Merhaba yazılımla AR eğitimlerimize hoş geldiniz. Ertuğrul Hocam, hiç başlamadan önce şimdi şunu söylememiz gerekiyor. Bu eğitim kimin için? Biz bu eğitim setini kimler için hazırladık? Şimdi hocam, AR hiç bilmeyen, hayatında hiç kullanmamış ama AR öğrenmek isteyen öğrencilerimiz vardır. Biz bu öğrenci arkadaşlar için AR eğitimimizi hazırladık. Eğer arkadaşlar sizde AR konusunda hiçbir bilginiz yoksa şu an doğru yerdesiniz. Biz sizin için bu seti hazırladık. Hatta bununla yetinmeyip iki türlü şekilde bu eğitimlerini sizlerle paylaşmaktayız. Bunlardan birincisi sizin de gördüğünüz gibi uzun şekilde bir video, yani yaklaşık 2,5 saatlik bir videomuz var. Sıfırdan başlayıp sizi ta orta seviyeye kadar götüreceğimiz bir eğitimi hazırladık Ertuğrul Hocam. Diğeri de bazı öğrenci arkadaşlarımız, bilmiyorum sizde var mı, böyle uzun süreli bir video gördüğü zaman bir korkuyor. Sıkılabiliyor. Biz de bunu düşünerek arkadaşlar, dostlarım, bunların aynısını parçalı olarak da kanalımıza yükledik. Yapmanız gereken sadece merhaba yazılım yazarak YouTube'da aratıyorsunuz. Sonra kanalımıza oynatma listesine gelip sıfırdan AR öğrenme dersine tıkladıktan sonra parçalı olarak da videolarımızı görebilirsiniz. Diyerek hem arkadaşlarımıza videolarımızın yerini hem de kimlerin bu videolardan yararlanabileceğini söylemiş olalım hocam. Şimdi hocam, başlamadan önce size şunu sormak isterim. Hocam, daha önce hiç AR kullandınız mı? Daha önce hiç AR kullanmadım. Ancak teorik derslerimizde bize gösterildi tabii ki de. Hani bunun tamamen basic kısımları gösterildi. Ama bana kod yazma vesaire derseniz ben AR kodu yazamam. Peki hocam, AR ne için kullanılır? Ya da AR'ın çalışma prensibi nedir? Yani bu konularda bir bilgimiz var mı? Genel olarak hocam, benim anladığım kadarıyla AR daha çok özellikle biyoinformatik kısımlarında kullanılıyor. Ama tabii ki de genel bir kod uygulaması olduğu için genel olarak kullanılabilir. Evet. Ertuğrul hocamızı duydunuz arkadaşlarım. Yani evet, yakın diyebiliriz. Çünkü AR genel olarak veriye daha yoğunlaşmış durumda. Bildiğiniz gibi bizim kanalımızda Java ile eğitim, Python ile eğitim ya da diğer birçok yazılım dilleriyle eğitim dillerini görebilirsiniz. Yani eğitim veriyoruz bunlara. Bunlara da gidip izleyebilirsiniz. Hocam, bu dillerin de bir kullanım amacı var. Mesela az önce ben AR veriye odaklanmış dedim. Bunun sebebi ne? Çünkü veri analizini Python'la da yapabilirsiniz. Neden o zaman AR var? Çünkü hocam AR daha kapsamlı bir şekilde veriyi bize sunabiliyor. Görselleştirme açısından arkadaşlar farklılık oluyor. Orta seviye eğitimlerimizde eğer izlemek isterseniz onu da sizin için oluşturacağız. Birçok plot. Plot biliyor musunuz hocam? Plot yani görüntü diyelim. AR'ın görüntü kısmına plot diyoruz. Kimisi pilot diyenler de var ama arkadaşlar biz plot diyelim daha güzel olur. Çünkü pilot birazcık sinir bozucu olabiliyor hocam. O yüzden biz plot diyoruz. Orta seviyelerde bunları da size göstereceğiz. AR hocam işte bu nedenle verinin üzerinde bir tık daha fazla durmuş. Siz biyoinformatik dediniz alanınızdan ötürü. Çünkü biz aynı zamanda MBG öğrencisiyiz. MBG okuyoruz. Biyoinformatik de bizim biyolojik veri analizi. O yüzden hocamın aklına direkt biyoinformatikçiler de kullanıyor. Aslında onlar da bir veri analizi yapıyor. O yüzden çok doğru. O yüzden arkadaşlar şunu diyebiliriz. AR veri analizi için kullanılan bir yazılım dilidir. Sadece veriyi analiz etmek için değil, aynı zamanda web'de geliştirebiliyoruz hocam. Bu çok güzel bir şey. Tabii ki şöyle düşünsenize. Eğer AR bu kısımda eksik kalsa bunu bu sefer kullanıcı neden tercih etsin ki? Ya Python var. Python tercih eder. Ya bunu bu şekilde düşünebiliriz. Sonuçta kapsamlı bir veri düzenleme yapabiliyoruz. Kesinlikle. Ve ayrıca web sitesi kesinlikle hocam. Ondan daha iyi bir uygulama kesinlikle olamaz. İlerleyen zamanlarda zaten arkadaşlarımıza da göstereceğiz. Shiny paketiyle web dizaynı yapabiliyoruz. Neyse arkadaşlar. Şimdi diğer bir kısma geçecek olursak AR bu amaçlarla kullanılabiliyor. Aynı zamanda da AR'ın kendi içerisinde bir mantığı vardır. Her yazılım dilinin kendi içerisinde zaten bir mantığı vardır ve bu mantıklar göreceksiniz çok benzerdir. Arkadaşlar AR kendi içinde bazı fonksiyonlara, bazı işlemlere, bazı özelliklere sahiptir hocam. Mesela AR'la toplama işlemi yapabilirsin. 3+4 yazarsak AR sizin bunun cevabını 7 olarak verecektir. Bir küçük bir düşündüm yanlış cevap vermemek için. Bunu Python'da mesela tam düzgün yapamıyoruz diye biliyorum ben. Yok hocam. String karışmasından dolayı. Şu şekilde daha açıklarsak daha doğru olur hocam. Çünkü Python'a da yapabiliriz. Python'a da 3+4 dedik mi cevabını veririz. String o biraz daha farklı bir konu. Siz söylemek istediğinizi anladım. Bazen şöyle oluyor. Print fonksiyonunu kullanan arkadaşlar. Print tırnak içerisinde bir yazdığınız zaman bunun sonucu 1'dir ama string 1'dir. Ama aynı zamanda atıyorum x atadınız, 1'e atadınız. Bu 1, bu digit olan 1'dir. Siz onu demek istediğinizi ben anladım. Ama benim söylediğimde hem R hem Python'da bunu yapabilir hocam. Aynı zamanda da R'ın kendi içerisinde arkadaşlar kütüphaneleri vardır. Sakin olun şu an. Ya hocam, Hasan hocam ne diyorsunuz? Biz RBase nedir bilmiyoruz, paket nedir bilmiyoruz. Shiny nedir bilmiyoruz. Hiç endişelenmeyin. Hepsini emin olun benden de daha iyi bileceksiniz. Daha da iyi kullanabileceksiniz. R'ın kaldığım yer hemen devam. R'ın kendi paketleri vardır hocam. Bu paketlerin içerisinde arkadaşlar bize yardımcı olacak fonksiyonlar yüklenir.
Biz bu fonksiyonları kullanarak istediğimiz şeyleri, atıyorum istediğimiz bir veri işlemesini, veri analizini, plot almayı, genere etmeyi gerçekleştirebiliyoruz diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu kısımlar biraz daha hazırlıklı diyelim hocam. Şimdi ise arı kullanacağız. Peki arı nasıl kullanacağız? Bunun için şimdi hemen bilgisayarımıza geçelim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bilgisayarımıza geçtik Ertuğrul hocam. Ben Mozilla yani Firefox kullanıyorum daha doğrusu. Burada sizce yapmamız gereken Hasan hocam, şimdi arı kullanmadan önce biz arı yüklememiz gerekiyor. Tabii ki. Şimdi bize Hasan hocam burada arı nasıl yükleyeceğiz onu Evet, çok doğru. Hocam bu çok basit bir şekilde yani eskiden RStudio şu şekilde RStudio indir yazdığımız zaman hocam şunu görebiliyorduk. Ya şu yukarıdaki gördüğünüz gibi arkadaşlar siz de görüyorsunuz. rstudio.com vardı, şimdi o değişti hocam. Posit satın aldığı için artık Posit üzerinden indirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi hocam bir install R var, bir de install RStudio var. Peki bunlar nedir? Şimdi arkadaşlar biz indirirken lütfen buraya dikkat edin. İkisini de indiriyoruz. Ama ilk zaten adamlar yazmış buraya. İlk birinci olan install R ile bizim arı konsol üzerinden çalıştırmamızı sağlayan bir paketi indiriyoruz. İkincisi de herkes hocam konsol kullanamaz. Arı yürütmemizi sağlayacak bir arayüz. İkisi de arı yürütür hocam. Biri konsolda, diğeri install RStudio'da dediğimiz daha güzel, görselleştirmesi daha güzel olan bir aracı uygulama diyebiliriz. Biz ikisini de indiriyoruz. Arkadaşlar bu da içiniz rahat olsun. Direkt download and install R dediğiniz zaman ve diğer taraftan da download RStudio Desktop for Windows dediğiniz zaman ikisini de hocam çok rahat indirecekler. Hem Windows için hem macOS için. Yani kullandığınız Apple cihazlarınızın hepsinde indirme şekli aynıdır. Şimdi ben indirip çok süre kaybetmek istemiyorum. Aynı şekilde indiriyorsun. İndirdikten sonra arkadaşlar bizi şu ekran karşılayacak. Peki Hasan hocam, ekstra bir yapmamız gereken atıyorum kurulumda herhangi bir prosedür var? Hocam açıldıktan sonra kurulumda hepimizin bildiği gibi next finish bitti. Bu kadar yaptıktan sonra arı çok rahat bir şekilde kullanacaksınız ve ilk açtığınız zaman arkadaşlarım şu ekranı göreceksiniz. Şimdi hocam burada başlamadan önce şu an gördüğünüz gibi benim ekranım bir konsol görüyorum. Önümde bir konsol açık. Terminal kısmım var, background jobs kısmı. Bunların hepsinin detaylı ne olduğunu arayüz incelemesinde göreceğiz tabii ki. Environment kısmım var. Plot dediğimiz az önceki plot kısmımız var. Başlamadan önce de şimdi şunu yapmamız lazım. Hocam genelde koyu temaları tercih ediyoruz. Bunun sebebi nedir? Çünkü daha net olması için. Daha net, hem de uzun süre bilgisayar başında durduğumuz için gözlerimiz yorulabiliyor. Herhangi bir sıkıntı olabilir. O yüzden koyu temalar daha çok tercih ediyoruz. Ama nasıl değiştireceğiz? İlk başta arkadaşlarımız R uygulamasını indirdikte beyaz görecek. O yüzden hemen şuraya geliyoruz. Bakın burada bir tools kısmımız var. Sekmemiz en altta Global Options kısmına bastıktan sonra temayı ayarlayabiliriz. Bakın şurada hemen Appearance kısmı var. Burada arkadaşlarımız istediğini seçerek, şurada bir sürü zaten temamız var. Seçerek istediklerini kullanabilirler. Ben zaten bir tane seçtim. Şimdi arkadaşlar şunu yaparak da videomuzu sonlandıralım. Diğer videomuzda ise arayüzü daha iyi öğrenelim. Ve yavaştan kod yazmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar kodları isterseniz konsol kısmına yazabilirsiniz ama kodlarımızı kayıt etme aşamasına geldiğimiz zaman Ertuğrul hocam konsoldan gidebilirler. O yüzden soru şu: ben kodlarımı, R'da yazdığım kodlarımı nasıl save edebilirim? Nasıl koruyabilirim? Onun için ne yapıyoruz hocam? Script'i bilirsiniz hocam. Evet. Script dediğimiz bir şey oluşturacağız. Yani kodu yazacağımız sayfa diyelim. Bunu nasıl oluşturuyoruz? Arkadaşlar siz de eğer ekranda şu mouse'umu takip ederseniz bakın sol üstte artı beyaz bir sayfa var. R-Script. Aynı zamanda Ctrl Shift N'le de açılabiliyor hocam. Açıkçası ben bu kısmı hiç kullanmadım ve az önce gördüm ne olduğunu açıkçası. Aslında bize bir tane açılacaktır. Bunu kaydetmemizi sağlıyor. Zaten hocam şurada bu çok Ctrl S'e basmamız gerekiyor. Ctrl S'e bastıktan sonra nereye kaydedeyim vesaire bize soracaktır. Lütfen çalışmalarımızı arkadaşlar kaydedelim. Çünkü ilerleyen zamanlarda işimize göreceğiz. Çünkü şöyle olabiliyor hocam. Ben yaklaşık bir sene önce yazmış olduğum bir veri analizi R-Script'im benim ihtiyacım oldu yani benim ona. Ve bir sene sonra arkadaşlar yazdıktan bir sene sonra ve bunu bulmak zorundayım. O yüzden kaydedelim, klas söyleme işlemlerine çok dikkat edelim. Şu an için ilk video için burada sonlandıralım hocam. Hem arkadaşlar da çok yorulmasın. Arkadaşlarımdan tek ricam arı güzel bir şekilde kursunlar. Dediğim gibi kendilerine visualization'ını, görselliğini kendilerine göre ayarlasınlar. Siz bu şekilde yapın arkadaşlar. Diğer videoda da hem arayüzümüzü daha iyi öğrenelim hem de ilk kodlarımızı yazalım. Hocam şimdi yeni başlayan arkadaşlar arı eğer ilk defa kurduysanız şöyle bir ekran sizi karşılayacak. Bunu zaten ilk videoda söylemiştik. Evet. Hatta direkt siyah fontta değil bunu normalde beyaz olarak çıkıyor dedik. Evet. Geliyor. Nasıl değiştiriyorduk hocam, hatırlıyor musunuz? Hocam yine temalar
görünüş, appearance kısmındaydı. Evet. Neredeydi hocam? Tools kısmında. Evet. Global option'ı seçiyorduk. Buradan appearance'a bastıktan sonra arkadaşlarım kendi göz zevkinize göre burayı istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi hocam genel olarak bir arayüzümüze bir bakalım. Şimdi bizi ilk karşılayan kısım şurada hem arımızın version'ı yani hangi versiyonda olduğu yazar. Şurada da hangi directory'de. Directory dediğimiz hocam bizim R dosyamızın nerede olduğu ya da R'ın içerisine bir data import edeceksek hangi directory'den, hangi çalışma yerinden, hangi klasörden import edeceğimizi gösteren yer hocam gördüğünüz gibi şu version'ın 4.3.1'in yanındaki C ile başlayan kısımdır hocam. Biz şu an burada ilk olarak konsol kısmını görüyoruz. Hocam konsol kısmı nedir? Bir bilginiz var mı bu konuda? Hocam anladığım kadarıyla konsol kısmı bizim yazdığımız kodların görünüşünü elde edebileceğimiz yani yazdığımız kodların sonucunu görebileceğimiz ama kaydedemeyeceğimiz bölgelere biz konsol. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet arkadaşlar Ertuğrul hocam %100 haklı. Biz konsolda yapmış olduğumuz kodların sonuçlarını görüyoruz. Ancak şöyle bir sıkıntı oluyor genelde. Biz R'ı kapattığımız zaman bu konsol gidecek. Yani biz peki tekrardan nasıl ulaşacağız hocam buraya? Bilmiyoruz. RStudio'yu tasarlayanlar hocam zaten bu kaydedilmeme durumunu düşünüp script'i oluşturmuşlar. Script dediğimiz şey de hocam bizim kodlarımızı içerisine yazdığımız kısım. Peki şu an burada öyle bir kısım var mı? Yok. Bu kısmı nasıl oluşturuyoruz? Bakın hemen şurada sol üstte bir tane beyaz bir sayfa var hocam. Bakın üzerine geldiğimde de new file diye bir belirteç, bir uyarı çıkıyor. Hocam ben buna bastığım zaman bakın RScript. Ctrl+Shift+N'le de oluşturabiliriz ya da buradan direkt oluşturabiliriz. Hocam bunun üzerine tıkladığımız zaman bakın konsol kısmımız böyle tutup yukarı aşağıya kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Konsol kısmımız gördüğünüz gibi alt kısımda kalıyor ve scriptimiz burada. Tamam. Peki hocam şimdi burada kayıt işlemleri vesaire onlara geleceğiz. Hemen sağ tarafta alt kısma baktığım zaman files kısmı görüyorum. Hocam files kısmında fark ederseniz bakın şuradaki C ile başlayan bakın şu kısımdaki şu version'ın yanındaki kısımla buradaki kısım çok benzer. Burada bizim working directory'mizi gösteriyor ve bu directory'deki dosyaları gösteriyor. Diyor ki sen böyle bir çalışma yeri oluşturun. Buranın içerisinde hangi dosyalar var? Buradan görebiliyoruz hocam. Hemen yan tarafında tabi bakın burada yeni dosya oluşturabilirsiniz. İsterseniz isim verebilirsiniz. Boş bir tane script içerisini açabilirsiniz vesaire vesaire. Hemen yan tarafında hocam Plot'u görüyoruz. Arkadaşlar Plot biz şu an bu eğitimimizde Plot'ları görmeyeceğiz. Neden hocam? Çünkü şu an giriş seviyesindeyiz. Ama orta seviye eğitimlerimize geldiğimiz zaman işimiz dostlarım hep Plot'ta olacak. Bir sürü plot alacağız. Box plot alacağız, line grafik alacağız hocam, significance ekleyeceğiz. Yani aklınıza gelebilecek birçok arayla alınabilecek görüntü sizle birlikte alacağız ve çok kolay bir şekilde arkadaşlarımız da alabilir. İşin görüntüleme kısmı olduğu için biraz daha üst seviye. Evet hocam bir tık daha üst seviye o yüzden şimdilik oraya geçmeyeceğiz. Yan tarafta packages var. Hocam packages dediğimiz kısımda bizim R'da kullandığımız paketler. Hatırlarsanız ilk derste bahsetmiştik. İlk dersimizde belki bu videoda bizi gördünüz. İlk dersimizde bize hocam şu kartlar kısmı hangi tarafta olduğunu kartlar kısmında editör arkadaşımız koyar. Oradan arkadaşlarımız da ulaşırlar. İlk videoda da hocam fonksiyon, paket nedir vesaire konuşmuştuk. Hocam daha detaylı ilerleyen derslerde paketleri de göreceğiz arkadaşlar. Çünkü çok önemliler R içerisinde. Buradan hocam paketleri kontrol edebiliyoruz. İstiyorsanız burada install'e basıp paket ismi yazıp install edebiliriz ama bunun daha güzel bir yolu var. Onu da arkadaşlar ilerleyen videolarda göstereceğim. Hocam her kısmında R'ın bize yardım ediyor. Atıyorum şu fonksiyon nasıl kullanılır gibi. Viewer kısmında da hocam Shiny, R'da Shiny vardı. WebTool gibi böyle R'ın dışarısına, lokale doğru giden bir yolda oradaki görüntüyü bize buraya yansıtan kısımdır. Presentation kısmında herhangi bir sunum vesaire kullandığım zamandır hocam. Hemen üst kısma geliyorum. Şimdi hocam arkadaşlar düşünebilir niye bu kadar detaylı anlatıyor? Hocam burası çok önemli. Şimdi birazdan göreceksiniz. İlerleyen zamanlar arkadaşlar. Şimdi birazdan kod yazmaya başlayacağız. Buranın her yerini kullandığımızı göreceksiniz. Şu an belki şu files kısmı, plot kısmı çok bir işimiz olmayacak. Ancak environment kısmı, script kısmı, console kısmı sürekli işimiz olacak hocam. O yüzden buraları çok iyi öğrenmemiz gerekiyor dostlarım. Environment kısmında da hocam olur da eğer bir değer atarsak, bir tane data table import edersek, import etmek R'ın içerisine dışarıdan bir veri almak. Alırsak bu gibi verilerin kaç tane kolonu olduğu, kaç tane satır olduğu ya da uzunluğu vesaire bilgisinin verildiği kısma da hocam environment diyoruz. Burada gördüğünüz gibi import eğer bir data setiniz varsa buraya import edebilirsiniz. Hemen yan tarafta history. Ya daha önce neyde çalışmıştınız? Bakın hocam ben başlamadan önce size küçük bir örnek vermiştim. Ertuğrul yani bir print fonksiyonu. Bakın hemen onu kaydetmiş zaten. Connection kısmında da bizim bağlantılarımız uzaktan ya da yakın herhangi bir bağlantı varsa onu gösterip tutorial kısmında hocam R'ın bizim için hazırladığı eğitimlerin içerdiği yer. Buraya tıkladığımız zaman zaten bizi tutorial'a yani eğitim yerlerine götürür. Diyerekten arayüzümüzü bu şekilde bitirebiliriz. Şimdi dostlarım kod yazmaya başlamanın vakti geldi. Şimdi ben bu kısmı sizin için kapatıyorum. Neden kapattığımı da anlatacağım. Şimdi şu kısmı
Öncelikle şuradan şöyle çekelim. Süper. Şu şekilde burayı bir kapatalım. Şimdi hocam ben burada gördüğünüz gibi tüm derslerimizi dostlarım sizler için, dostlarımız için hazırladım hocam. İlk başta zaten ilk dersimizi yapmıştık. Şimdi sıra ikinci dersimizde. İkinci dersimize giriyoruz. Başlamadan önce şimdi arkadaşlarımızla çalışacağı için script oluşturmaları gerekiyor. Hocam sadece şunu sormak istiyorum. Script'i biz nasıl oluşturuyorduk hatırlıyor musunuz? Sol üst kısımda. Mouse'da bir gösterir misiniz hocam bize? Bir tane oluşturun. Tıklayın evet. New file'dan R-Script dediğimizde yeni bir script oluşturabiliriz. Peki hocam şimdi fark ettiyseniz benim burada oluşturduğumda R, ders 2, basit matematik işlemler vesaire gibi bir uzun adı var burada görüyorum. Ama untitled yeni oluşturdu. Neden untitled? Çünkü yeni save olmamış. Daha kaydedilmemiş. Hatta şöyle bir şey var burada. Buyurun hocam siz onu söyleyin. Biz kaydederken buna isim de verebiliriz. Tabii ki hocam. Tabii ki isim verebiliriz. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Ben şuraya herhangi bir şey yazıyorum. Merhaba yazalım diye bir şey yazdım. Şimdi hocam burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Untitled birin üstüne bakın ne çıktı? Yıldız. Yıldız ne demek biliyor musunuz hocam? Dostlarım kaydetmedin diyor. Bak sen bu dosya içerisinde bir değişiklik yaptın ama yıldız ben sana yıldız koyuyorum. Anla kaydetmedin. Kaydet. Bize bu dosyayı kaydediyor. Nasıl kaydedeceğiz hocam? İstiyorsak Windows kullanıyorsanız Ctrl S'ye basabilirsiniz. Kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz zaman hangi direktörü ekleyeyim diye çıkacaktır. Burada size tavsiyem dostlarım lütfen bu şekilde yapın. Buraya gelmeden önce hiç başlamadan önce masa üstünüze gelin. Bir tane yeni klasör oluşturun. Bütün derslerimizi buranın içerisine koyalım. Çünkü hocam ilerleyen zamanlarda data import edeceğim zaman aynı çalışma ortamında dosyalarımız olması çok önemli dostlarım. Bakın fark ettiyseniz bunu ben size söylüyorum. Bakın ben de burada sizler için oluşturdum. Evet. Tamam. Şimdi o zaman hemen arada kaldığımız yere devam edelim. Bir de hocam bir sorum var. Atıyorum siz bunu kaydetmediniz ama şu çarpı tuşuna bastığınızda direkt gider mi? Hocam kaydetmemizi istiyor. Çünkü sen bir şey yaptın. Evet önden. Hı-hı. Sen bir şey yaptın bak kaydetmedin. Ya biz ne diyoruz? Tamam şu an don't say çünkü bizim işimiz burayla. Hı-hı. Şimdi hocam ben arkadaşlarımız daha iyi görsün diye şurayı büyütüyorum. Şu kısmı biraz kısıyorum. Konsolu da aşağıya. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi burada birkaç tane yazı görüyorsunuz. İşaretler görüyorsunuz. Öncelikle bunlar kod değil. Neden kod değil? İlk dersimiz şu. Eğer biz R içerisinde hashtag işareti. Nasıl yapıyoruz hashtag işareti? Alt 3'e bastığımız zaman hashtag işareti yaparız. Bu bizim için R'da yorumdur. Yani sen kod yazmayacaksın. Kendine bir not tutacaksın. Ya da kendine bir yorum yapacaksın. Bunu bu şekilde burada saklıyoruz. O yüzden burada görülen hiçbir şey kod değildir. Zaten fark ederseniz hocam. Kanalımızın ismi, benim ismim, dersimizin konusu. Başlıklar vesaire. Başlıklarımız neler işleyeceğiz vesaire. Anladığım kadarıyla hocam burada koyduğunuz hashtag aslında o kodun yazılmasını kapatıyor gibi. Orada bloke yapıyor gibi. Evet evet. Hı-hı. Hatta ben bunun hocam onu kod olarak algılamaması için bir fonksiyon diyebiliriz. Kesinlikle. Hocam hatta şurayı okursanız ben bilerek burayı silmedim. Hasan yeni bir klasör açtır önce ardından yeni bir script açtır. O klasöre kaydettir sonra başla. Diye bakın ben burada kendime bir not tutmuşum. Evet. Neden? Çünkü az önce gibi arkadaşlar anlattığım gibi bazı şeyleri unutabiliriz. O yüzden Arda'da unutmamak için arkadaşlarım hashtagle kendimize notlar alıyoruz. İzleyicilerimiz de aynı şekilde kod yazmak isterlerken küçük notlar alarak kendilerine kesinlikle hocam. Şimdi R'ın arayüzünü öğrendik, mantığını öğrendik, nasıl indirilir falan öğrendik. Şimdi dostlarım kod yazma vakti geldi hocam. Başlayacağız. Öncelikle bu dersimizde ne öğreneceğiz? Başlığımızda da gördüğünüz gibi matematiksel işlemleri öğreneceğiz. Fonksiyonları tanımlayacağız. İlk fonksiyonumuz olan print'i yazacağız ve error mesajları yani hata mesajlarıyla nasıl mücadele edeceğiz bunu göreceğiz dostlarım. Hemen hız kesmeden başlıyoruz. İlk başta gördüğümüz gibi bunu ilk dersimizde yine konuşmuştuk. Şimdi dostlarım söylediğim gibi burada hiçbir kod yazmıyor. Kodları hep birlikte burada uygulamalı olarak yazıyoruz. R toplama işlemi yapabilir mi hocam? Tabii ki yapabilir çünkü R nedir? Neredeyse istatistiksel analizlerin hepsini çok rahatlıkla yapabileceğim bir uygulamadır. O yüzden hemen başlıyoruz hocam. İstersek konsola yazabiliriz, istersek script kısmımıza yazabiliriz ama biz şu an script yazmaya başlayalım. Şimdi hocam 5 artı 3 dedim. Cevap? Gayet net 8. 8. Evet. Şimdi fark ederseniz burada bir tuş kombinasyonu ben yaptım ama klavyemi göremiyorsunuz. Arkadaşlar Windows kullanıyor iseniz Ctrl Enter'a basarsanız bu şu kod satırını çalıştır demektir. Ya da hiç bunu yapmayıp buraya gelip hemen şurada run kısmı var görüyorsunuz. Run kısmına basıp yine kodu çalıştırabilirler. Eğer Mac kullanıyorsanız bu da Command Enter olacaktır hocam. Sadece Enter bir işe yarar. Sadece Enter işe yarar hocam. Nasıl işe yarar? Sadece Enter'a basıyorum. Satır atları. Space atlıyoruz hocam. Yani kodu çalıştıramayız. Yani. Kodu çalıştıramayız. Space atlıyoruz. Evet, kesinlikle hocam.
Çok basit bir şekilde 5 artı 3 dedim. Bana 8 cevabını verdi. Hemen geliyorum. Ha bu arada arkadaşlarım, hocam şunu da sorabilirler. Ya Hasan hocam burada siz kodları yazıyorsunuz vesaire vesaire. Biz bunları nereden bulacağız, tek tek yazacak mıyız? Arkadaşlar lütfen bu dersi dinlerken arkanıza yaslanın, çayınızı alın, öğrenmenize bakın. Ben ilerleyen zamanlarda bu kodlara, hatta galiba yanlış hatırlamıyorsam bir sonraki videoda nasıl erişebileceğinizi göstereceğim. Biz zaten bunları sizin için GitHub'a yüklüyoruz. Evet. Hocam GitHub'ı bilmeyenler olur, onu da anlatacağım. Tek tek kodlarımızı oradan nasıl bulabilecekler hepsini göreceksiniz. Sadece şu an arkadaşlar lütfen arkanıza yaslanın ve anlamaya çalışın. Şuna emin olabilirsiniz ki çok basit. Hocam bilip kullandığımdan dolayı değil. Ben bu dersi hiç bilgisayar kullanmayanlara verdim. Yani bilgisayar kullanamıyor ama şu an R'la kendi analizlerini yapabiliyorlar. O yüzden dostlarım ümidinizi kaybetmeyin. Sadece arkanıza yaslanın, dinleyin. Hemen kaldığımız yere geri dönüyoruz hocam. 5 artı 3 8 cevabını verdi. Hemen hazır 5 ile 3 ile başlamışken 5 eksi 3 dedim. Kontrole bastım. Kontrol enter'a bastım. Ve cevabımı 2 olarak hemen konsol kısmından gördüm. Bölme kısmına geliyorum. Hemen bu sefer tam sayı yapalım mı hocam? Ya da tam sayı yapalım. 6 bölü 2 diyelim. 3 cevabımı gördüm. Hemen geliyorum. Çarpma işlemimi yapacağım. Çarpma işlemini nasıl yapacağım hocam? Bir fikriniz var mı? Hangi işlem? Yıldız. Evet. Çünkü hocam x koyarsak x nedir? 1. X algılar onu. Evet. X algılar. O yüzden yıldız koyuyoruz. Zaten hocam bilgisayarda az çok bilen. Genelde zaten hesap makinesi, yani bilgisayardan hesap makinesi kullanan arkadaşlar da bilir ki evet. Yıldız çarpma. Kesinlikle hocam. Çok doğru. Evet. Hemen çarpmamı çalıştırıyorum. Cevabı 12 görebiliyorum. Arkadaşlar buralar çok kolay olduğu için sizin zamanınızı böyle çok kolay bir şeyle tüketmek istemiyorum. O yüzden hızlı geçiyorum. Rahat olun, zaten çok kolay, çok hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Ha belki bu kısma geldik. Şu an üst alma kısmına geldik. Belki bu kısımda bilmiyor olabiliriz. Hocam üst almada mesela onun ikinci kuvveti, onun ikinci üssü nedir? 100 olduğunu biliriz. Evet. Bunu R'da nasıl yapıyoruz? Hocam şu. 2 yıldız 2 koyduk mu? 100. Mesela ben bunu bilmiyordum. Bir burası bilinmez hocam. Bakın üst alma 2 dedim. Bunun başka bir yöntemi daha var. O da dostlarım şu şekilde yapıyoruz hemen. 10 nedir? Yine bilgisayarcılar bilir. Bir şeyin üzeri şu işaret vardır. Üçgen bir denilir. Evet. Genelde zaten 3'ün üzerinde olur ama bunu shift 3'e bastığından sonra bir şey çıkmıyormuş gibi gözükür ama bir tuşa basarsanız hemen gelir. Sonra silip 3'e basarsanız tak. Bu sefer yani üçüncüsünü alarak almada evet. 2 tane şansımız var. Evet hocam. Biri herkesin tabii ki de bildiği olan üçgen. Evet. Diğeri de 2 tane yıldızla da üst alabilir. Evet hocam. Çok rahat üst alabilir. Şimdi dediğim gibi bilmiyorsak bu kısımları bilmiyoruzdur. Ama görüyoruz. Tam bölme var hocam. Şimdi tam bölmeyi nasıl yapacağız? Mesela şöyle düşünelim. Ben 10 ile 3'ü bölebilirim. Ve sonucu 3.33 bilmem bir şey bulabilirim. Hı hı. Peki onu 3'e tam nasıl bölebilirim? Bunu R'da nasıl yapabilirim? Hocam bunu da şu şekilde yapıyoruz. Bakın şimdi. Bölme işareti bu. Yapıp 3 dediğimiz zaman cevap kaç hocam? 3 dostlarım. Burada R'ın syntax. Neydi hocam syntax, hatırlıyor musunuz? Syntax bildiğimiz kadarıyla syntax dilin formatı. Evet, dil formatı. Yani nasıl yazılır sorusunun cevabı syntax zaten. Hı. Bu R bunu bu şekilde yapmıştır. Bakın onu 3'e böldüğünüz zaman cevabı 3.33 bilmem bir şey. Ama tam bölmek istiyorsanız bazen arkadaşlarım datayı manipüle ederken, yani datayla oynarken tam bölmeye ihtiyacımız olur mu? Bunu kullanalım. Bu çok önemli bir bilgi. Bu arada hocam bazı terimler kullanıcılar için, izleyiciler için karmaşık gelebilir. Tabii. Burada data dediğimiz şey arkadaşlar veri. Evet. Yani bazen karışık olabilir. Hocam genel jargonda data dediğim için. Tabii çok kişi alışık bilir. Bazıları bilemeyebilir. Tabii. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Arkadaşlar data arada söyleyebilirim. Veri demek. Yani biz veri için datayı birazcık daha çok kullanıyoruz diyelim. Tamam. Peki hemen kaldığımız yere gelelim. Şimdi de kalan bulma diyelim. Peki hocam onu 3'e böldüğüm zaman kalan kaçtır diye bulmak için ne yapacağım peki? Çok pardon. Hı. Şöyle bir şey yapıp 3 dersen bana sonucu kaç verir? 1. Şöyle bir mantık kuralım mı? Yüzde işareti bölme yüzde diyor ki tam bölerim. Tam bölüyor. Ama bölmeyi çıkarırsan da diyor ki ben sana bölme işlemi yapmam, al sana sadece kalanı veririm. Yani bir naz yapıyor gibi düşünelim mi? Ar bize naz yapıyor olarak düşünebiliriz. Evet, çok mantıklı. Şu an aklıma geldi. Çok güzel bir şey. Araya bölmeyi koyarsan diyor ki bana yüzdeşer. Arkadaşım bana ne yapacağımı söylüyorsun bölme. İyi al, ben sana işimi %100 yapıyorum, tam bölüyorum. Yüzde araya diyelim bölme şartını koymadınız mı? O zaman ben de sana sadece kalanı veririm. İşine yarıyorsa kullan kardeşim diyor. Şimdi bu kısım bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok kolay. Çok kolay. Sadece dediğim gibi şu kısımları belki yeni gördünüz ama çok kolay. Bravo. Şimdi gelelim hocam
R'ın can alıcı noktalarından biri de. Dostlarım, biz fonksiyonları her yerde kullanıyoruz. Şunu söyleyeyim. Şurada yaptıklarımızı şu şekilde adlandırabiliriz. R-base. Niye R-base? Çünkü bunları R kendi içerisinde bir fonksiyon olmadan yapabiliyor. Aynı zamanda da R'ın kendi içerisinde bu özellikler var diyebiliriz. Çünkü hocam neden? Fonksiyonlara geldiğimiz zaman bazı fonksiyonlar R-base. Yani R'ın kendi içerisinde, bazı fonksiyonlarda R-base değil bir pakete bağlı. Yani paketi indirmeden o fonksiyonları kullanamıyoruz hocam. Burayı çok iyi bilelim. R-base'de olması hiçbir pakete gerek yok. Varsa zaten R o kendi içerisinde var. R-base olmayanlar için de paket indiriyoruz dostlarım. Neyse. İlerleyen zamanlarda zaten bunları çok daha konuşacağız. Aslında hocam bir de sorum olacak. Tabii. Biz R'ı kullanırken dışarıdan bir kod alıp R'a işleyebiliyoruz. Hocam. Bu her kullanıcı için ya da nasıl diyeyim her program için geçerli. Ben örnek veriyorum, Python için de geçerli. Evet. Şimdi hocam syntax konusundan bahsetmiştik hatırlarsanız. Her programlama dilinin hepsinin kendi farklı. bir Şimdi biz hocam göreceksiniz error mesajlara geldiğimiz zaman error'u çözmek için Google'a soracağız hocam. Doğru mudur? Orada biz ne göreceğiz? Bazı insanlar bizle aynı hatayı yapmış, çözüm yolları var. Kodu paylaşmışlar. Kodu kopyalayıp yapıştıracağız. R için aynı, Java için aynı, Kotlin için aynı, SQL için aynı, CSS için aynı, JavaScript için aynı. Hepsi aynı. Bu dilleri çok saydım çünkü biz bu eğitimlerin hepsini kendi kanalımıza verdiğimiz için otomatikman bunları saymaya başladım aslında. Yani isteyenler varsa o eğitimlerimizi görmek için kanalımıza gidip diğer videolarımızı çok rahatlıkla görebilirsiniz. O eğitimleri de alabilirsiniz. Hocam hemen kaldığımız sorunuza cevap verebildim mi? Anladım. Teşekkür ederim hocam. Şimdi fonksiyona geldik. Arkadaşlar fonksiyon nedir? Ya da ben bir kod parçasının, kod satırın fonksiyon olduğunu nasıl anlarım? Hocam gördüğünüz parantezi fonksiyonun yanına hemen koyuyoruz. Bu fonksiyon. Mesela bugün kullanacağım fonksiyon. Dikkat edin. İşte R beni anlıyor ya. R cidden beni anlıyor. Az önce ne söyledim hocam? Bazı fonksiyonlar base R'dır. Ne yazıyor arkadaşlarım yanında? Base. Bakın hemen base. Yani diyor ki bana bir paket indirmene gerek yok. Bende bu var. Al kardeşim kullan. Biz de ne diyoruz? Tamam var kullanıyoruz hemen. Bakın base. Ve şöyle güzel bir şey vardır. Bakın ben imlecimi mouse'un üzerine getiriyorum. Neden? Çünkü hocam şurada bakın nasıl yazılacağını, nasıl kullanılacağını bana gösteriyor. Tekrardan yapıyorum dostlarım. İşin doğru formatını da aslında bize gösteriyor. Evet bakın ne diyor hemen yan tarafta? Print x, buraya x bir şeyler yaz. Bak bu print its argument returns it invisible bir şeyler. Yani sen bunu kullanırsan şöyle bir şey olacak diye sana anlatıyor. Buradan bakıp da kullanabiliriz. Hocam şimdi şunu göstermek istiyorum. Tekrardan bir print yazmak istiyorum. Dostlarım iyi bakın. Print bak aşağı yukarı yön tuşlarıyla burada hareket edebilirim. Geldiğim yer işaretlendiği zaman enter'a basıyorum. Ne açıldı? Bize parantez geldi. Teşekkür ederiz. Bu da güzelmiş. Nedir bu dostlarım? Fonksiyon. Print fonksiyonu. Evet. Hocam nedir fonksiyon? Şimdi bir de arkadaşlarım için siz özetlediğinizde nasıl anlayacağım? Ben bir şeyin fonksiyon olduğunu nasıl anlayacağım? Bir şeyin fonksiyon olması için öncelikle programlamada özellikle R'da parantez olması gerekiyor. Evet. Parantezi gördüğünüz zaman hocam çok rahatlıkla eğer HD'nin içinde değilse hemen diyorduk ki alt 3 ile yaptığımız HD'nin içerisinde değilse parantez fonksiyondur. Ve peki şu gelmişken şöyle diyelim. Fonksiyon R'da nedir hocam? Şimdi biz bunu öğreniyoruz da niye öğreniyoruz? Hocam şimdi fonksiyon aslında kelime anlamı bir şeyi işlemektir. Yani işlemek demek de burada print'in fonksiyonu nedir? Print'in fonksiyonu yazdırmaktır. Doğru. Aynı şekilde de başka bir fonksiyon. Yani hepsinin farklı rolleri vardır. Hocam çok güzel bir açıklama oldu. Ben böyle açıklayamazdım bu arada. Teşekkürler. Dostlarım çok doğru. Fonksiyon bizim R'da yetenek kapımız gibi. O olmadan yapamıyoruz. Evet. Fonksiyon olacak çünkü niye? Birileri o fonksiyonu üretmiş. Hatta arkadaşlara sürprizim var. Bu eğitimin sonunda kendi fonksiyonlarını da yazabilecekler. Siz bu print'i siz yazabileceksiniz. Yani bu print özelliğini, fonksiyonunu arkadaşlarım siz üretebileceksiniz. Ya düşünsenize hocam giriş seviyesi eğitimi diyoruz. Ama sonunda o kadar rahatlıkla fonksiyon yazacaklar ki. Ben buna %100 garanti veriyorum ve çok mutlu olacağım. Ben de biliyorum hocam. Ya o yüzden fonksiyon iyi bilmek ve üretebilmek çok önemli. Çünkü eğer R'da bir şey var hocam diyelim. Sizin isteklerinizi karşılamıyor. Olmuyor. Ne yapıyoruz? Kendi fonksiyonunuzu kendiniz yazacaksınız. Zaten programlamanın da zaten ana işi kendi fonksiyonunuzu yazabilmektir. Kesinlikle dostlar. O yüzden fonksiyonların önemini iyice kavrayalım ve fonksiyonların ne olduğunu çok iyi bilelim. Bakın burada R base'de olanını gördük ve nasıl bunun fonksiyonu olduğunu, nasıl içerikler içerdiğinde yanındaki bilgi kutusuyla hocam görebilmiştik. Peki şimdi başlayalım mı bir fonksiyon yazmaya? İlk fonksiyonumuzu yazmaya. Gerçi ilk fonksiyonumuzla
kod yazıp çıktı almaya. Artık bir başlayalım. Hocam temizleyelim şuraları isterseniz. Bakın arkadaşlar şurada bir süpürge var. Süpürgeye basarsanız komple konsolu temizler. Bu ister yapın ister, ben genelde daha temiz gözüksün diye yapıyorum. Şimdi hocam yine konsola yazmayalım, buraya yazalım. Hocam print neydi sizin de söylemiş olduğunuz gibi? Yazdırmak. Dostlarım bakın tekrardan hemen hızlıca parantez açtım ama istiyorsanız şunu yapın. Shift ile 8'e bastığınız zaman otomatikman kendi de kapatacaktır parantezi. Evet. Şimdi hocam biz print içerisine yazı yazıyoruz. Yazı öğreneceğiz. Bir sonraki videoda data türlerini öğreneceğiz. Hocam print içerisine dostlarım string alır. String karakter. Karakter yazı. R'da ve genel olarak tüm programlama dillerinde harf, atıyorum isim, zaten hepsi harften oluşuyor. Arkadaşlar hocam string'tir. Tırnak olmadan yapamıyoruz. Kural, jargon. Arkadaşlar tırnaksız string olmaz. Eğer tırnaksız string koyarsanız ya sonuç alamazsınız ya da error alırsınız. O yüzden ne yapıyoruz? Tırnağımızı koyuyoruz. Tırnak arkadaşlar birin yanında, klavyenizde birin yanında böyle E üzeri tik var. Böyle değişik bir işaret. Ona bastığınız zaman kendi zaten tırnaklarımızı koyacaktır. Hocam ne yazıyoruz? Merhaba. Merhaba yazılım ile R. Arkadaşlar şöyle de bir tavsiyem var. Ben şu an o gözünüze kötü gelmesin diye yapmadım da. İngilizce karakterlere alışalım. Yani İngilizce'de bildiğiniz gibi küçük I yok. İ'dir evet. O. Alışalım. Neden? Hocam Türkçeyi her programı destekler. %100 destekler de globalde biraz sıkıntı olabilir. Programın dilinin ana evet yani biraz İngilizce. Error alabilirsiniz ve şuna sinirlenirsiniz. Kodda hiç hata olmaz ama sırf yani bu yazından ufacık dolayı verir. Evet. Atıyorum. O I büyük I yazmak ya da ne bileyim. Evet. I yazmak. Şimdilik yazalım hocam biz de. R ile merhaba yazılım ile R öğreniyorum. Nasıl çalıştırıyor hocam? Yukarıda run'a basabilirim ya da direkt olarak gelirim buraya Ctrl Enter. Peki asıl kodcu şunu bilmesi lazım. Çıktım ne? Hadi beklentimiz ne? İlk onu bir tartışalım. Aynıysa sıkıntı yok. Farklıysa büyük sıkıntı. Biz ne bekliyoruz hocam? Biz şu fonksiyonu yazdık. Evet. Sizin yazdığınız olan merhaba yazılımını R öğreniyorumun tamamen çıktısını görmek istiyorum. Tırnaksız bir şekilde. Buyurun hocam. Tırnaklarımız burada. Hocam tırnak var diye. Hocam string ifade ya. Evet, o zaman tırnakları alıyor. Evet, tırnakları alıyor. Ve print fonksiyonumuzu kullanaraktan arkadaşlarım ilk fonksiyonumuzu, ilk kodumuzu ve ilk çıktığımızla bu şekilde alabiliyoruz. Dediğim gibi çok kolay. Çok kolay. Belki şu an biraz zorlanabilirsiniz ama dostlarım çok kolay. Bakın göreceksiniz. Bir son video gelelim diyeceksiniz ki ilk video çok kolaymış be. Ya Hasan hocam bunu mu anlattın bize diyeceksiniz. Arkadaşlar umarım her şeyi anlamışsınızdır. Bakın eğer aklınızda bir soru olur, bir şey olur. Altta yorumlar var. Biz elimizden geldiğince hepsine cevap vereceğiz. Şimdilik bu konuyu burada bitirelim ve diğer videomuz dataya geçelim mi? Veriye sizin gelişinizle. Verileri bir kullanalım bakalım. Verileri nasıl kullanacağız dostlarım. Şimdi dostlarım şunu göreceksiniz. Özellikle hocam kodlamaya yeni başladıysa çok hata alıyoruz. Error mesajlarını çok fazla alıyoruz. Peki nasıl çözeceğiz? Şimdi biz maalesef fiziki olarak arkadaşlarla yan yana değiliz. Bizim yanımızda olsa söyleseler hemen tabii ki canı gönülden yardım edelim. Ha şimdi YouTube yorumlarına yazacaklar, sıkıntı yok. Elimizden gelince yardım edeceğiz ama ne kadar hızlı yardım olacak? O yüzden arkadaşlarımız neden kendi hatalarını çözemesinler? Çözecekler. O yüzden bu videoda hemen burada kaldığımız bu küçük yeri size bahsedelim. Önceki videoda zaten hatırlıyorsunuzdur. Bahsetmiştik biraz ama anlatmayı unutmuşuz. Şimdi hemen devam ediyoruz. Şimdi hocam error mesajı bir alalım. Error mesajı nedir? Öncelikle onu tanımlayalım. Dostlarım arzuladığınız şeyi görüntü olarak alamıyorsunuz. Ya da bir görüntü elde ediyorsunuz. Ya bizim söylediğimiz şu. Görüntü elde ediyoruz diyelim. Ama istediğimiz de vermiyor. İstemediğimiz de vermiyor. Direkt error mesajı alıyoruz. Ben sizin için hemen bir error mesajı alayım burada. Şimdi şöyle düşünelim. Gelelim diyelim ki bu arada taba basarsanız boşluk yana kayar dostlarım. Mesela print fonksiyonuyla şöyle diyelim, bakın print t yazmıyorum, tamam mı? Bilerek. Şu yukarıda yazdığımı o şu şekilde hemen kopyalayayım dostlarım. Geleyim şuraya yapıştırayım. Hata alacak mıyız diyorsunuz? Fonksiyon hatalı olduğu için tabii ki de hata alacağız. Hemen bakıyoruz. Hata mesajımızı okuyalım. Error in print yazamamışız. Could not find function print demiş. Ne diyor yani? Ben print diye bir fonksiyon bulamadım. Böyle bir fonksiyon yok. Ne yapacağım o zaman? Öncelikle ilk adımım
Google'layacağız gençler. Geliyoruz bakıyoruz ki prin. Could not find function prin. Hemen ben Google'a geliyorum dostlarım. Google buna ne diyecek hocam? Hemen bakıyoruz. Google geliyor. Ha bu arada GitHub, bundan da bahsedeceğim. Kodları nereden bulabileceğinizi dostlar. Hiç sıkıntı yapmayın. Geldim yazdım. Could not print in R. Şimdi sorumuz şu. Biz bunu yazdık. Herkes İngilizce biliyor mu? Bilmiyor. Dert ediyor muyuz? Etmiyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Arkadaşlar translate yapalım. Translate'e gelin. Ne yazmıştınız buraya? Ha, biz şöyle yapacağız. Bilmiyoruz. Nasıl diyeceğiz? İngilizcesi buydu diyelim. Türkçesine prin işlevi bulunamadı diyor. Değil mi? Mesela şu an ben R kısmına geldim. Bunu aldım yapıp prin işlevi bulunamadı. O zaman diyeceğim ki bu hatayı bana Türkçe'ye çevir ya da İngilizce'ye çevir. Ha, İngilizcesi burada. Buradan aratabilirsiniz direkt. Arattıktan sonra zaten yine karşısına çıkacak. Translate kullanabilirsiniz. Arattım. Bana diyor ki could not function bir şey. Karşıma ne çıktı? İlk sayfada Stack Overflow. Dostlarım, hatalarımızın çözümünün çoğunu zaten Stack Overflow'da alıyoruz. Nedir Stack Overflow? Stack Overflow dostlarım bizim çalıştığımız yazılım dilinin çalışan arkadaşlarımızın, yazılımcılarımızın, developerların benzer hataları alıp sorduğu, community'ye sorduğu. Bir forum gibi bir şey yani. Forum gibi bir şey. Kod forumu. Diyorlar ki ya ben bunu yaptım ama bu hata oldu. Niye çalışmadı? Bakın burada arkadaş ne demiş? Could not find function, some function diye bir şey yazmış. Bunu bilen kişiler altlara yorum atıyor. Evet bakın there are few things, yani birkaç tane kontrol etmen gereken şey var diye burada çözüm yollarını verebiliyor. Bu birinci yolunuz olabilir. Buradan bulabilirsiniz. Ya da GitHub'a gelebilirsiniz. Eğer paketinizin net bir ismini biliyorsanız paketi aratabilirsiniz. GitHub'dan bulabilirsiniz. Ya da hiç olmadı atıyorum bir yapay zeka vesaire eğer kullanabiliyorsanız bildiğiniz yapay zekaya sorabilirsiniz. Bir şekilde cevabını bulabilirsiniz. PDF'ler vesaire arayıp araştırıp bulabilirsiniz dostlarım. Şimdi biz burada neyi biliyoruz ama bana diyor ki function bulunamadı. Neden? Yanlış yazdım. Böyle bir fonksiyon yok diyor. Düzeltiyorum. Cevabımı veriyor. Bu arada zaten lafınızı kestim hocam. Biz fonksiyon yazarken R zaten altta. Bu fonksiyona yakın olan fonksiyonları bize listeliyor değil mi? Kesinlikle. O yüzden hata yapmama riskimiz biraz daha azalıyor. Kesinlikle hocam. Hem de şöyle bir şey var. Dostlarım şuna dikkat edin. Ben hocam başlarken çok yapmıştım. Bunu lütfen siz yapmayın. Hocam ben şöyle yapıyordum. Bir hata aldım mı direkt gidiyordum Google'lıyordum. Ya Google'lamadan önce bir okuyalım. Az önce dediğim gibi İngilizcemiz yoksa burayı çevirip translate'e koyalım. Hatanın ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Çünkü çoğunu öyle anlayabiliyoruz hocam. Çoğunu. Tabii şimdi ben ve benim ekip arkadaşlarım kompleks şeylerle çalıştığımız zaman 1000 satır kod oluyor. Gözden kaçabiliyor tabii. O zaman Google'lıyoruz. Tabii her zaman olur. Ama dediğim gibi ilk başta dostlarım okuyun. Hiç anlamadınız. O zaman Google'layın. Stack Overflow'u, GitHub'ı vesaire kullanın ya da bir yapay zeka vesaire bulabilirsiniz. Size yardımcı olabiliyorsa onunla bu işi çözmeye çalışın dostlarım. O yüzden error mesajlarıyla mücadeleyi anlatmamız gerekiyor ki hocam. Arkadaşların siniri bozulup yarı yolda atıp yani görev yöneticisini açıp arı kaldırmasınlar. Rahat olun. Bizler de varız. YouTube yorumlarına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince destek olacağız. Şimdi 3. dersimize geçelim. Unutmadan hocam yıldız işaretini gördük. Ne diyor? Kaydetmemişsin. Ne yapıyorum? Ctrl S ya da Command S'e basıyorum. Artık o yıldız yok. Yeni dersime geçmek için hazırım. Ve geldik en favori konumuza. Data. Doğru mudur? Neydi data hocam? Veri oluştu. Veriydi hocam. Verinin kendisidir. Dataya veri diyebiliriz. Aynı zamanda şu an biz data türlerini de öğreneceğiz. Data tiplerini birbirine dönüştüreceğiz. Data tipinin önemi nedir? Bunu konuşacağız. Ve mantıksal kontrol yapılarını bu dersimizde öğreneceğiz. Hocam ben şunu iddia ediyorum. Bu kısmı iyi anlayan bir arkadaşımız R'ın çok rahat bir şekilde büyük bir ölçüsünün de üzerinden gelebilecektir. Hemen İnşallah. Başlıyoruz. İlk başta bir veri oluşturalım. Bakın ben buraya kendime camel case ve snake case diye not tutmuşum. Öncelikle ben bir veriyi oluşturayım, sonra örnekleri görelim. Hocam veriyi oluştururken önce verimizin ne oldu? Bir ismi. Hepimizin bir ismi var değil mi dostlarım? Şimdi biz de şöyle yapalım. İlk verim R'da atama işareti nedir? Kotlin'de eşittir kullanabilirsiniz ya da diğer dillerde eşittir vesaire kullanılabilir. R'da o arkadaşlarım şu şekildedir. Nasıl yapıyoruz bu işareti? Kontrol tuşunuzun üstünde Shift, Shift'in yanında büyüktür küçüktür işaretinden küçüktür işaretini seçip hemen Backspace yani silme tuşumuzun yanında da çizgi var. Çizgiye basıyoruz. Bu atama operatörüdür.
Atama operatörü sol kendisinden önce yazılmışı kendisinden sonra yazılmışın ismi olarak atar. O yüzden ismi atama operatörüdür hocam. Tamam. Veri oluşturduğum zaman veri nedir? Hocam mesela ilk verim 1 desem ne gördük? Hemen çekiyorum environment'ımı. Dediğim gibi. Evet. Values değer. Senin ilk verim diye bir değerin var ve bu değerin kaç? 1. Bunu başka nasıl görebilirim? İlk verimi buradan kopyalarım gelir. Yapıştırırım, çalıştırırım. İlk verim kaç? 1'dir hocam. Burayı bir temizleyeyim güzel görsün. İlk verim nedir? 1. Ya da şuraya gelirseniz aynı kodu çalıştıracaksanız yön tuşlarıyla konsola üst tuşa basarsanız en son çalıştığınız kod gelir. Enter'a basarsanız 1'i alırız. Bu bizim bir verimiz, değerimizdir. Doğru mu hocam? Bir de geleyim ben şunun yanına yazayım ki bu sinek case'dir. Ne demek sinek case? Sinek nedir hocam? Yılan. Yılan dümdüz değil mi? Bakın ben bu kodu yazarken ilk araya bir tane alt verim yazdım. Doğru mudur? Evet. İsim atarken dostlarım sayıyı direkt kullanmıyoruz. Arada boşluk bırakmıyoruz. Büyük hatalara sebep çıkar. Error alırsınız. Bulamazsınız da error. Niye bulamazsınız? Bazen R buna gidip warning message vermiyor. Anlıyor musun? Yanında kırmızı noktalar. Mesela atıyorum ben şurada şunu yapsam ama bu küçük bir işaret aynı zamanda geliyor. Nerede yapabiliriz? Hiçbir zaman boşluk bırakma. Ya boşluk bırakmamaya özen gösterin. Çünkü diğer türlü mesela şöyle bir hata mesajı alabilirsiniz. Yani gelir yani. Bir de şöyle bir şey var. Buna neden sinek case dedim? Çünkü düz. Peki biz bunu sinek case daha iyi anlamak için neyi öğreneceğiz? Camel case öğreneceğiz. Camel case ne? Arkadaşlarım aklınıza tutmanıza gerek yok ha. Ben sadece ek bilgi olsun diye bunu veriyorum. Bakın. Şu şekilde yaparsam alt R'yi silip büyük V yazarsam bu sefer de camel case olur. Neden? Camel'ın, devenin ne vardır sırtında hocam? Örgücü vardır. Değil mi? Evet. Bakın buradaki V'de nedir? Her şey küçükken hörgüç gibi çıkmış yukarı. O yüzden camel case. Yani bu tipte yazılan veriye o şekilde isim verebilirsiniz. İsimlendirme metodlarından biri camel, birisini sinekte arada alt R var. Dümdüz yazıyorsun. Sinek. Camel'da arada hörgüç büyük harf var. Devenin hörgüç. O yüzden camel case diyoruz hocam. İki kelime arasında koyduğumuz boşluk hiçbir zaman olmamalı dediğiniz gibi. Evet olmamalı ama ikinci kelimenin ilk harfi her zaman büyükle başlamalı. Bu camel case için geçerli. Başlamalı diyemeyiz. Çünkü şu şekilde de V diyerek de atarız. Ama bu bizim okumada zorluk çıkarır. Ancak biz buna büyük V dersek ilk verim deyip göze çarptığı için güzel okuruz. Syntax'i kolaylaştırırız. Budur. İkisi de bizim için uygundur ama değil mi? El alışkanlığıdır hocam. Ben nedense sinek case'i daha çok kullanıyorum. Göreceksiniz her yerde sinek case kullanıyorum. İkisi de vardır. Detay bilgidir ama güzel de bir bilgidir hocam. Aklımızda kalsın diye vermek istedim. Dostlarımla paylaşayım dedim. Şimdi veri tiplerine gelecek. Veriyi nasıl oluşturduğumuzu gördünüz. Veri bu şekilde R üzerinden oluşturulabilir ya da başka yerlerden oluşturulup Excel dosyasına, TXT'lere, tablolara saklanıp o şekilde de aktarılabilir tabii ki. Gelelim veri tiplerine. Ben sizin için burada not ettim. Hocam numeric double dediğimiz veri tipi nedir? 1, 2, 3 gibi sayılarımız bizim numerik ya da double şeylerimizdir. Bakın hocam gördünüz mü? Uyarı mesajı ver. Neden? Bana diyor ki sen virgül koyuyorsun da kardeş neye virgül? Unexpected yani beklemediğim virgül var burada diyor. Bunu nasıl çözeriz? Ben bunun çözümünü biliyorum. Bunu çok ilerleyen videolarda göreceğiz. Yani bir 2-3 videodan sonra. Ben buraya şimdi yine hata alacağız çünkü büyük C koydum. Küçük C koymam gerekiyor. Çünkü birden fazla değer giriyorsam C'yi ben bunu genel combination olarak kodluyorum. Yani sıralama gibi bir şey diyebiliriz. Yani birden çok verim var içine yazacağım. O yüzden C koyuyorum. Arın yine syntax kuralıdır. İlerleyen zamanlarda detayını yine anlatacağım. Basic data manipülasyon kısmında anlatacağım hocam. Şimdi hocam numerik ve double'ı çok iyi öğrendik. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Yok. Çok basit. İlk videoda da söylediğim gibi, ikinci videoda da söylediğim gibi. Arkadaşlar arkanıza yaslayın, dinleyin. Ben zaten ezberi değil, mantığını anlatacağım. Bu sayede her şey çok kolay olacak hocam. Ben de size mantığıyla alakalı bir soru sormak istiyorum Hasan hocam. Biz dediniz ki boşluk kullanırsak hata alırız. Evet. Peki ilk verimden sonra koyduğunuz boşluk. Hangisi burada, hocam? Şu kısım mı? Hayır bu yukarıdaki. Evet. Şu kapalı ya da açık olması bir fark eder mi diyorsunuz? Yani arada boşluk olması gerekiyor mu? Hocam şu şekilde fark etmez. Çalışır. Yani arada çalışıyor genel olarak. Göstereyim size. Yani şunu şöyle boşluğu kapatsak da mı? Kapatalım hepsini, çalıştıralım. İlk verim. Bakın hemen veri de aynı. Çalışır. Bazı yerlerde
Bu yazılım dillerinde hata olabilirim. Arda bunda sıkıntı olur. Ben sadece estetik daha güzel olduğu için boş koyalım. Daha belirgin olması. Daha belirgin olsun. Güzel. Ben şuradan şu soruyu duyar gibiyim arkadaşlarım sizden. Ya Hasan hocam tamam 1 2 3 numerik. Double ne? Niye double var? Mesela ben de bunu sormak istiyorum. Değil mi? Niye double var? Şimdi dostlarım şöyle bir şey vardır. Biz bilgisayarlarda verileri depoluyoruz. Değil mi? Bunların farklı şekilde veri depolamaları var. Mesela 32 bit, 64 bit gibi veriyi tutma vardır. Double sıfırdan sonra bir sayı düşünün. 1.0023456 Double numerik gibidir ama sıfırdan sonra daha çok sayıyı tutabilir. Daha çok sayıyı depolayabilir içerisinde. O yüzden hem numerik hem double diye farklı fonksiyonlar. Ama ikisi de nedir? Reel sayıları ifade eder. İkisi de sayısal veriler içindir dostlarım. Anladığınızı düşünüyorum. Tamam? Yani veriyi tutabilme kapasitesinden dolayı isimleri farklıdır. Mükemmeliz. Şimdi hocam integer'ımız var. Integer'ımız dediğimiz ne oluyor? Mesela -1, 1, 2, 3 gibi sayılar. Yani eksi sayılarımız da var. Bunlar integer diye geçer. Karakter var. Karakteri hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Doğru mudur? Neydi hocam karakter? Karakter sayı olmayanlara biz karakter diyoruz. Hocam logical true false da bir karakter diyoruz. Karakter o zaman. O zaman sayı dışında. Yani hocam şu. Benim ar içerisinde yazdığım, atıyorum Hasan yazalım, atıyorum Ayşe yazalım vesaire gibi şeyler iki tırnak içerisine aldım. Karakter yani harf barındıran şeylere ben string diyorum. Karakter diyorum. Ama şöyle bir şey var. Sizce şu sayı bir karakter olur mu? Şu an bir karakter midir? Değildir. Değil mi? Numeriktir. Peki geldim. Şuraya 1 yazdım. Ne oldu hocam? Karakter olan bir. Şu an bu bir sayı karakter değil. olarak kullanılabilir yani. Evet. Bunu nasıl test edeceğiz? 1 ile 1'i toplayabilirim. Gelelim. 1 ile 1'i toplayalım mı? Niye? Bunlar sayı değil mi? Şimdi bu ben arkadaşlarım az önce gördüğünüz gibi C'den dolayı bu hatayı ben size bırakıyorum çözmeniz için. Tamam. Değil mi? Biz bunu nasıl çözeceğimizi anlattık. Bu hatayı arkadaşlar çok rahat çözer. Şurada bir test yapalım mı hocam? Gelelim tamam. Diyelim ki 1 artı 1 diyelim. Çalıştıralım. Sonuç kaç? 2. Tamam. Bu da 1. 1 artı 1 diyelim. Tak. Hemen hata mesajımızı okuyalım birlikte. Hemen. Error in işte bizim string birler non-numeric argument to binary operator. Diyor ki bunlar numerik değil kardeşim. Çünkü biz tırnak kullandık. Yani bir karakter olarak aldık. Biz bu bir karakter olarak aldık. Sen bunu toplayamazsın. Bunu numeriğe çevir sonra topla. Bunları birbirine dönüşümünde hocam bu göreceğiz. Sayılar ne zaman işe yarar hocam? Atıyorum tarih atarken vesaire mi? Tarih atarken işe yarar. Aynı zamanda şöyle düşünün hocam. Kullanıcıdan veri alacağız. Kullanıcı veriyi 1 olarak girebilir. Normal 1 olarak yazabilir. Ya da farklı şekillerde yazabilir. Numaralandırırken de bunu kullanabilir. Evet. Her şey olabilir. O yüzden veri tipi çok önemli hocam. İlerleyen zamanlarda function'ınızı yani kendi fonksiyonunuzu yazınca dostlarım siz de göreceksiniz. Tamam. Bu kısmı da anladığımızı düşünüyorum. Şimdi geliyorum logical dediğimiz yani mantıksal kısımlara. Bir şeyin doğru ya da yanlış olmasıdır. Bu da arkadaşlarım çok kolaydır. Yani şu şekilde yapabilirsiniz bunu. Diyebilirsiniz ki 1 artı 1 nedir hocam? 2'dir. Doğru mu? 1 artı 1 eşittir. Sonuç? True. Ne diyorsan doğru. Doğru. 1 artı 1 eşittir 3. Sonuç? Bakın aşağıda false geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki ben bu eşitleri bilmiyorum. Onu da öğreneceğiz. Hemen bakın alt kısmına bakın hemen not ettim. Onu da göstereceğim. Yani burada sadece şunu görelim. Mantıksal, logical dediğimiz yerlerde bir şey mantıklıysa true, mantıksızsa false. Ama şunu da unutmayalım. Bizim bildiğimiz mantıklı şeyler her zaman mantıklı değil. Biz onları belki de mantıklıyı mantıksız yapabiliriz. Benim için 1 artı 1 2 değeri yanlış olabilir. Ben onu 1 artı 1 3 yaparım. Çünkü kodlamada her şeyi biz kendimiz yapabiliyoruz. O yüzden bir sıkıntı olur mu? Yani bir şeyin true ya da false olduğunu da biz belirleyebiliyoruz. Belirleyebiliriz hocam. Hiçbir şey yapmadan normali sorarsak arz zaten 1 artı 1'in 2 olduğunu bildiği için 1 artı 1 eşittir 3 derseniz oradan bize false doğru ya da yanlış olduğunu evet, söyleyecek. Doğru kesinlikle hocam. Şimdi çok güzel bir kısma geliyorum. Hocam şunu soracağım. Class parantez falan diyor. Peki hocam sorum şu. Class 1 nedir hocam burada? Yanında parantez de var. Dostlarım burada cevabı biliyorsanız lütfen hemen yorumlarda yazın. Class 1 nedir? Parantez var yanında. İpucumuz parantezden. Bir ders öncesinde konuştuk. O zaman bu fonksiyondur. Tebrik ediyorum hocam. Class bir fonksiyondur. Peki class ne demek hocam İngilizce'de? Class sınıf. Yani sınıf. Bir şeyin kategorisi, sınıfı diyebiliriz. Çok öyle değil mi? Çok güzel. Peki
Ben elimde olan bir verinin sınıfını, data tipini, hani burada veri tipi dedik ya, öğrenebilir miyiz hocam? Sanırım öğrenebiliriz hocam. Class geldi. Peki biz yukarıda bir veri atmıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi dostlar? Evet. İlk verim diye. Bizim ilk verimizin acaba türü nedir? Biz ne bekliyoruz? 1 demiştik. Numerik. Numerik. Çalıştırıyoruz. Tak. Numerik diye bize verdi. Elinizde de veri varsa hangi tür olduğunu bulmak için bu fonksiyonu, class fonksiyonu kullanırız. Neden class? İngilizce'de class sınıf demektir çünkü dostlar. Peki hocam kaç çeşit sınıf vardır? Ya da çok fazla vardır eminim. Ama Evet. başlıcaları nelerdir? Bize anlatabilir misiniz? Peki hocam. Class dediğimiz neydi? Veri türü. Biz veri türlerini kaça ayırdık? Numerik, integer, karakter, logical. Class birdir ama bunun içeriği farklıdır. Mesela atıyorum burada hemen şunu yapalım. Tamam hocam şöyle yapalım. İlk string diyorum ben, tamam mı? String'i böyle yazarsak olmasın. İlk string diyoruz. Böyle sıkıntı çıkar. İlk string ne diyelim hocam? Dostlarım diyelim. Dostlarım diyelim, çalıştıralım. İlk string'im dostlarım. Evet. Hemen geliyorum class'ın içerisinde ilk string'i alıyorum. Geliyorum. Bakın aynı fonksiyon. String olduğunu söylemesi gerekiyor değil mi? Karakter olduğunu bize söylemesi lazım. String karakter olduğunu söylemesi lazım. Aha. Fonksiyon aynı fonksiyon, içerisindeki değişken farklı. Anladık mı? Birinde numara varken diğerinde de harf var. Peki soru şu gelecek biliyorum. Ya Hasan hocam ben niye class öğreniyorum? Niye onu yapıyorum? Bazen şöyle bir hata alacaksınız. Az önce aldık ya non-numeric argument. Ya bu numerik değil mi? Ya bunun neresi numara değil? İşte temel bilmeden zaten bu işe giremeyiz hocam. Aynı şekilde numeriğin ne olduğunu bilip onu anlamadan yazılımı öğrenemeyiz. Ertuğrul hocam çok iyi açıkladı gençler. Yani bu nedenle class'ı kullanmayı iyi bileceğiz. Data türünü nasıl öğrenirim iyi bileceğiz. Ve herhangi bir veri tipinden dolayı hatayı çok hızlı bir şekilde çözebileceğiz dostlarım. Bunların çok önemli olduğunu ilerleyen zamanlarda çok daha iyi öğreneceksiniz dostlarım. Göreceksiniz. Şimdi hemen gelelim mantıksal kontrol yapılarına. Yani hocam 1'e eşittir diyeceğim. 1 eşittir. Çalıştırdım nedir? True. Hatırlayın. Neydi benim logical veri tipim? True, false. Mantıksal kontrol yapılarımda 1'e eşittir 1 dersem bir kontrol oluştururum. Çıktım ne olacak? Mantıksal veri türü. True, false. Peki az önce bir sorum daha olacak. Tabii. Siz tabii ileride bahsedeceğim dediniz ama kafamda soru işareti kalmaması için soruyorum hocam. 2 tane eşitleri neden kullanıyoruz? Bu soruyu eminim hocam birçok kişi soruyor. Neden kullanıyoruz dostlarım? Şimdi geliyoruz. Soru şu. 1 eşittir 1. Eğer bir sorunuz varsa lütfen yazın, kullanın bunu. Ne diyor? Invalid diyor, yani geçersiz. Çünkü diyor ki ya ben eşittiri kendi içerimde eğer bir fonksiyon varsa atıyorum a eşittir 3'te yani bir verinin diğer veriye eşitliğinde, yani arada diyelim bir fonksiyon var. Havada kalmasın hocam, gösterelim. Şöyle bir komut vardır, öğreneceğiz. Readline diye bir komut vardır hocam. Bakın hemen bana ne diyor? Prompt eşittir. Yani diyor ki bana burada prompt yazacaksın. Eşittir'i burada kullanabilirsin. Sen fonksiyonun içerisine bir değişken koyduğun zaman onu bir şeye eşitlemek için eşittir'i kullanabilirsin. Gidip bir sayıyı eşitlemek için eşittir'i kullanamazsın. Onun yerine çift eşittir kullan. Çünkü ben tek eşittir'i başka bir şey için kullanıyorum. Arada fonksiyon içerisinde bir istenen yeni bir fonksiyon var ya da atamanız gereken bir veri var. Eşittir'i o zaman kullan. Eşittir'i tam o zaman kullan. Yani zaten arada eşittir'i kullandığı bir yapısı, fonksiyonu var. Evet. Ama biz eşittir'i farklı bir anlamda kullandığımız için burada 2 tane eşittir yapıyoruz. Kesinlikle. Bir sağlayıcı faktör. Kesinlikle hocam. Ben yine arkadaşlar bilsin diye bakın bunu burada not olarak bırakıyorum. Ve bu videonun sonunda da bu kodlara nereden ulaşabileceğinizi yine göstereceğim dostlarım. Bu budur. Peki hocam eşittir dedik. Peki eşit değildir nasıl diyeceğiz? 1 eşit değildir 1. 2 diyelim. Ne koyduk hocam? Ünlem ve eşittir. Ünlem eşittir. Ünlem ne demek? Hemen gelmişken yeri şurada belli edelim. Ünlem dostlarım şuraya ben yazıyorum. Ünlem değil demek. Evet, değil. Ünlem koydun değil. Atıyorum ünlem Hasan değil. Bir şeyin olumsuzu. Evet. Çok güzel. Bunu da yeri gelmişken burada yazmış olduk zaten. Bir şey eşit değilse bunu kullanıyoruz. Hocam bunları nerede kullanacağız gençler biliyor musunuz? Döngüler, koşul bağlaçlarında arada parantez içerisinde koşul bildirmeniz lazım. Şu, eğer A B'ye eşit değilse bu fonksiyonu çalıştır. Eşitse şu fonksiyonu çalıştır. Hadi bakalım bunları bilmeden nasıl yapacağız? Burada bizim bahsettiğimiz if vesaire onlar oluyor. Evet, koşul yani if şeylerinde bunlar, daha bir sürü şeyde bunlar kullanılıyor. Ya bunları bilmeden nasıl yapacağız? Yapamayız. Temelimizi iyi atalım.
Hemen geliyoruz. Şunu açıklamama gerek var mı? Küçüktür işareti, büyüktür işareti, büyük eşittir bu şekilde yapıyoruz. Bunlar bildiğimiz şekilde. Şu hocam, bu çok güzel. Bakın yazıyorum. V demek. 2 tane V koymuş. Evet. 2 tane shift 6'ya bastığınız zaman bunlar gelir. 2 tanedir. Şöyle bir şey yapalım. Bakalım sonuç ne gelecek. V bağlacını bilirsiniz. V de yani bir şey doğru ya da doğru, yani doğru ve doğruysa doğrudur. Doğru mu? Yani şunu açıklamaya çalışıyorum. Elinizde 2 koşulunuz varsa ikisi de gerçekleşecek ki sonucunuz doğru olsun. Biri gerçekleşip biri gerçekleşmezse sonuç yanlış olur. Nasıl gösteriyorum? 1 eşittir 1 diyorum. Tamam mı? Ve hemen V'yi atayalım. Hatta bunun teklisi de var. Onu da göstereyim. Ve 2 eşittir 2 diyelim hocam. Eşittir 2 diyelim. Bunun doğru sonuç vermesi lazım. Öyle de oldu. Sonucumuz doğru. Neden? Birinci koşulu 1 eşittir 1 true. Doğru. 2 eşittir 2. Doğru. İkisi de doğru. Bana ne diyor? Eğer V kullanıyorsa 2 koşulda doğruysa sonuç doğrudur. Peki hemen durur muyuz hocam? Durmayız. Birini değiştiriyorum. Sonuç yanlış. False geliniyor. Çünkü biri doğruyken biri yanlış olduğunda V kullandığımız için ikisinin de bitiyor. Yani. Peki. Hemen yeni soru geliyor. Benim bazen biri doğru biri yanlışa ihtiyacım olacak. O zaman ne yapacağım? Ne yapacağız hocam? Or. Yani yadayı ya kullanacağız. Ben de tam bunu soracaktım. Mükemmeliz. Bak şimdi hemen geliyoruz hocam. Bu sefer diyorum az önce şunu yaptık ya. Burada sonucumuz neydi? Yukarıda bakın false hala duruyor. Şimdi burada ama şu an aynısını yaparsak ne olur hocam? Yine aynısı olur. Ya da yapmamız lazım. Değil mi? Ya da işareti için iki tane düz çizgi diyelim. Nasıl yapıyoruz? Altıla silme tuşunun yanındaki tuşa basıyorsunuz hemen. Tamam? Çalıştıralım hocam. Hadi bakalım. Şimdi doğru. Sonuç doğru. Niye sonuç doğru geliyor? Çünkü koşullardan herhangi biri destekliyorsa, true'ysa cevabım benim için true'dur. Peki. Evet. İkisi de desteklemiyorsa? O zaman false'dur. Deneyelim mi hocam? Bilemeyiz. Ama benim matematik olasılıktan anladığım kadarıyla false çıkması lazım değil mi? False. Süpersin evet. Hocam. Durur muyuz? Durmayalım. Bir de aynı durumu V için deneyelim. İkisini de false yapalım. Peki şimdi beklentimiz ne hocam? Burada false hocam. İyi izleyin. İkisi de false değil mi? Evet. İkisi de false. Niye? False zaten. Ya yine false cevap. Arkadaşlar bu kadar. Yani kafanız karıştı bilmiyorum da açıkladık diye düşünüyorum. Yine sorunuz varsa yorumlar kısmına yazarsınız. Bunları bilmeden kontrol yapamıyoruz. Kontrol yapamadığımız zaman da analiz yapamıyoruz. Evet. Bunları lütfen en baştayken hazır yeni başlamışken mantığını iyi öğrenin. Biz mantığını zaten anlatıyoruz dostlarım. Mükemmeliz. Değil dedik ve benim en sevdiğim ve maalesef ki kodlamaya başladım hocam. Arda. 2 ay sonra bunu öğrendim. Değil fonksiyonu. Evet. Değil hocam. In fonksiyonunu. Ha onu diyorsun. Ha evet. In nedir biliyor musunuz hocam? İçinde mi? İçinde mi? Yani soruyor mu hocam? Soruyu koşulda sorabilirsiniz. Ama şu içinde ya in içinde mi tamam. Oluyor. Mesela gelelim. Arkadaşlar çok kullanacaksınız. Neden diyorum biliyor musunuz hocam? İlerleyen vakitlerde, ilerleyen zamanlarda bir soru ödev vereceğim. O ödevin içerisinde de bu in fonksiyonu kullanılacak. Çok güzel bir fonksiyonu ve göreceksin hayatınızda R'da çok kullanıyoruz. Tamam. Hemen şöyle bir şey yapabilir miyim hocam ben? Diyorum ki R atama operatörümüz neydi hocam? Gerçi yazdım. Hı-hı. Ne eksik? Çizgi eksik. 1'den 10'a kadar sayılar lütfen buraya dikkat edin. Bakın ne yapacağım. 1'den 10'a kadar olan sayılar arasında biz tire koyarsanız dostlarım şöyle de yazabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10'a kadar da yazabilirsiniz. Eğer bir ardışıklık söz konusuysa hocam 1, 2 nokta üst üste 10 derseniz hepimiz environment kısmına odaklanalım şu an. Bütün sayıları vermesi lazım değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tamam. Şimdi inle kontrol yapalım mı? Konumuz in. Diyelim ki 3. Bunun içinde mi diyeceğiz ha? X'in içinde mi? True. Evet demek istiyorum. Doğru. Peki 11 içinde mi? False. Değil. Ben sizin için gençler anladığınıza %100 eminim. Kodları paylaşacağım için size tekrardan yazıyorum. In. Bu arada bilgisayar sesi umarım sizi rahatsız etmiyordu. Birazcık fanlarım çalışmaya başladı. X diyoruz hocam. Bu zaten true. Bu zaten false. Tamam. Hı hı. Bu kadar.
Zor mu? Fonksiyonu tekrar edelim. Yüzde in, yani bildiğimiz harflerle i ve n ve yüzde. Neden in hocam? In İngilizce'de içinde demektir zaten. Ne demek? Bu yüzden in kullanıyoruz dostlarım. Bakın, in yazacaksınız, bu olacak değil. Mantığını anlatmamız gerekiyor. Mantığını öğrenelim. Mantığını öğrenin. Emin olun ki dostlarım, ben size şunu bir ay, bilemediniz 1,5 ayda her şeyi %100 halledeceğiz. Aslında mantığını da kelime anlamlarına bakarak öğrenebiliriz. Öğrenebiliriz hocam. Dostlarım, bu videoyu burada bitirmeden önce ben size kodları nereden bulabileceğinizi göstermek isterim. Şimdi hepimiz tarayıcımızı açıyoruz. Şimdi şuraya GitHub yazalım. Ben kaydoldum. Sizin karşınızda kayıtlı değilseniz kaydolun. Kaydolduktan sonra şu kısma gelmenizi istiyorum. Tekrar gösteriyorum. Bakın şurada type arama kısmı. Arama kısmına geliyoruz. Et işareti koyuyoruz. Merhaba yazılım 01'e basıyoruz. Bu sosyal medyalarımız vesaire de yine kanalımızdaki hakkımızda kısmına bulabilirsiniz. Enter'a bastıktan sonra hocam bakın karşınıza ne çıkacak? Direkt bizim kanalın repozitorileri çıkıyor. Bakın burada user'a bastığınız zaman merhaba yazılım bizim kanalımız geliyor. Bakın şuradayız. Bizim dediğimiz gibi birçok eğitimimiz var. Biz şu an ara eğitimindeyiz. Ara eğitiminde tıklıyorsunuz. Bakın karşınıza ne geliyor? Buradan kodları alabiliriz hocam, böyle değil mi? Hocam buradan bu eğitimde olacak her şeyi ben sizin için hazırladım. Hepsi burada. Siz buradan bakın. Şurada kodlarımız var zaten. Bakın. Şu an biz neredeydik? 3. dersteydik. Bakın. Buraya tıklayarak 3. dersin içeriğini görebilirsiniz. Tıklayınca açılır zaten. Verilerimizi görebilirsiniz. Bakın zaten buraya şey de koyduk. Bu dersin eğitim videoları için zaten hocam buraya tıkladığınız zaman da arkadaşlarımızla gördüğü gibi zaten ana sayfamıza geçeceklerdir diye düşünüyorum. Bir önceki videoda biz dataları öğrenmiştik. Data tiplerini, data oluşturduk. Süpersiniz. Ondan sonra mantıksal operatörleri vesaire öğrenmiştik. Tabii bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu nasıl belirliyor veyahut da bunu istersek biz de belirleyebiliyoruz. Bunları gördük. Ve aynı zamanda da kodlarımıza nereden ulaşabileceğinizi de size söylemiştik. Şu an ekran kaydımda görüyorsunuz. GitHub'a giriyorduk. Doğru mudur hocam? Hı-hı. GitHub'a giriyorduk. Arama yerine geliyorduk. Et diyorduk. Merhaba. Merhaba. Neden bunu anlatıyorum hocam? Şimdi birazdan datalar kullanacağız. Table'lar. Onlar da burada. Siz de buradan indirip kullanabilirsiniz. Tabii ki. Hep birlikte aynı şeyi yapalım hocam. O nedenle bunun için uğraşıyoruz. User'a basabilirsiniz. Bakın merhaba yazılım diye çıkacaktır. giriş seviyesi eğitimlerine basıyorsunuz. Bakın burada. Şu an biz 4. eğitimdeyiz. Dataları import edeceğiz. Bakın kullanacağımız datalarda bakın burada şempanze, kov, böyle hayvanların genleriyle oynayacağız. Genleri de gen table'larıyla oynayacağız hocam. Yani genlerle bir işimiz yok. Bir informatik yapmıyoruz yani. Sadece table'ları import edeceğiz. Verilerimizi buradan indirebilirsiniz. Nasıl indireceksiniz? Ya zaten burada gördüğünüz gibi download zip derseniz bütün her şeyi indirebilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi siz de scriptimize gördüğünüz gibi burada şu an kod yazmıyor. Hepsi açıklama. Neden? Başında hashtag var. Mükemmeliz. Bugün ne öğreneceğiz? Datayı oluşturacağız. Dataların farklı formatta nasıl tutulduğunu, TXT olsun, Excel olsun, CSV olsun, R içerisinde bu dosyaları nasıl aktaracağız? Bunu öğreneceğiz. Şimdi hocam, biz önce kendimiz bir veri oluşturalım. Neydi bizim veri oluşturmamızın şeyi? X diyorduk, yani atıyorum şu an X olsun ismi. Atama operatörümüzü nasıl yapıyoruz? Üçgen yandan. Yandan üçgen, bravo hocam, evet. Güzel, sonra? Devamında da çizgi koyuyoruz. 1'den 10'a kadar dedik. Bu bizim için bir veriyi oluşturur. Fark ederseniz ya da hatırlarsanız 2 video öncesinde şunu demiştim. Biz bu verileri böyle oluşturuyoruz ama bunlar data tablolarının içerisinde de, veri tablolarının içerisinde de, Excel'de de oluyor. Biz bunu arın içerisine nasıl alacağız? Bir şey itiraf edeyim. Ben bunu yapamamıştım hocam. Bak, zaten çok kolay bir şeye benzemiyor. Hocam aslında çok basit. Çok basit ama şöyle bir sıkıntısı var. Ben yapamamıştım. Uyuşmazlık olabilir hocam illaki. Çünkü sonuçta Excel ortamında oluşturulan bir dosya. Ya evet. Öyle değil mi? Bir de hocam uzantıyı kestiremiyorum. Şimdi ben size göstereceğim yere çok kolay uzantılar vesaire bulacağınız için çok kolay, ben beceremedim o zamanlar. Neyse, hemen başlayalım. Öncelikle şunu yapıyoruz. Geliyoruz. Hepinizin dosyası olduğunu düşünüyorum. Ben kendi klasörümü açıyorum. Bakalım ilk başta neyi import edelim? Import diyorum. Arın içerisine alalım. Dosyamızı, datamızı dostlarım. Şimdi şurada Cov All Genes diye bir şey var. Bunlar benim projelerimden kalanlar. Hocam öncelikle sağ tıklıyorum mouse'umla. Çok pardon. Mouse'umla sağ tıklayıp özellikler diyorum. Tamam.
Hepimiz çok net bir şekilde görüyoruz. İsmini görüyorum. Bakın dosya türü çok önemli. Microsoft Excel virgülle ayrılmış değerler CSV. Format neymiş? CSV. Ne diyor? Nasıl okutacağım bunu? Benim CSV dosyam var. R'la konuşacağız her zaman. Benim CSV dosyam var. Hadi bunu al. Import et kendine. Bunu çünkü seninle birlikte kullanacağız. Buradan bunu biliyorum. Aynı zamanda da bakın konumu biliyorum. Peki neden konumu söylüyorum? Dostlarım, bir dosyayı import ederken R'la konuşuyorduk ya hocam. Evet. R'a şunu diyeceğiz. Sen benim bu dosyamın nerede olduğunu biliyor musun? Ne diyecek? Bilmiyorum, söylemedin. O zaman al söyleyeyim. Konumunu göstereceğiz. Konum bu hocam, geliyoruz. Windows 11'e gelmiş. Yeni güncel Windows 11 kullanıyor. Ben onu kullanıyorum da sağ tık yaptığınız zaman yolu kopyala dediğiniz zaman da oluyor. Windows 11'den aşağı kullananlar buradan da kopyalayabilir şu şekilde. Komple orayı kopyalayacağız. Yine Ctrl C diyorum ve geliyorum. Şimdilik burası dursun. Aramızı açıyoruz. Şimdi ben bir datayı import edeceğim. Bu datanın R'da bir ismi olacak. Ne diyelim ismine? Kovdu hatırlarsanız. Yani inek. Biz yine buraya kov diyelim mi? Kov. Tamam. Atama operatörü ve geliyoruz. Ne okutacaktım hocam? CSV. Ben şunu rica edeceğim sizden. Okumak İngilizce'de ne demek? Read. Aynı şey. Dosya formatımız ne? CSV. Hep birlikte read nokta. CSV. Hadi. Sonrasında da Şimdi doğru yazdığımızı nasıl anlıyoruz? Yukarıdaki bilgilendirmeye bakın. Faili koy, header'ı koy vesaire vesaire diyor. Çıkıyor. Hocam read CSV nedir? Parantez var. Fonksiyondur. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tırnak koyuyoruz. Neden? Çünkü konum nedir? Hangi formattaki bir veri? Karakter verisi. O yüzden tırnak koyacağız ve konumu oraya yapıştıracağız. Yapıştır. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Nedir hocam? Windows kullanıyorsanız şuradaki slash'ların arttırmanız gerekiyor. Nasıl arttırıyorduk bunları? Kaç tane olması gerekiyor hocam? Kaç taneden ziyade hocam? Bakın bu arada olan slash'ları 2 slash yapıyor. Bu Windows'un bir özelliği. Mac kullanıyorsanız tek slash yeter. Mac kullanın, direkt kopyalayın yolu olur. Linux kullanıyorsanız direkt yolu kopyalayın olur. Windows'ta böyle bir şey var. Sadece slash'ların sayısını 2'ye artırıyor. Peki hocam, şimdi ben bunu bir çalıştırayım. Tak. Ne oldu hocam? Olmadı. Cannot open the connection. Diyor ki senin bu yaptığın connect'i ben açamıyorum. Çünkü niye? Hani İzin dosya. Yok. İzin yok. Hocam dosya yok. Dosyanın adı nerede? Biz şu an bizim çalışma dizinimizin içerisindeyiz fark ediyorsanız. Dosya nerede? İşte hocam. Dosya uzantısını da mı koymamız gerekiyor? Şimdi hocam geliyoruz. Neydi ismimiz? Alex kovalayacağız. Peki Excel dosyası olduğunu belirtmemiz gerekiyor mu hocam? Excel dosyası mıydı bu hocam yoksa CSV miydi? CSV. CSV olduğunda dostlarım belirtiyoruz. Belirtmezsek ne diyecek? Bulamadım diyecek. Deneyelim mi? Sildim uzantıyı. Cannot open the connection. Bağlantı yok. Dosya uzantısını yok. Biz başa da yazsak da yine sona da yazmamız gerekiyor. Evet. CSV diyoruz. Çalıştırıyoruz. Hepimiz nereye bakıyoruz? Tak. Environment'a ne düştü hocam? Tıklayalım görelim mi? İşte. Gördünüz mü dostlar? Bütün veriyi bu şekilde alabiliyoruz. Bu ne içindi hocam? CSV dosyalarını okutmamız içindi. Peki. Şimdi gelelim. Bir tane Excel dosyası bulalım mı? Evet. Şurayı kapatıyorum. Burada zaten bir tane Excel dosyası. Hocam şurada bir doc gördüm. Arkadaşlar bizde veriler yok. Biz yapamayız demeyin. Az önce gösterdiğim yere GitHub'ımızdan indir kısmından download zip olarak dosya indirip şu an gördüğüm görüntüyü sizin de ekran paylaşımında gördüğünüz görüntüyü, verilerin hepsini siz de alacaksınız. Aynıları sizde de olacak. Kodlarıyla birlikte tabii ki. Geliyorum hocam. Ne yapıyordum önce? Özellikler geldim. Microsoft Excel çalışma sayfası. Excel dosyası. Evet. Excel dosyası. XLSX de olur, XLS de olur. Tamam. İlk başta ne yapıyorduk hocam? Çalışma yerimi alıyorum ama çalışma yerim zaten aynı olduğu için yukarıdakinden kopyalayacağım. Bir önceki koddan. Sadece ismini kopyalıyorum. Geliyorum. Ara. Buna da ne diyelim? Dog diyelim mi arkadaşlar? Evet. Tamamdır hocam. Atama operatörü neydi? Read. Bu sefer dosya uzantısı neyse onu yazacağız. Peki şuna dikkat edelim. Ben buraya nokta koydum. Önüme ne çıkıyor? Noktayla yapabileceklerim. Excel bakın dikkat edin. Şuralarda Excel yok. Bakın ne diyor? Excel 2 nokta üst üste 2 nokta üst üste. Bu ne demek biliyor musunuz? Diyor ki bana bana bunu anlatıyor. Gençler diyor siz Excel okutmaya mı çalışıyorsunuz? Ya da read Excel fonksiyonu mu kullanacaksınız?
Bu ayrı bir paketin içerisinde. Ben bunu oradan çağırayım mı? Demek bu. Biz de ne diyoruz şu an? Sen bir dur, biz kendi paketimizi kendimiz bir kuralım. İlk paket kurulumu da şimdi başlıyoruz. Arkadaşlarım, Excel dosyası için ama dikkat et bak, nokta değil. XLSX çıkmıyor. Neden? Şu an bununla hemen yapalım, gelin. Aynı format. Bakın şuraya alıyorum hocam. Bakın kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Dosyamın adı doc.xlsx'ti. Doğru mu? Evet. Her şey şu an doğru mu acaba? Süper. Hepimiz error mesajına bakalım. Çünkü fonksiyon hatalı. Could not find function. Read xlsx. Yani hatırlayın bunu. Bu hatayı nerede almıştık? Print'te de yok muydu? Evet. Fonksiyonu hatalı yazdığımızda alıyoruz. Hocam ben cevabı bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Gelin hep birlikte cevabı bulalım mı? Could not find function read xlsx. Kopyalıyorum. Ne yapıyorduk hocam? Google'lıyorduk. Doğru mudur? Could not function bilmem bir şey. In R diyelim, R içerisinde. İlla paket mi yüklememiz gerekiyor aslında? Hocam bunun için evet. Ya da şöyle bir şey var. Mesela şuna geldim. Ne yapmış? Arkadaş xlsx demiş. Bakın hiçbir şey olmaz. Çözümlere bakalım. Install packages read xlx. Bana diyor ki bu paketi, şunu bir alayım bakayım. Bakın ne diyor? It can be installed like so. Yani şu şekilde indirebilirsin diyor. Doğru mu? Geliyorum ara. Şu. Bunu çalıştırıyorum. yürüttüğümüzde paketi indiriyor. Dikkat edin, bakın çalışıyor, diyor ki indiriyorum diyor. İndiriyorum ve indirdim. Şu an bunu merak etmeyin, daha kurmadık. Çünkü biz paket mantığını yanlış hatırlamıyorsam bir video sonra ya da 2 video sonra öğreneceğiz hocam. Daha detaylı orada size tüm mantığı anlatacağım. Ama burada bir paketi kullanmak için öncelikle indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra aktifleştirmek için şimdi bakın ne çıkacak altta. Şu anda bu paket Çalıştırdığım zaman, çok pardon. Çalıştırdığım zaman ne görüyorsunuz? Sen bunu aktifleştirdin diyor. Doğru mu? Şimdi çalıştırıyorum. Tak. Bakalım. Doc geldi mi? geldi. Çünkü bana ne dedi? Senin artık function'ın var. Sen paketi indirdin. Paketi kütüphaneden yani library'den okutturdun. Şimdi read Excel'i kullanabilirsin. Read Excel, bu X'i de silerseniz yine okur hocam. Artık bu fonksiyonu kullanabilirsin diyor bana. Bu işlemi tekrar yapmaya gerek var mı hocam? Daha sonra bir kere indirdikten sonra hocam, ya indirdik ya paket, buna gerek yok. Ancak bir dahaki zaman yeni bir script açtıktan sonra kullanacağımız kütüphaneleri tek tek yazmamız lazım. Bu kütüphaneyi mi kullanacağım? Kütüphaneyi yazıp çalıştıracağım. Çalıştırmazsam okutmayacak yine. O yüzden bu kütüphaneyi indirip kurmamız gerekiyor. Anlaştık mı? Bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Zaten niçin Murat? İlerleyen videolarda hocam paket nasıl indirilir, nasıl kurulur, mantığı nedir, neden bu şekildedir? Her şeyi anlatacağız. Buraya kadar ama arkadaşlar anlamıştı. Şimdi hocam CSV import ettik. Excel import ettik. Bir de TXT edelim mi? Edelim hocam. Hemen edelim hocam. Ben tabii ki burada bir tane daha TXT dosyam vardı benim. Şurada. Bakın şurada bir şey yapmaz, evet. Origin diye. Yine aynısını yapıyorum. Şuradan direkt kopyalıyorum ismini. Neden bu şekilde hızlıca yapıyorum? Çünkü zaten aynı çalışma yerindeyim ya. Burada ben çok kısa yol göstereceğim. Bir bitirelim. Neydi hocam bu? Panze yazalım böyle. Eksik ya da doğru. Atama yapalım. Ve şimdi. Read tamam. Read'e kadar sıkıntı yok. TXT olması lazım. Peki. Tamam. TXT var hocam. Var mı? Yok. Peki şöyle. Aha. Bu nedir hocam? TXT okutmanın yani TXT formatından dosya okutmanın fonksiyonu hocam. Read delim. Read delimle okutabilirsiniz. Read delim 2 ile okutabilirsiniz. Bir tane daha var. Read table'la da okutabilirsiniz. Hepsini sizin için deneyeceğim. Şimdi read delim diyorum. Aynı, hiçbir şey bozmuyorum. Bakın geliyorum. Burada küçük bir nüans olacak. Dosyanın konumu. Aynı zaten hepsinin konumu. Doğru mudur hocam? Evet. Sadece dosya adını ve ismini. Ama şimdi dosya adını da alalım mı? Dosya adını da hemen. Zaten kopyalamadım ben. Kopyaladım zaten ben onu. Ama 2 kere kopyaladık, doğru. Tekrar hemen kopyalıyoruz. Yeniden adlandır, kopyala. Burayı aşağı indirelim. Şuradan ara açalım. Mükemmel. Tamam. Neydi? TXT. Şimdi bence bakalım ne olacak. Bir başlatalım da. Biraz bekleyelim. Dosya büyük. Açıyorum. Dosyaları yürütürken hocam
çok daha kapsamlı bilgisayara ihtiyacımız var mı? Hocam dosyanın büyüklüğüne göre değişir. Ben bir kere sadece import ederken. Sadece tabii. Yani ben hocam 3 milyon satırlık bir şeyle çalışırken çok zorlanmıştım. Çünkü niye biliyor musunuz? Arch şu yukarıda gördüğünüz gibi bize belli bir kapasite veriyor. Bu dolduktan sonra daha çalıştıramayız. Yani. Bu RAM için. Yani evet. Kapasite. Evet. Bu gördüğümüz dataları da çoğu bilgisayar import edebilir. Eder. Arkadaşlar çoğu import eden basic datalar zaten. Bu şekilde import edilebiliyor. Hemen şey deneyelim. Aynısı. Farklı bir version deneyelim. Şurayı hepsinden de şöyle yapalım mı? Çekelim. Şuraya 2 yazalım. Okutalım. Ne yaptı hocam? Şimdi bekliyoruz hocam. Bakın yine aynı şey geldi. Bu arada şurada şu da var. Şunu da göstereyim size. Kov'u biz böyle okuttuk ya. Şu da var hocam. Read CSV 2 olarak da okutabiliriz. Bakın okutalım ama dikkat edin. Bir şeyler değişti sanki Kov'da. Teke düştü. Neden? Şimdi şöyle düzeltebilir miyiz? Şimdi bu başlıklara bölündü ya. Ben şimdi buna header true deyip çalıştırsam hiçbir değişiklik olmadı. Header true ne demek? Başlıklar olsun. Mesela separation neyle ayrılmış hocam bunlar diyelim. Virgülle ayrılmış olsun diyelim. Şimdi geliyorum Kov. Düzeldi mi? Düzeldi. Peki. Değişken 2'ye çıktı. Değişken 2'ye çıktı. Şimdi hocam neden read CSV 2 yazınca bunları yazmam gerekti biliyor musunuz? Read CSV ile read CSV 2 aynı function'da ama biz R'da data oluşturduktan sonra dostlarım bunu biz de yapacağız. Dosyayı bir de import ettiğimiz gibi export da dışarı da aktarabiliriz. Dışarı aktarma fonksiyonlarımızda write CSV, write CSV2 var. Şimdi demek ki bu dosya write CSV ile dışarıya aktarılmış. Import edilirken de write CSV istiyor. Ha diyor ki beni write CSV ile import edersen tek de gelirim. Ha yok. Read CSV 2'yi mi kullandın? O zaman bana şunu belli edeceksin. Ben bunu başlıklara ayırayım mı? Başlıkları ayırdıktan sonra bu ayırmayı da neye göre yapıyorum? Virgüle göre mi yapıyorum? Bu ne olabilir hocam? Noktalı virgül olabilir. Bu ne olabilir hocam? Gelelim. Çok pardon. Tablo olabilir. Nasıl dışarıya aktarıldıysa o şekilde de import etmem gerekiyor. O yüzden hocam bu değişiklikleri burada yaptık. Peki aslında hocam bu CSV2 ya da bu dediğimiz ikinci olan şeyleri biz çok sıklıkla kullanacağız. Çok kullanıyoruz hocam. O yüzden bilmemiz Datayla gerekiyor. uğraşırsak çok kullanıyoruz. Zaten bu eğitimi şuna göre hazırladım. En çok ne kullanılıyor? En çok ne karşınıza çıkıyor arkadaşlar? Tamam mıdır? Ona göre dizayn edildiği için içiniz rahat olsun. Şimdi read CSV ile CSV2 arasındaki farkı anladık. Neydi? Hemen küçük bir de geçiyorum. Dosyayı export etme şekline göre import etmemiz gerekiyor. CSV ile import edilen CSV ile export edilen CSV ile import edilmesi gerekiyor dostlarım. Tamam? Şimdi burada da aynı şeyi göreceğiz. Read delimle okuttuk. Şimdi read delim ama bu çıktı şey farklı olduğu için yine aynısını okuyabilir belki. Büyük ihtimalle. Nerede bizimki? Şempanzeye bakıyoruz. Açılsın. Sorunsuz çalıştı. Çalışmasaydı ne yapacaktık? Şurada şu kısım var ya. Hı hı. Kopyalayıp gençler şuraya yapıştırın. Evet. Niye? Bunu yine diyorum ona ki ben bunu read delimle export ettim ama read delim 2 ile okuttum. Silmek de istemiyorum. Header to separation virgülle yaptım zaten. Düzenle. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Zaten Excel dosyası bu. Excel dosyası bazen şu şekilde de olur. XLS de olur. Bu şekilde de olur. Şu an hocam bura bitti. Bura bitti. Bura bitti ve şurada çok güzel bir şey var. Set bildi. Ben bir şey sormak istiyorum. Şunları böyle tek tek yazmak sizce de çok şey değil mi ya? Yani uzun süreç. Evet. Peki ben şöyle bir şey yapsam ve sonra ne olduğunu açıklasam. Set vd desem. Şunu şuraya alsam. Şunu kopyalasam. Şuraya kadar. Hepsi aynı yerde. Doğru mu? Evet. Tamam. Şunu şöyle kopyalayıp şunu ben şu en başa alayım. Sileyim. Burayı sileyim. Anlatacağım. Merak etmeyin. Bakın izleyin şimdi. Sildim. Şu an zaten birçok arkadaşımız böyle mi oluyordu diyor olabilir içerisinden. Evet bu şekilde de yapılabilir. Anlamayanlar için zaten ben anlatacağım. Bu şekilde dosyanın konumunu tek bir yere bağlamış olduk. Siliyorum hocam. Her şeyi sildim. Bakın dikkat edin. İşimiz daha kolaylaştı. Okutacak. Zaten şu an zaten onu çalıştırırım. Burası bakın benim çalışma yerimi. Şurayı sileyim güzel olsun. Çalışma yerimi belirliyor hocam. Set vd. Çalışma alanı. Diyorum ki ben set vd'yi burada ayarlıyorum. Buraya yazdım. Tüm dosyalarımı buradan çekeceğim zaten. O yüzden bir daha tek tek bana yazdım. Bakın şimdi bakalım. Çalıştırdık. Okutabilecek miyiz? Onu okuttuk. Geliyoruz. Okuttuk. Geliyoruz. Okuttuk. Okuttuk. Geliyoruz. Bakın hiç dosya yolu istiyor mu? İstemiyor.
Şimdi ya zaten çünkü belli ettim. O yüzden genelde hocam kodlara başlamadan önce data import edeceğiz. İlk başta set VD'yi bir belli ediyoruz. Yani çalışma yerimizi. Set VD mantığını anlatalım mı? Set ne demek hocam İngilizce'de? Set ayarlama. VD nedir biliyor musun? Working Directory. Yani çalışma yeri. Çalışma yerini ayarla diyorsun aslında. Set VD onu kısaltılmış. Evet. Set Working Directory yani çalışma alanını ayarla. Nerede çalışacaksın? Bak ara diyorum ki kardeşim ben şu uzantıya sahip olan yerde çalışacağım. Set Working Directory diyorum. Bu da bir fonksiyondur hocam. İşimizi kolaylaştırır. Çok çünkü hocam tek tek bir daha yazmak zorunda kalmıyoruz. Bu yüzden setV'yi kullanmanızı tavsiye ederim. Ben şahsen çoğu çalışmanın hepsinde kullanıyorum. Anlamadığınız bir nokta umarım yoktur. Varsa da yorumlar sizi bekliyor. Biz de sizi yorumlarda bekliyoruz. Bu videoyu burada kapatıp diğer videomuza data ile biraz daha oyun oynayalım hocam. Daha eğlenceli bir şeyler yapalım. Var mıdır bir fikriniz? Data frame nedir? Matrix nedir? Liste nedir? Evet hocam. Data frame ile başlayalım. Hocam öncelikle data frame'i şu şekilde anlatalım. Data frame bir topluluk, data veri topluluğu gibi bir şey. Ama tam olarak ne? Buna başlamadan önce öncelikle bir data import edelim ve üzerinde oynayalım bir bakalım. Hocam şimdi arkadaşlarımızın da görmesi için şuradan gördüğünüz gibi doc klasörümüz var. Size zahmet bu doc klasörümüzü bir import edebilir misiniz? Tabii ki. Siz öğrenmiştiniz zaten. Derslerden bana da söyleyin yazabilirim de isterseniz sıkıntı yok. Siz bir bakın. Tabii. Öncelikle bir dosyanın özellikler kısmından dosyanın konumunu bulalım. Sonra tabii ki de bize lazım olan dosya ismi ve dosya uzantısı. Süper. Gördüğümüz kadarıyla dosya Excel dosyası. Tamamdır. Önce ara gelelim. Biz burada yazmamız gereken şey dosyanın ismi. Ayrıca aynı şekilde bu. Sonrasında dosyanın konumunu. Peki hangi fonksiyonla okutuyorduk hocam? Tabii ki de fonksiyonu hemen size söyleyeyim hocam. Read fonksiyonu ve sonrasında nokta dosyanın uzantısı olan XLA. Ama biz tabii ki de önceki videoda da aynı sorunu yaşamıştık. Excel dosyasını bu şekilde okutamıyorduk. Biz bir fonksiyonu daha önce bunu internetten indirip kurulumunu yapmıştık. Evet. Neydi hocam o fonksiyonumuz? O library'den o fonksiyonun şimdi okumasını yapacağız. O fonksiyonumuz neydi hocam? Read Excel'de hocam. Çalıştırdık. Bir warning mesajı rahat olun. Genelde warning mesajları çok fazla olmazsa bir sıkıntı çıkamaz. Zaten şey diyor. Sizin version'ınız 4.3.2'nin altında haberiniz olsun. Mesaj böyle sıkıntı yok. Bir daha fonksiyonunuz okutuldu. Şu an fonksiyonda sizin söylediğiniz gibi. Sonrasında fonksiyonun uzantısını sizin söylediğiniz gibi. Yazdım hocam. Evet sizdeyim. Tamamdır. Şimdi dosyanın konumunu aşağıya indirebilirsiniz şuradan. Alalım, kopyalayalım. Tamamdır. Ben böyle yaptım. Sıkıntı yok. Peki. Sonrasında tabii ki de tırnak süper. Hocam çok iyi. Sonrasında dosyanın konumunu yapıştırdıktan sonra biz tekrardan bu gördüğümüz şu işareti siz yaparsanız daha iyi olur. Tabii ki hocam ben yapıyorsunuz. Pardon ben de yapamıyormuşum. Dersler miydi? Dersleriydi. Tamam. Öyle miydi hocam? Tam tersi olabilir mi? Şu şekildeydi hocam. Tamamdır. 2 tane miydi yoksa? Hocam burada evet. Burada biz Windows derslerde düzeltmesini yapmıştık. Evet. Windows kullandığımız için bunların hepsini 2 tane yapıyoruz. Evet. Ama Mac şuradaki şeyler var. Mac ve Linux'ler için bu şekilde değil. Yoksa hatalı söyleyeyim mi hocam? Tamam. Dosyamız ismini ben doc sonra nokta evet. XLS aynen. Okutalım okuyacak mı? Hocam tebrik ederim. Oldu. Hocam bu arada Ertuğrul hocam kodlama ile ilgili herhangi bir geçmiş yok, herhangi bir bilgisi yok. Sizle birlikte siz neyseniz ben de o şekilde sizle birlikte yanımda öğreniyor. Şu an import edebiliyor. Çok sevindim hocam. Çok sağ olun. O zaman hemen başlayalım. Bilmediğimiz yeni şeyleri öğrenelim. Hocam ben sadece şeyi hatırlatmak istiyorum. Check data class yani data türünü check et diyoruz. Class'ını check et. Neydi fonksiyonumuz? Evet. Neydi hocam? Class fonksiyonumuzdu. Enter'a basıyorduk. Neyi check edeceğim? Burada da check etmemiz gereken şey datanın kendisi. Bir bakalım bu datanın türü ne? Çok pardon. Şöyle bir çalışalım. Tamam. Şimdi şuna bir bakalım. Bize neler söylüyor şu an? Diyor ki senin burada table, data frame, table yani burada bir data frame'im var. Veri tablomuzun kendisi. Bizzat kendisi data frame oluyor. Peki. Data frame'i anladık. Anladım. Peki hocam. Bunu yazdık zaten. Buradan hepimiz check ettik. Şu şekilde arkadaşlar sorabilir. Hocam niye böyle 3 tane çıktı falan. Şuna dikkat ederseniz
bir dosyanın kendisi, sonra kolonlar da var. Şu şekilde yapsaydık, şu an bunu bilmiyoruz. Hiç kafanıza takmayın, anlatacağım. Bu sefer karakter çıkacak. Neden? Çünkü diyorum ki dog içerisinde, anlatacağım buraları, rahat olun. Dog içerisindeki şu kolonumun tipi ne dersem bu sefer karakter diyecek. Karakterle data frame'in farkını anlatmaya çalışıyorum hocam. Bakın onun içerisindeki kolonlarda karakter derken bakın kendisine bir data frame. Aynen. Anlaştık mı burada? Süperiz. Peki hocam dataları birbirine çevirelim. Şimdi bir de liste mi oluşturalım? Listeyi arkadaşlar elinizde de oluşturabilirsiniz ya da benim gibi elinizde data frame varsa data frame'i listeye çevirebilirsiniz. Peki biz data frame'i listeye nasıl çeviriyoruz? Hocam şöyle diyelim, dog list diyelim mi bu sefer? Peki. Adı list olsun. Şimdi şöyle bir fonksiyon lazım. Liste olarak alacak. Liste olarak. Ara diyeceğim ki şunu biliyorum. Parantezin önüne fonksiyon ismi gelecek. Tamam mı? Parantezin içinde de neyi dönüştüreceğim ben? Data frame formatındaki dog'u liste formatı olarak alacağım. Liste olarak. İngilizce'de liste list. Olarak ne? Hangi şey? As. Yani as nokta list dersem hocam, çalıştırırsam bakın ne oluyor? Listeliyoruz. İşte bu da liste arkadaşlarım. Bakın liste formatında ne oluyor? Şurayı kapattığınız zaman bakın dog list type'ı nedir? List'tir. 2 tane length'i 2'dir. Neden 2'dir? Çünkü senin data frame'in 2 kolonluydu. Senin için ben aidiyeten 2 uzunluğunda farklı kolonlarda 2 ayrı alt element oluşturun ve bunlarda tek tek görebilirsiniz. Bunları gözetlemişim. Bakın yanında çıkıyor. Tıklayıp şuraya tıklardınız. Bakın ne geliyor? Aşağıya geliyor. Buna enter derseniz bütün verileri sırasıyla görürsünüz. Süper. Neden listeler var? Ben de bunu soracaktım. Neden listeliyoruz? Çünkü hocam bazı fonksiyonlar liste formatında verileri ister. Bazı fonksiyonlar data frame ister. Bazı fonksiyonlar matrix formatında ya da bir görev yapacaksınız, plot alacaksınız. Paketleri düşünelim. Bazı paketler neydi? Fonksiyon bütünlüğü. İçerisinde fonksiyon var. Fonksiyonlar farklı tipte data istiyor. İşte o yüzden bunlar var hocam. Ama şurada lütfen şuna dikkat edin. Ben de bunu çok geç öğrendim. Burada as değil de list yazsak ne olurdu? Yine listemiz oluşur bu arada. Ama nasıl bir liste oluşur? Dog listin altına bakın, istemediğimiz bir tane açtı. Bunun altına hepsini topladı. Biz bunu istiyor muyuz? Biz bunu istemiyoruz. Neden? İstediğimiz durumlar olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız bu da olabilir. Ama dediğim gibi siz direkt olarak buradaki gördüğünüz 2 kolonlu verinizi 2 liste olacak şekilde, yani bir listenin içerisinde 2 farklı element olacak şekilde yapmak istiyorsanız, Ertuğrul hocam söyle İngilizce as olarak as.list derseniz sonucumuzu şu şekilde çok güzel alacaksınızdır. Peki şimdi Matrix'e gelelim. Hocam aynı mantık, ben sadece dog matrix yazıyorum ve çevirme işlemini size bırakıyorum. Buyurun. Üstteki mantıkla aynı olacaktır. Siz de şekilde as.matrix dememiz gerekiyor sanırım. Evet hocam. Zaten bize de Enter'a mı basıyorduk burada? Direkt Enter'a bassak ne olur? Ya da mouse'la da tıklayabilirsiniz. Mouse'la ben tıklıyorum. Süpersiniz. Sonrasında zaten dog yazmamız gerekiyor ki biz yine dog için matrix verisi istediğimizde Enter'a basabilirsiniz, tıklayabilirsiniz. Enter'a bastığımızda da yine seçiyor. Hocam ben sizin için kontrole bastım. Yaptığımızda. Hocam bir matrixinizi açar mısınız? Hemen bakalım hocam. Evet. Şimdi burada çok güzel bir soru geliyor gibi hissediyorum. Evet, bu matrix, bir de data frame'i açalım, yani dog olarak aldığımız data frame'i açalım. Listeyi değil hocam. Evet, bir farklılık görebiliyoruz hocam. Neden? Evet, soru bu. Aynı şeyi ben alabilir miyim hocam? Çok teşekkür ederim. Tabii. Hocam eğer aynı şeyse neden matrix var? Data frame var. Hocam ben sadece şunu göstermek istiyorum. Herkes lütfen şu kısma odaklansın. Çekiyorum, büyütüyorum. Data frame olan üst kısımdaki dog gördüğünüz gibi diyor ki 69.000 tane obje, 2 tane variable, 2 tane verinin şeyim var, değişkenim var. Dog matrix'te de senin large matrix'in, büyük bir matrix'in var ve içerisinde 139.292 tane element var. Tam onun 2 katı gibi hocam. 2 katı hocam. Arkadaşlar matrix de şöyle hocam, matrix tek tip veri tutar. Tek tip veri tutabiliyorsunuz. Hemen göstereyim, açıklansın nasıl yani. Hemen biz sizin için bunu daha iyi anlamak için hemen şuraya hocam. X diyorum, tamam mı? Göreceksiniz. X eşittir 1'den 10'a kadar dedim, tamam mı?
Sonra Y dedim. Dikkat edin lütfen. Buraya çok dikkat edin. Y dedim. Şimdi şuraya bir C yazacağım. C'nin ne olduğunu hatırlıyor musunuz hocam? Videoda bastım ama ilerleyen videoda yine basacağım. Tam numaralarda kullanıyoruz. Yani birden fazla veri girişi yapacaksak C kullanıyoruz. Araya virgül. Kümelendirme gibi bir şey. Combination'dan geliyor. Umarım combination'dan geliyordur hocam. Ben hep combination diye anlatıyorum ama. Öyle. Değilse de arkadaşlarım beni düzeltirseniz ben de öğreneyim. Yorumlarda belirtirseniz ben de öğrenirim. Ben de pek hep combination deyip geçiyorum. Hocam bir string yazalım. Ertuğrul hocam diyorum. Hocam yazıyorum. Tamam. Hı hı. Bir tane de ne diyelim? Şuraya virgül koyuyoruz. Merhaba diyelim. Merhaba diyelim. Bir tane de Ali diyelim. Hocam şuraya 5 yapayım da çünkü şunu da hazır gelmişken yeri söyleyeyim. Tamam. Ya da hatayı alalım da öyle söyleyeyim hocam. Tamam, hocam. Umarım hata alırız, almamız gerekiyor çünkü. Şuraya Mustafa diyelim hocam. Şu kötü bir Mustafa yazdık ama olsun. 1, 2, 3, 4 veri oldu. Bir tane de ne yazalım hocam? İsim Orhan yazalım. Evet. Hocam şunları bir çalıştırayım. X geldi. Y geldi. Peki. Şimdi hocam bunları bir data frame'miş. Benim elimde bir tane table vardı. Ve o table dediğim bir tablom vardı. O direkt data frame'i. Ben bunları data frame'le nasıl toplarım? Metrik sayesinde mi? Şimdi hocam güzel soru. Hayır ama hemen toparlayalım. Şöyle diyelim. New data diyelim. Tamam mı? Hocam data nerede toplayacağım? Hocam bu kadar basit. Ne yaptık hocam şimdi? Hocam şu. Ben ne diyordum? Sizin ne dediysem R'ın dilinde de ara onu diyorum. Ne dedim? X ve Y'yi data frame olarak toplayacağım. Ara diyorum ki R. Bunu new data yapacağım. Data frame'de toplayacağım. Neyi toplayacağım dedim. X ile Y'yi toplayacağım. Bu kadar. Şimdi ben bunu çalıştırırsam ne oldu? New data görüyorum. Topladı hocam. Ama şeye dikkat edin. Ne burada yaptı? bir şey yaptı. Hı hı. Siz çünkü bir değişkeni bakın 1 ile 10 arasında. Şurada tekrarladı hepsi. Evet. Şimdi dostlarım güzel bir noktaya geldik. R'da length yani uzunluk dediğimiz şey çok önemli. Hocam aynı uzunlukta olmayanları data frame olarak bir yerde toplayamıyoruz. Toplasak bile geri kalan boşluğa yani boş veri atamamız gerekiyor. Ya da direkt atamadan hata veriyor. Ama R bize ne diyor? Tamam sen bunu böyle yaptın. Hadi ben senin demek istediğini anladım. Ben senin için bunu bir kombinasyon yapıyorum. 5 verin oradan var. Geri kalan 5 veriyi de senin için tekrarlıyorum deyip tamam diyor. Evet. Ama burada şu şekilde yapmamız daha doğru olur ilerleyen zamanlarda. Bunu dengelemek açısından hocam. Buradaki veri sayısı 5 iken buradaki 10 olduğunda. Evet hocam yani şurayı söylüyorum. Burada 5 yaptığımızda. Evet. Y'yi 5 iken burayı da 5 yapalım diyor. Hocam öyle olması gerekiyor. Daha doğru çalışır ama bu şekilde daha doğru. Şimdi daha gelelim. Baktığımızda hepsine eşitledi. Hepsine geldi. Şimdi hocam şunu söylüyorum. Bana siz bulur musunuz? X'in sınıfı nedir? Hangi türde veri olduğunu hocam nasıl buluyorduk? Bir gösterebilir misiniz hatırlıyorsanız? Class. Class. Evet hocam. Class fonksiyonu bize bunun verisini verecektir. Yine enter verdiğimizde sonrasında tabii ki de class fonksiyonunda. Şimdi x bir veri. O yüzden tırnağı... X'i yazdığımızda tırnağa gerek yok mu hocam? Hocam bir çalıştırın bakalım ne diyecek? Verdi. Karakter olduğunu söyledi. X'te bu arada hocam da dediği gibi bilerek yapmışsınız hocam cidden tebrik ederim. Class'ta tırnak kullanırsanız da yine cevabı kullanmasak da alır mısınız işte? Çünkü neden hocam? Alamayız. Şeye kadar güzel gittim. Şey dediniz değil mi? Fonksiyon. Şey düşündünüz. Evet farkında olmadan doğru bir şey. Ama hocam dikkat edin. X sayıydı bana karakter dedi. Evet. Çünkü ben de onu soracağım hocam. Bu numerik olması lazım. Evet ama neden? X'i bir karakter yapıp içerisine koyduğunuz için class içerisine koyulanın şimdi integer. İçerisine koyulanın direkt set tipini verir. Integer değil aynı zamanda bunlar tam sayı. Integer tam sayı olduğu için tam sayı. Yani peki hocam. Ya da integer fark ediyor. Kesinlikle. Fark ediyor mu? Numerik integer şöyle fark eder. Eksili bir şey olduğu zaman bu sefer integer olarak geçecek değil mi? Ama numerik olarak da geçebilir. Çünkü sayıdır. Tabii. Şimdi hocam şuna dikkat edin. Y'ninkini de ben bulmak istiyorum siz müsaade ederseniz. Y dedim. Şimdi dikkat edin. Bir sayı integer. Bir sayı birine karakter. Tamam. Doğru. Şu anda doğru. Şu an ben bunu data frame'de topladım. Doğru mu? Evet. Ama tırnak kullanmamız gerekiyor burada. Tamam. Class X'e baktıktan sonra şuna bakalım. Evet onu unutmayalım. Hı hı. Aynı zamanda da şimdi şuraya az önce biz new data'da topladık. Şimdi new data'nın sınıfına bakalım. New data bize hem data frame olduğunu söyledim. Şimdi belki karışmış olabilir arkadaşlar. Küçük bir özet geçiyorum. Şimdi gençler şunu göstermeye çalışıyorum. Az önce biz dog matrix'e baktık. Matrix ile dog'un normal data frame görüntüsü aynı.
Evet. Tek fark şuradaki toplamda, toplam veri sayısında farklılık var ama görüntü aynı. Bu farklılığı göstermek için bir veri oluşturuyorum sizin için. Fark ederseniz verilerimin bir tanesini numerik olarak aldım, integer olarak aldım. Bir diğerini de hocam ben string yazıyorum genelde. String karakter olarak aldım. Evet. Birleştirdiğim zaman new data'nın klası data frame oldu. Doğru mu? Evet. Bakın dikkat edin. Data frame oldu. Data frame içerisine girdiğim zaman new data'da şu kısmın numerik olduğunu, neden? Bakın dikkat ederseniz class, şunu da yapabilirsiniz. Class new data içerisindeki x eşittir nedir? Integer'dır. Doğru mu? Hı hı. Bu arada doların da ne olduğunu ilerleyen zamanlarda anlatacağım ama zaten görmüşsünüzdür. Class new dolar koyduğunuz zaman new data, yani o istediğiniz, hedeflediğiniz, target ettiğiniz data frame'in içerisindeki kolonları gösterir size. Yani onun içinde demektir hocam. Tamam mı? Peki y koyduğum zaman bakıyorum neymiş? Karakter olduğunu bana dedi. Yani ben data frame'in içerisine birbirinden kilit kelime, birbirinden farklı tipte verileri saklayabiliyorum. Değişkenli. Evet, yani birden fazla farklı değişken saklayabiliyorum. Peki gelelim bunu bir matrix'e bakalım. New data yapmıştık, doğru mu? Şimdi şöyle yapalım. New data diyelim. New data matrix diyelim. Tamam mı? Tamam. Hocam matrix yapacağım. As matrix olarak alalım. Tamam. Gibi. Az önce yaptığımız aynısını yapalım. Ama doku mu alıyoruz hocam? Şöyle bir şey var hocam. Şimdi burada matrix dememiz gerekecek. Neden? Çünkü elimde bir veri yukarıda değişkenlerim var. Onları ben bir araya toplayacağım için sadece matrix kullanıyorum. İşte bu. Beklediğimiz cevap. Ne diyor? Error verdi. Çünkü non-numerik, yani numerik değil. S koyarsak düzelir mi? Güzel. Peki hocam şuna dikkat edelim. New data matrix. Evet. Sorular geliyor. Şu an düzeldiğini sanıyoruz. Hani hatırlar mısınız? Evet. Arkadaşlarım error mesajlarına bir şey söyledik. Bazen çalışır ama istediğimizden alakasız çıkar. İşte geldi. Bu. Hocam matrix'e geldiğim zaman bana non-numerik matrix. Yahu numara yok diyor bana. Diyor ki bu numara çalışamıyor. Sen bunu as matrix yazarsan al. Benim sana verdiğimi ben hepsini integer olarak alırım diyor. Evet. Ya nasıl integer olarak alırsın kardeşim? Benim burada karakterim de var. İşte data frame'le matrix farkı. Data frame içerisinde veri tipi birbirinden farklı olan birçok veriyi alır. Ama matrix'e tek tipte veri girmeniz lazım. Girmezseniz bu aldığınız hatayı alıyorsunuz. Matrix'te daima numerik olmalı. Daima numerik değil hocam. Aynı tipte veri olmalı. Mesela şu an yani biri numerikse diğeri de numerik olmalı. Evet, ya da biri karakterse diğeri de karakter. Evet tamam. Kesinlikle. Tamam. Bakın gelelim şuraya bir Z diyelim mi hocam? Atayalım bunu. Bunu da 11'den 16'ya atarsak kaç tane olur? 6 tane olur. 15'e atayalım. Uzunluklarını aynı yapmaya çalışıyorum. Hı-hı. Şimdi X ile Z'yi birleştirsem oldu mu? Bir dakika şeyi unuttuk. Bakın bu sefer hepsini tek seferde birleştiriyor. Az önce as matrix'i şimdi matrix yaptım. Dediğim gibi bir şey var hocam. Bak şu an 1, 2, 3, 4, 5 bilmem bir şey. Bakın bunların hepsini orada yazdığım kadar birleştirecek. Ama şuna da dikkat edelim burada. Nerede bizim new matrix x'de? Tamam. Şimdi burada fark ettiyseniz 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 şurada tekrarlıyor. Çünkü evet sizdeyiz hocam. Az önce yine aynı sorunu biz Doc'ta da ilk başta da yaşadık. Evet. Burada iki değişken var ve birinin veri sayısı diğerine uyuşmadığı için tekrarlıyor. Böyle bir şey olabilir. Dediğim gibi Matrix'te bir de tek tip veri yazdığımız için ve Matrix formatında göreceksiniz. Biz bunu yazdırdığımız zaman, bakın şu konsola yazdırdığımız zaman bakın şurada bir vektörel kısım var. Bakın bir de burada vektörel kısım var. Yani kısacası dostlarım şunu burada bilmeniz gerekiyor. Data frame'e hocam farklı türde verileri entegre edebiliyorum. Matrix'te tek tip verileri entegre edebiliyorum diyebiliriz burada hocam. Anlatacaklarımız hocam bu dönüştürmelerde bu kadar. Umarım arkadaşlar net bir şekilde anlamıştır. Arda kütüphane library tanımı gibi başlıyoruz. Hocam kütüphane nedir diye bir soru gelse şu şekilde cevaplıyoruz. Kütüphane bizim belli fonksiyonları içerisine alan ve
özel fonksiyon olarak nitelendirebileceğimiz yapılardır. Bu kütüphanelerimizin içerisinde de fonksiyonlarımız vardır ve bunlar atıyorum merhaba yazılım diye bir fonksiyon oluşturulmuştur. Yani kütüphane oluşturulmuştur. Bunun içerisinde çeşitli fonksiyonlar vardır ve siz de kendi fonksiyonunuzu videonun sonunda, bu videonun değil, eğitimin sonunda oluşturacaksınız deyip bir tanım yapabiliriz. Peki kütüphane fonksiyon ilişkisi nedir diye bir soru gelirse artık arkadaşlar cevaplayabilirim hocam aslında. Siz de söyleyin burada. Kütüphane fonksiyon ilişkisi nedir hocam? Fonksiyonları sakladığımız yere biz kütüphane diyoruz hocam. Nasıl kitapları saklıyorsak, benden daha iyi açıkladınız bu arada hocam, tebrik ederim. Bunu söylemedim, bravo. Ertuğrul hocam söylediği aklınızda kalsın. Çok doğru bir tanım. Peki hocam kütüphane nasıl indirilir, nasıl kurulur? CRAN'dan ve Bioconductor'dan bahsedeceğiz. Öncelikle hocam bizde şimdi Library Read Excel yani Read XL var. Peki hocam ben size bir tane fonksiyon söyleyeyim. Biz bunu indirmiştik hocam. Biz bunu indirdik ama bunu hocam indirmediğimizi farz edelim. Ya da şöyle yapalım hocam. Packages'e gelelim. Şuradan Read XL'i bulalım. Bir önceki videodaki indirdiğimiz. Evet. Şu an ben bunu ne yapacağım hocam? Remove diyeceğim. Sildik. Tekrardan paket gitti. Şimdi geliyoruz. Şimdi ben diyeceğim ki arkadaşlar Excel dosyasını import edelim. Neydi kütüphanemiz hocam? Library. Kütüphane. Library İngilizce'de library. Kütüphane demek. O yüzden kütüphane library komutuyla. Aslında bu da kendi içinde bir fonksiyon da hocam. Yani biraz kapalı bir fonksiyon diyelim yani. Evet. Bu fonksiyonu kullanaraktan neydi paketimizin adı? Kütüphanemizin adı Read Excel. Tamam. Geldim ve istediğimiz o hatayı alıyor muyuz? No such file or directory diyor. Bir daha çalıştırıyorum. Şu an çalışıyor. Silmeme rağmen neden çalışıyor hocam peki? İşte soru burada geliyor. Şimdi ben bunu sildim ama çalışıyor. Şimdi bir daha gelip kontrol ediyorum. Read X'de. Hani hocam yok. Silmiştik hocam. Sildik. Şu an bir dosya okutsak hocam okutamayız. Hafızada hisse öyle. Biz bunu kullandığımızı bildiği için var gözüküyor. Ama biz bunu kullanamayacağız. Zaten bakın o yüzden ilk başta bir uyarı veriyor bize. Package'ları doğru kullan, version'larını doğru kullan gibi. Kullanabilsek kullanırız. Bunun sebebi de ben daha önceden de Ar'ın kendisinde arkadaşlarım kullandığım için var diyor. Ama sizde hiç yokmuş gibi düşünelim ve no function gibi bir uyarı aldığınızı farz ediyoruz. Hocam kopyalıyoruz. Nereye gidiyoruz her zaman? Google amcamıza. Çektik Google'u. Diğer videolara. Kitabımız bakın hazır önümüze çıkmışken arkadaşlar buradan indirebilirsiniz her şeyi. Şuradan kod kısmından bütün olarak download zip var. Evet. Kitabı bilen git klonla da yapabilir tabii ki. Library Read Excel dedim. No function yani fonksiyon yok. In R diye yazdırdım. How to solve could not function read Excel diye bir şey çıktı hocam. Evet. Şimdi bize bir paket gerçi hocam Stack Overflow'u severiz evet. Bir önceki videoda da aynısını yapmıştık. Hocam. Buradan mesela benim gözüme çarpan Library XLS. Tamam bunu biz yaptık olmadı. Biz bunu import şurada bir import et diyor. Ben bunu nasıl import edeceğim işte. Çünkü ben bunu bilmiyorum. Aşağılara iniyorum. Var mı başka çözümü? Burada bulamadım. Diyorum ki import edeceğim değil mi? Şimdi ben İngilizce bilmiyorum diyelim. Ben import edeceğim neyi kütüphaneyi? Türkçe kısmına geliyorum. Arda read neydi? XL'ydi değil mi? XLX mi? Bilmiyorum. XL paketi nasıl import edilir? Bakın ne diyor? Bir şeyler yazdı. Hiç bilmediğimizi farz ediyoruz. Geliyoruz. Aratıyoruz. How to install diyor. Buraya bir tıklayayım. Yani önüme bir çözüm yolu çıktı dostlarım. Bakın ne yapıyorum şu an. Hatam var. Hatamı çözmeye çalışıyorum. Bunu zaten bir önceki videoda biz yapmıştık. Yapmıştık hocam. Tekrardan yapalım arkadaşlarımız görsün. Türkçesi. Kaynak düzenleyici bölmesine install packages araya read XL yazın ve read Excel kitaplarını indirmek için çalıştırın. O zaman ne yapıyoruz hocam? Bu install packages'dan itibaren kopyalıyoruz. Paranteze kadar. Sonrasında gelip onu yapıştırdıktan sonra geliyoruz hemen. Doğrudan bize paketi indirecektir. Mükemmelsiniz hocam. Ama ne diyor bana? Ne dedi hocam? Bana bir update etmek istiyorsun. Hani bende var ya. Evet diyorum. Yani ama tekrardan yükle. Bütün şeyleri update et. Package'dan kontrol edebilir miyiz hocam? Şimdi hemen bakayım yapsın. Şu an bitirdi. Tamam. Şimdi geliyorum. Read Excel. Evet. Ve paketimizin burada. Peki description'a bakın ne dedi? Read Excel files. Yani Excel dosyalarını okumamıza yardımcı oluyor. Mükemmeliz. O zaman install packages ile tırnak içerisinde kütüphanenin adını yazarak kütüphaneyi indirebiliyoruz. Ama dikkat edin. Bakın buraya not düşüyorum. Kütüphane yani library.
indirme. Buraya yazarken library'de hocam ne yapıyorduk? Kütüphane aktifleştirme. Tamam? Evet. Şunu hocam şu kaynaklarda şöyle de görebilirsiniz dostlarım. Şu şekilde de yaparsanız yine çalışır. Sürüm hatası aldım ben. Sıkıntı değil. Bir de aslında hocam siz bazen yazı rengini değiştirebiliyorsunuz. Fontunun değil de rengini daha doğrusu. Onu tabii. nasıl yapıyorsunuz gösterebilir misiniz? Genel olarak görünüşten bahsediyorsunuz. Az önce mesela hepsini yeşil yaptınız. Ya, sebebi şu hocam. Size iyi dinleyin buraya arkadaşlarım. Tırnak koyduğunuz zaman sizden string bekler. O yüzden benim kullanmış olduğum option appearance kısmındaki stringlerim yeşil gözüküyor. Library'lerimde turuncu gözüküyor. O benim formatımı vermiş olduğu renk. Sizde mavi gözüküyor, kırmızı gözüküyor vesaire. Notlarınızda mesela burada mor gözüküyor. Notlarımda mor, kimi dosyada atıyorum yeşil. Yeşil çok görülmedi. Ona benzer renk. için kendi yapıyor yani. Tabii. Yok hocam biz hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece burada string formatını belli etmek için kullanıyoruz. Bu şekilde indiriyoruz. Şimdi gelelim CRAN nedir? Bioconductor nedir? Arkadaşlar siz de eğer bir şeyi install packages ile indirebiliyor iseniz bu R'ın kendi repozitorisindedir. Yani kendi deposunun bir paketidir. Kişiler bu paketi yapmıştır. R'ın repozitorisine yollamıştır. Biz indirirken oradan paketi install packages komutuyla indiririz. Bu arada install ne demek hocam? Kurmak, indirmek, packages paket. Paket indirmek. İngilizceden geliyor. Tırnak içinde paketin ismi indiririz. Hatta bunu söylemişken gelin hep birlikte bir CRAN'a bakalım. Şuraya CRAN yazalım. Arkadaşlar bunları bilmeniz çok önemli sizin için. Çünkü bazen paketleri indirmeyip paketleri zip formatında. Bakın hemen çıkıyor burada. Zip formatında ya da onların şeyini. Bakın download R'ı indirmek istiyorsanız buradan farklı seçenekler yapabilirsiniz. Hocam yok. Bunlar sadece R'ı indirmek için. Şu an paket istiyorsak bir paket yazıp CRAN yazıp buradan zaten install'la indirebiliriz. Ya da buradan paketin zip formatını indirip konsol aracılığıyla paketimizi yine kurabiliriz. Neden? Çünkü R'ı indirirken R'ın bir R kendisi var, bir de R stüdyosu var. Şurada göstereyim arkadaşlarım. Bakın. Şurada bir R'ın şöyle bir şeyi de var. Bu hepinizde vardı. Mesela buraya da şey yazabilirsiniz. 3+4 cevap 7 verecektir. Burada da tabii biz görüntüyü sevmediğimiz için burayı kullanmıyoruz. Tamam? CRAN'ı bu şekilde gördük. Yani R'ın kendi repozitorisi, oradan çıkabiliyoruz. Bir de arkadaşlar bioconductor var. Burada da genelde hocam biyolojik analizler olsun ya da bunu atıyorum FASTA formatlı dosyalar var. İçerisinde sekans, yani atıyorum DNA sekansı vardı. Böyle A, T, C, G gibi nükleotitlerin dizildiği biyolojik DNA dosyaları var. DNA sekans dosyaları var. Bunun tutulduğu format FASTA'dır. Bunların okunması için gerekli olan kütüphaneler mesela bioconductor'a yüklenir. Bioconductor'da mesela ben size bir tane söyleyeyim. Mesela şöyle düşünün. Bizim bildiğimiz paket indirmeyi yapıyoruz. Yanlış. Hocam büyük hatayı alalım. Sıkıntı yok. Install diyelim. Zaten çıkacaktır. Mesela get MSA paketi var. İndirdiğim zaman bakın bana şu hatayı, her zaman şu hatayı alacaksın. Eğer siz bir şeyi bioconductor'dan indirmeniz gerektiği halde CRAN'la indirmek için install kullandığınız zaman şu warning mesajı gelir. Package get MSA is not available for this version of R. A version of this package for bilmem bir şeyler başka bir yerde, bakın şuraya iyi bakın, might be available elsewhere, başka bir yerde mevcut olabilir. Mesela CRAN gibi mi? CRAN zaten R'ın kendi repozitorisi. Bioconductor gibi. Ya da atıyorum kişi bunu GitHub'ına yüklemiştir. GitHub'dan çekmeniz gerekir. Bu hatayı aldıktan sonra, yani başka bir yerde olabilir dedikten sonra şurayı kopyalıyoruz. Ama çok pardon, şöyle bir şey var. Bu GetMSA şu an benim hocam R'da ben bir paket yazıyorum. İsmi GetMSA arkadaşlarım. Benim oluşturduğum paket. Bu benim kendi oluşturduğum, şu an R'da benim bir projem. Paket yazıyorum. Hani söyleyeyim mi? Bir sürü fonksiyon yazıyorum hocam. Bunları bir pakette toplayıp kullanıcı arkadaşlarımız kolay olsun diye. Aynı nasıl library read excel gibi ben de library getMSA paketi yazıyorum. O yüzden bunun getMSA şu an değil, ben yayınlamadım bunu. Orijinali aslında GGMSA. Zaten install package GGMSA dediğin zaman bakın yine aynı hata. Ne diyor? Bu burada değil. Available elsewhere. Başka yerde bu diyor. Ne yapıyorum? Install package'i GGMSA'yı kopyalıyoruz hocam. Hemen ne yapıyoruz? Dediğimiz gibi Google'lıyoruz. Geldik. Yapıştırdık. En başta ne çıktı hocam gördüğünüz gibi? Bioconductor. Bu bioconductor'ın. Bioconductor bakın bize diyor ki installation, yani indirme. Nasıl indiriyoruz? Şurayı kopyalıyoruz. Komple dikkat edin. Kopyalıyoruz. Komple kod. Komple kod indirme kodudur. Yine aynı yer açmam daha güzel oldu tabii. Bu install yerinde install normali silip hocam şunların dikkat edin. Hepsini aynı anda seçerek
çalıştıra basıyoruz. Ben de şu an yüklü, bir daha yükleyeyim, biraz uzun süren bir paket çünkü. Hepsini aynı anda seçip çalıştıra bastığımız zaman çalışıyor. Bundan sonra artık o paketi kurarız. İner. Sonra indirdik. Dediğiniz gibi library'sini yazıp kuruyoruz ve o paketi artık kullanabiliyoruz dostlarım. Kran'ı da gösterdik. Bioconductor'ı da gösterdik. Unutmayın, Bioconductor GitHub'da da olabilir, başka yerde. O yüzden şu hatayı aldığınız zaman zaten fark ederseniz beyazla verir bunu her zaman genel olarak. Might be available as well. Başka yerde olabilir. Hemen ne yapıyoruz? Install'ü kopyalayıp yapışıyoruz. Zaten bize nerede olduğunu veriyor. Genelde şu if formatında verir. Google'dan bunları bulabiliriz. Google'dan bulmak zorunda, başka bir yerden bulamayız. Paketlerle ilgili olan şeyler, mantığını anladık. Nasıl indireceğiz, nasıl kuracağımızı da çok iyi anladık. Burada bitiriyoruz. Arın can konusu geldi hocam. Data manipülasyonu. Şimdi Arın zaten uzmanlık alanı veriydi. Yani veri manipülasyonu, veriyle oynama, veriyi değiştirme ya da seçme, bilmem kaldırma vesaire gibi işlemleri yapılacağı dersimize tekrardan hoş geldiniz hocam. Bunu nasıl yapacağız hocam? Hocam çok güzel bir soru. Ben de merak ediyorum. Bakalım, bir skriptimizi açalım ve bakalım. Bugün ne öğreneceğiz? Basit data manipülasyon nedir? Açıkladık. Şu C'yi bir anlatalım mı hocam? Yani çoğu videoda kullandık. Şimdi mantığını, her şeyini anlatacağız. Şu gördüğünüz garip işaretleri anlatacağız. Sonra kolonlarımızın ismini değiştireceğiz. Şimdi hocam bir datayı import edelim. Ben bunun için bir data oluşturmuştum. Arkadaşlarım zaten bunu indirerek bulabilir. Hocam şurada ad, cinsiyet, okul numarası adında bir dosyamız var. Bunu import ediyoruz. Artık import etmeyi siz de zaten çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz hocam. Ben direkt konumumu belli ediyorum. Şöyle bir şey de var. Benim bu script'im, şimdi bunları açıklayalım artık. Arkadaşlar zaten öğrendi. Benim bu script'im çalışma yeri zaten neresi? R dersleri. Verimler de R dersleri. Verimler o da R derslerinin içinde. O yüzden hocam direkt şunu yapabilirim. Adlandır. Ve ben bunun Excel dosyası olduğunu zaten nasıl öğreniyorduk hocam? Zaten özelliklere geldiğimiz zaten evet. Excel dosyası olduğunu görebiliyorum. Geldim. Okuyorum. Buna ne diyelim? Kişisel bilgiler diyelim. Tamam. Atayalım. Neydi hocam? Read.xls değil hocam. Geldi hocam. Şu aşağıdaki. Evet. Şunu unutmayalım. Biz daha önceden çalıştırdığımız için hocam şu an hata vermeden direkt read Excel'i görüyoruz ama şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Kullandığımız fonksiyonun kütüphanesi gerekiyor. Kütüphanesini kullanacağız. Sağda da gördüğünüz gibi. Sağda da zaten hali hazırda zaten bir önceki videodan duruyor. Zaten bunu çalıştırdık. Şimdi hocam adı neydi? Evet çok güzel. Adını kopyaladık galiba. XLS okutuyoruz. Bakın direkt okuyacak zaten. Şimdi arkadaşlar dosya konumunu az önce söyledim mi hocam? Zaten şu an ben bu dosyaları hepsini buraya koydum ve buradan açtım. Dikkat ederseniz. Buradan açtığım için otomatikman setvd zaten şurayı ayarlamıyor mu? Evet. Setvd buraya ayarlıyor. Burası zaten şu an burası. O yüzden hocam hiç yapmadan yapabiliyorum. Biz setvd'yi bir kere yaptık hocam. Onu artık bütün önümüzdeki scriptler için kullanabileceğiz mi? Kullanamayacağız hocam. Şunu anlatıyorum ben. Ben bu dosyayı açtığım yerle datanın olduğu yer aynı olduğu için o da onu setvd'yi kullanmama gerekiyor. Ama bu datayı ben atıyorum masa üstünden alsaydım setvd farklı olacak. Farklı olduğu için setvd değil. Şimdi hocam zaten kişisel bilgiler dosyamızı gördük. Datayı import ettik. Kaydettim. Tamamdır hocam. İlk başta hocam şundan bir başlayalım. Eğer ben birden fazla bir şey veri oluşturacaksam, mesela x eşittir. Burayı kullanacağız. Şu an sadece şu c'yi kullanalım. X eşittir. Ne diyelim hocam? 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bakalım hata almayı bekliyoruz. Tak hatamız geldi. Ne diyecek? Unexpected token. Yani ben bu virgülü anlayamadım. Yani Hasan bunu yazıyorsun da hocam ne demek istiyorsun bana? Biz de ne diyoruz? Pardon ben bunların her birini ayrı bir veri olarak biliyorum ve bunun içerisinde kombinasyon var. Yani birden fazla veri var. O yüzden C'yi kullanıyoruz. Kombinasyon dediğim gibi hala araştırmadım. Doğrusunu bilen varsa yorumlara yazsın. Bakalım. Birden fazla veri eğer kullanacaksak burada C'yi ekliyoruz. Her zaman ekleyeceğiz hocam. Çok doğru. Burayı yaparak C'yi öğrendik. Şimdi gelelim şuraya. Hocam bu dursun. Şu aşağıya inelim. Şimdi diyelim ki hatırlarsanız şöyle bir şey demiştik. Yeni bir veri oluşturalım. Buna da ne diyelim? Tek kolon diyelim. Neden tek kolon dediğimi göreceksiniz. Şimdi hocam şu kişisel bilgiler gördüğünüz gibi 3 tane kolon olacak. Gelin biz ad soyad kolonunu çekelim. Sadece. Tek kolon ad soyad diyelim. Ad soyad diyelim. Yani benim bu verimin içerisinde sadece ad soyad verisi olacak. Tamam. Şimdi ben bunu kişisel nereden alacağım hocam? Kişisel bilgilerden alacağım. Buraya bir dolar işareti koyuyorum.
Şimdi. Dikkat edin. Ne çıktı önüme? Evet. Diyor ki bana ad soyad, cinsiyet mi, okul mu? Bunlar zaten her biri neredeydi? Bu kolonlarda. Kolonlardaydı. Dolar koyduğumuz zaman neymiş doların anlamı? Kişisel bilgiler içerisindeki. Kolonlar mı yoksa kişisel bilgiler içerisindeki anlamına geldi? İçerisinde ne var? Evet, anladım. Ad soyad diyorum, çalıştırıyorum. Şimdi buraya dikkat edin. Şimdi o kolonlar. Bana nasıl verdi burayı hocam? Karakter olarak ben bunları aldım. Değer olarak. Şimdi ben yukarıda yazdığımız X formatında böyle, öyle değil mi? Evet. Şimdi ben bunu böyle çalışırsam Ali Demirci, Yahya Balcı, Ayşe Demir, Mustafa Korkmaz, Merve Kalemci diye verileri alabiliyorum. Ama bana bunu değer olarak verdi. Data tip, yani data frame olarak vermedi hocam. Neden? Biz ne dedik? Kişisel bilgilerde ad soyad kolonunun içerisindeki veriler. Ne o veriler? Karakterdir o veriler ve yandadır, çıktı. Peki şimdi kişisel aynısını yapıyorum. Tamam. Ad soyad 2 diyorum. Şimdi Allah 2 diyorum. Şuraya dikkat edin. Köşeli parantez koyuyorum ve şunu yazıyorum. 2. Orada köşeli parantez Pardon. ne yapıyor hocam? 1 yazalım. Tamam mı? Ben şunu söyleyeyim. Kaçıncı kolon hocam burası? Birinci kolon. kolon. İkinci kolon. Üçüncü kolon. Birinci kolon. Birinci kolonu istiyoruz. Şimdi dikkat edin. Peki şimdi bu nereye geldi? Data frame oldu hocam. Bakın. Yeni bir data frame oluştu. Yani tek kolonlu yeni bir data frame oluşturdu. Şimdi buradaki farkı hemen anlatalım tekrardan. Dolar işareti koyarsınız hocam. Dolar işareti. Sen kişisel bilgilerde Ar'la konuşalım. Tek kolon ad soyad adında bir veri oluşturuyorum. Oluşturduğum bu veri kişisel bilgiler içerisinde yer alan ad soyad kolonunun verileridir. O yüzden value'ya, yani değerlere geliyor. Bir data frame olmuyor. Tek kolon ad soyad 2 adında bir veri oluşturuyorum. Kişisel bilgiler içerisindeki birinci kolonu alıyorum. Çekip alıyoruz oradan. Birinci kolonu alıyorum. Ad soyad içerisindeki verileri değil. Birinci kolonu alıyorum. Birinci kolon zaten data frame içerisinde çektik. Data frame tek kolonlu data frame geldi. Arkadaşlar dolarla köşeli parantezde anlamadığınız bir şey var mı şu an? Çok net. Simgeler gayet açık. Peki hocam bu dolarla köşeli parantezin tek farkıydı. Şimdi şuna dikkat edelim. Soru şu. Yine kişisel bilgiler üzerinden çalışıyorum. Ben hocam adı Ali Demirci olacak ve yani tek row olacak, bir de sadece ad soyad ve cinsiyet verileri içerecek, Ali Demirci olacak. Yani birinci row'u alacağım, ilk 2 kolonu da alacağım. Yapabilir miyiz? Bakın dikkat edin. İlk 2 neyi alıyordum? Birinci row'u alacağım. Tek row alacağım. Virgül 2 kolonu alacağım. 1 ile ikinci kolonu alacağım. Doğru mu? Tamam. Çalıştırdım. Tek kolon ad soyad 2 geliyorum. Ne demiştik? Tek row olacak Ali Demirci ama ad soyad bilgisiyle cinsiyet bilgisi olacak. Geldik bu. Mantığını anlatalım mı hocam arkadaşlara? Arkadaşlarım şuraya odaklanmanızı istiyorum. Hata verebilir, buraya bakmayın. Köşeli parantez ile veri seçme yapıyorsak, bir verinin içerisinde hücre seçme ya da istediğimiz kısmı seçme yapıyorsak şuraya bir virgül koyuyorum. Hepimiz virgül görebiliyoruz değil mi? Evet. Virgülün solunda kalan kısım. Şimdi videoda ters gözükebilir. Virgülün solunda kalan kısım ne oluyor hocam? Row demek oluyor. Yani satır. Hangi satır alıyorsun? Virgülün solunda kalan kısım, bakın yazıyorum şuraya, satırdır. Virgülün sağında kalan kısım kolondur. Burayı da hashtaglıyorum. Güzel bir not olarak kalsın. Peki hocam soru şu. Kaç satır olduğunu, kaç satır? Hangi satıra kadar istiyorsun? Şöyle bir şey yapalım mı? New kolon diyelim ya da new data diyelim. Her yerde bunu kullandık zaten. Atayalım. Şimdi hocam peki sorumu şöyle değiştirsem. Kişisel bilgiler içerisindeki ilk 3 satırla ilk 3 kolonu alsak. Tamam. Ne yapmamız gerekiyor hocam? Bana yardımcı olun, yazayım. Önce kişisel bilgileri bir yazalım. Neden? Şimdi Ar'la konuşuyorum. Ben size nasıl anlattım dostlarım? Beni lütfen takip edin. Size diyorum ki kişisel bilgiler içerisinde ilk 3 row ile ilk 3 kolon, row satır. İlk 3 satırla ilk 3 kolonu alır mısınız? Alıp new data diye adlandırır mısınız? New data diye bir şey oluşturacağım. New data diye bir şey oluşturuyoruz hocam.
Birinciyi yaptım. Size söylediğimi yaptım. İkinci kişisel, sizin de söylediğiniz gibi kişisel bilgiler geldi. İçerisinden katacak. İçerisinden köşeli parantez. Neydi? Sonrasında 3 yazmamız gerekiyor ki çünkü biz 3 satırı. Peki 3 yazalım. Hadi 3 deneyelim. 3 tamam, ile 3 yazdım. Çalıştırdım. Hayır, 3 ve 3 değil hocam. 3 ve 3 yazarsak ne gelir bize sadece? 3. satırın 3. elemanı gelir. Evet. Ve ne geldi bize o yüzden? 3. Biz aslında bir noktalı. 1'den 3'e kadar ve 1'den 3'e kadar. Yani ilk 3 satır, ilk 3 kolonu istiyoruz. Çalıştırdık. New data'ya baktık. İstediğimizi verdi. Ama İstediğimizi verdi hocam. Biz satır yazarken sadece satır numarası değil, sadece 3 yazsak peki nasıl bir sonuç alır? Sadece 3. satır mı verir? Şöyle olur hocam. Çok güzelsiniz. İlk 3 kolonun, bakın ilk 3 kolonun sadece 3. satırında olanları verir. 3. satır Ayşe Demirci. Ayşe Demirci cinsiyeti kız 3. Bakın onu ne verdi? Sadece onu verir. Tamam. Benim de sormak istediğim bu. Mükemmelsiniz hocam. Çok güzel soru. Peki hocam bunu bu şekilde yapıyoruz. Ben şurayı, bu da dursun. Bunu hatta bunu kopyalayalım. Bu da dursun. Güzel bir şeydi. Şuraya 1-3 dedik ya hocam. Pardon. 1 ile 3 dedik ya. Bunu başka nasıl yapabilir dostlarımız? Yine bir new data aynısı olacak zaten. O yüzden aynı isimlendirmek istiyorum. Şunun aşağısına biraz dikkat ediyorum. Boşluklara falan. Niye takıntılıyım biraz. Tamam. Yine kişisel bilgiler yazıyorum hocam. Aynısı. Köşeli parantez. Şimdi 1,2,3 virgül 1,2,3. Niye? Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır alacağım. Birinci satır, ikinci satır. Aynı şey olur hocam. Hocam şimdi olur bunu çalıştırırsam ne olur? Geçmiş olsun, saçma sapan bir şey olur. Niye saçma sapan? Neydi hocam, biz birden fazla veri gireceksek ne yapıyorduk? Kombinasyon. C'yi yapıştırıyorduk. Şimdi şöyle bir C'mizi yapıştıralım. Neden hocam? Çünkü benim... Ya bu biraz daha sizin az önce yaptığınızın uğraştırıcı olan hali. Evet. Aslında noktalı 2 nokta üst üste kullanarak daha kolay. Daha kolay olabilir ama bazen olabiliyor. C kullanmamız gerekiyor 1'den 3'e kadar değil. String olacak veriler belki gibi şeyler düşünebilirsiniz. Çünkü hocam burada neye dikkat edin? Lütfen dostlarım. Aradaki virgül çok önemli. Niye? Bakın aradaki virgül satırla kolonu ayırıyor. Ben C olmadan yazarsam bunlar hep bir girdi birbirine. Hangisi satır hangisi kolon? Bilemeyeceğim. Şimdi çalıştırayım. Aynı sonucu elde edeceğim dostlarım. Mükemmeliz. Doları anladık. Bakın buradaki C'yi anladık. Doları anladık. Peki et işareti nedir? Hocam gördüğünüz gibi bir tane kişisel bilgiler diye bir şey yapmıştım. Şuraya ben bir liste 1 oluşturmak istiyorum izninizle. Nasıl yapıyorduk hocam liste? Şu an bu data frame'di değil mi? Nasıl bakıyorduk bunun data frame olup olmadığına? Class diyorduk. Evet. Kişisel bilgiler diyorduk ve bize data frame olduğunu zaten söylüyor. Şimdi ben bunu liste olarak yapmak istiyorsam hocam ne yapıyordum? As list diyordum. Doğru mudur? Hatırlıyorsunuz değil mi dostlarım? Verilerin birbirine dönüşümü. Hatırlamıyorsanız unutmuş olabilir. Ben de çok şey unutuyorum. Bazen anlatırken ben de hata yapabiliyorum. Hata yapıyorsam ben lütfen hocam ya da atıyorum Hasan şu dakikada şunu hata yaptın düzeltebilir misin diyebilirler. Tabii ki de elimizden geldiğince düzeltmeye çalışırız. Herkes hata yapın. Hatırlamıyorsanız data tiplerini birbirine dönüştürme videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi hocam gördüğünüz gibi bir tane liste oluşturdum. 1, 2, 3. Doğru mudur? Hı hı. İstediklerim var mı? Ali Demirci. Ya isimleri ayrı, cinsiyetler ayrı bir liste oluşturdum. Şimdi hocam geliyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Diyorum ki new data 2. Şu an ne yapıyorum? Hemen özür geçeyim. Şu et işaretini kullanacağız. Ortam sağlıyorum. Niye liste yaptığımı da göreceksiniz. List 1 demiştik değil mi? List 1. Bir et işareti hocam koyarsam. Ne olacak hocam? Şimdi hocam ilk başta şöyle düşünün. Şuraya bir et işareti koymadan önce bir dolar koyalım. Çıkacak mı? Çıkmayacak. Güzel. Ben buraya bir et işareti koydum. Şimdi bu şekilde çalıştırırsam new data 2 nerede? Oluştu diyor. Ama bir oluşma yok. Neden? Çünkü eksik bir şeyler var. Peki list bunu söyledikten sonra mesela şurada cinsiyet demişti hocam. Cinsiyet demiş. Doğru yazdım mı? Hı hı. Şimdi ne diyor hocam? Bu et işareti, evet. Bu et işaretini listede kullanamazsın diyor bana. Şimdi hocam ete geldiğimiz zaman et nasıl kullanılırdan ziyade şu an benim elimde uygun bir veri olmadığı için bunu net bir şekilde gösteremiyorum. Ama mantık çok kolay, anlatıyorum hemen. Şimdi hocam ben şuraya sizin için bir tane liste oluşturdum şu an. Burayı biraz hızlı yazmayı görmemiş olabilirsiniz. Şu an ben bunu bu şekilde çalıştırdığım zaman şu an ne yaptık?
bir kendime liste oluşturdum. Burada gördüğünüz gibi benim elimde kişisel bilgilerin bir listesini oluşturdum. Ardından şimdi geliyorum. Şimdi bu liste, bakın dikkat edin, şurada bir tane list 1 var. Bu bizim şey zaten. Liste 1 diyorum. Et koyuyorum. Şimdi hocam bizim listemiz içerisinde satır yok. Şurada göreceksiniz. Normal verilerimiz var. Şu şekilde bakalım. Normal verilerimiz olduğu için et çalışmıyor şu an için. Normalde biz eti listede eğer bir row name varsa ki genelde alt alta olur, büyük kompleks, özellikle atıyorum böyle Seurat, RDS dosyalarıyla falan çalışırken alt tarafta ekstradan row'lar olur. Bu row'lara erişmek için dostlarım şunu yapıyoruz. Az önce gördüğünüz gibi list 1 et dediğiniz zaman aynı nasıl dolar işareti koyuyorduk şurada hocam sıralanıyordu ya, et dedi o şekilde sıraladı. Bunu şu an bu şekilde bilmeniz sizin için yeterli olur. Dediğim gibi daha detaylı öğrenmek için de Google'la araştırıp bulabilirsiniz ama şu an bu kısım için yeterli. Neymiş hocam et? Liste içerisindeki row name'leri çekmek için bunu. Şu an bizde row name olmadığı için gösteremeyiz ama mantığı bu. Aynı dolar işaretinin listedeki formatıdır diyebilir miyiz? Çok rahatlıkla diyebiliriz hocam. Şurayı hemen bir temizleyelim. Şimdi gelelim hocam şunu anlatalım. Kolon ismi değiştirelim. Peki bunu nasıl yapalım? Şimdi geldik. Şurayı bir silelim. Şimdi hocam geliyorum. Bakıyorum ki kişisel bilgiler dosyam içerisinde ad soyad hoşuma gitmedi. Bunu değiştireyim. İsim soyisim yapayım. Tamam. Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz hocam? Size anlattığım ara söylüyorum. Diyorum ki ben dosyamın isimlerini sevmedim. Dosyamın isimlerine nasıl erişirim? Ara bunu söylüyorum. Diyorum ki isim ne demek? İngilizce'de names. Evet. Dosyamın neydi? Yani datamın ismi neydi? Kişisel bilgiler. Bak, yazdığım zaman ilk şunu bir çalıştıralım. Tamam. Ne görüyorum? Ad soyad, cinsiyet, okul numarası. Yani kolonların ismine ulaşabildim mi? Ulaştık. Adım adım gidiyoruz arkadaşlarım. Names, kişisel bilgiler. Tamam, names bu buldu. Okay. Şimdi kaçıncısı peki? Şimdi bunu inceledik. Ben diyorum size hocam. İsimlerin birincisini değiştireceğim. Nasıl yapıyorduk bunu? Tamam. Birinci kolonu seçtim. Kolon. Şu an dikkat edin. Hala atamayı yine çalıştırıyorum. Bakın. Evet. Adım adım gidiyoruz. Yani deneye derken adım adım. Nereye ulaştım? Bakın dostlarım. Ali Demirci diyorum. Ad soyadı değiştireceğim. Öncelikle bu dosyanın isimlerine ulaştık. Nasıl ulaştık? Hatta şöyle yazalım mı hocam? Names, kişisel bilgiler yazdık. Şuraya da gelmişken karışmasın. Kolon ismi değiştirme diye not düşelim, karışmasın. Şuraya gelelim, şuraya büyütelim. Names deyip çalıştırdık. Ne bulduk? Kolon isimleri. Doğru mudur? Şimdi geliyorum yine aynısını yazıyorum. Names. Sonra birinci kolon ismi. Amacımız birinci kolon ya. Birinci kolon ismini elde etmek istiyorum. Birinci kolon ismini alma dedik. Hemen çalıştırınca zaten ne gördük? Konsolda görüyoruz ki ad soyad olduğunu gördük. Evet. Şimdi ise bunu ne yapacağız? Şimdi buraya kadar bulduk. Step step gidiyoruz. Ama anlaşılmayan bir şey yoktur diye umut ediyorum hocam. Şimdi geliyorum. Peki bu ne olacak diyoruz. Şimdi atıyoruz. Ne olacak? Şimdi burada bir atama yaptığımız için bir de isim yazacağımız için ne kullanacağız hocam? Stringimizi açıyoruz. Ne diyelim? İsim, soy isim diyelim. Çalıştırdık mı? Hata var mı? Yok. Hemen gidelim kişisel bilgileri. Parantez peki ben göremedim hocam. Hocam çünkü niye parantez kullanmıyorum? Birden fazla veri girmiyorum. Tek veri giriyorum. O yüzden bir paranteze gerek yok dostlar. Tek veri kullanıyorsan sıkılıyor. Geldim. Hepimiz kişisel o. Ne oldu? Ad soyad, isim soy isim oldu. Bu kadar basit. Yani adım adım. Nasıl Ertuğrul hocama ve size anlatıyorsam arada öyle anlatıyorum. Ben kolon isimlerini değiştireceğim. Kişisel bilgiler datasının adları ne? Diyorum ki names. Adları. Parça parça bakışın çıkıyor. Names. Peki birincisi ne? Ad soyad. Peki bunu isim soyisim olarak atamak istiyorum. Atıyorum. Geliyorum bakıyorum. Bak atadım. Atamış. Dostlar bu kadar basit. 3 adımda. 3 adım basit. Peki bunu başka nasıl yapabiliriz? Bir de şöyle bir şey var hocam. Call names. Bakın call names neydi? Kişisel. Bu da tek seferde yapacak sanırım hocam. Bakın. Ne yaptı hocam? Az önce names dedik ya. Hı-hı. Onlar aynı zamanda neydi? Call. Aynı bakın. Şurada lütfen şu kolu bir kapatın. Şuraya bir keseyim. Names. Call names. Yani kolon isimleri. Onlar zaten kolon ismi değil miydi? Kolon ismi. Call names. Geldim. Call names'den kaçıncısını değiştireyim hocam yine? Bu sefer cinsiyeti küçük C ile başlayan yapalım mı? Gelelim.
cinsiyet yapalım. Böyle yazarsak yine olmaz. Çalıştıralım. Değişti. Bakın küçük harfle cinsiyet. Evet. 2 farklı yöntemle kolon ismi değiştirme. Birini names olarak bu şekilde yapabilirsin ya da bu şekilde yapabilirsin. Ha bunun bir de başka bir güzelliği de var. Onu da gösterelim. Call names arkadaşlar bunlar çok önemli. Anlatıyorum biliyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur ama bu basic data manipülasyonu arkadaşlarım öğrendikten sonra ilerleyen zamanlarda fonksiyon yazma olsun, diğer görevleri yapma olsun her şey çok kolaylaşacak sizin için. O yüzden bu kısmı kaçırmayın. Burası bizim için çok önemli. Gerisini zaten çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Ben size güveniyorum açıkçası. Şimdi geldim call names dedim, çalıştırdım, ne gördüm? Bu. Evet. Ondan sonra diyorum ki şimdi C kullanıyorum. Aynı anda tüm kolonların ismini değişebilir miyim? Değişebilirim. Yazalım. A olsun. İkinci kolonum B olsun. Üçüncü kolonum C olsun. Çalıştırdım. Sırasına göre yaptığımızda üçünün de ismini değiştirdik. A, B, C. Herkes görüyor mu? Call names sayesinde tek seferde de hepsini değiştirebiliyoruz. Yine birden fazla veri olduğu için C'yi yine koyuyoruz. Şu an bu videoda da neyi öğrendik? Küçük bir özet geçeyim. Eğer bunları öğrendiyseniz bu video sizin için çok verimli geçti. 1. Import etmeyi zaten biliyordunuz. Nasıl data içerisindeki bir kolon içindeki veriler erişir. Kolon içindeki verilere erişmek için dolar işareti, kolonun kendisine ulaşmak için köşeli parantez kullanarak istediğimiz satır sayısını, istediğimiz verileri almak için içerisinde virgülden öncesinin satır sonrasının kolon olduğunu, aynı zamanda bunların bir kolonun ismini, şu çok önemli, liste et işaretini nasıl kullanıyoruz? Row isimleri varsa row isimlerini almak için et işareti kullanıyoruz. Ve kolon isimleri names ile nasıl değişiyor? Step step gittik, değiştik. Call names ile aynı names ekimi nasıl değişiyor ve call name sayesinde tek seferde tüm kolon isimleri nasıl değişiyor hocam? Öğrenmiş olduk. Basit data manipülasyonun can noktalarını çok iyi bir şekilde öğrendik dostlarım. Eğer soru işaretiniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayalım diyelim hocam. Aynı zamanda da tekrar. Siz de pratik yapmaya çalışın. Bunları değiştirin falan filan. Daha çok kalıcı olacaktır. Bir önceki videoda bir et işareti vardı. Evet. Bu basic data manipülasyonu. Onu anlatamamıştık. Net anlatamadık. Çünkü o insanlık hali hocam. Ben doğru veriyi koymayı unutmuşum ama şimdi aklımıza soru işareti kalmasın. Çünkü biz işin mantığını en güzel şekilde anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden ben arkadaşlarım ve hocalarım, ben buraya bir tane gördüğünüz gibi bir veri aldım hocam. Evet. Bu bir RDS dosyası, liste gibi çok benziyor ve içeriğinde birden fazla böyle listemsi şeyler olduğu için eti burada çok güzel göstereceğim size. Kopyalıyorum ismi. Zaten script'imi açtım. Hocam bu da aynı. Mesela bu pankreas yazayım. Hocam aynı read RDS. Çünkü dosyamın formatı RDS. Evet, aynı. Her şey aynı. Açık kaldı hocam. Orada sıkıntı olur mu? Caps açık bıraktım. Kapatayım hemen hocam. Read RDS. Dosyamın zaten ismi bu. Dikkat edin. Uzantı yani directory diyorduk ya hocam. Working directory belli etmiyorum dostlar. Neden? Bakın zaten aşağıda aynı directory değil mi? Dosyam da aynı directory olduğu için. Evet. Aynı. Konum aynı olduğu için okuttuğumu bakın hemen yanında gelecek. Hani hocam şey diyordunuz ya, ne kadar büyük dosyalarla çalışabiliriz. Bakın şu dosyanın boyutuna 1 GB. Hocam biz 30, 50, 100'lerle çalıştık. Çok fazla olabilir işte dostlarım. Hocam şimdi burada şu var. Mesela atıyorum yine new data diyelim, vazgeçemedim. New data diyelim. Eşit atama operatörü. Şimdi pankreas dedikten sonra şöyle yazalım. Şuraya alacağız ya. Evet, aynen. Şuraya aldık. Şimdi bakın et işareti koyduğumu ne geliyor? Hatırlayın. Bir önceki videoda demiştik ki hocam, dolar işareti koyduğumuz zaman içerisindekileri gösterir. Gelin pankreasın içerisine bakalım. Bakın essay, metadata falan filan. Bakın hemen buraya geliyoruz. Eti koyduk mu? Yani. Başlıkları direkt bize veriyor. Hani demiştik ya, row isimleri veriyor. Başlıkları veriyor gibi düşünün. Orada bunu demeye kastettik. O anda elimizde veri yoktu. Şu an elimizde veri var. Eti de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun yerine dolar işareti kullanabilirsiniz. Dolar et şeklinde de gidebilirsiniz. Ben burayı size şuraya bir dolar işareti koyayım. Bu verinin kendisini yine GitHub'a yükleyeceğim. Oradan alabilirsiniz. Bunları komple yorum satır yapıyorum. Komple yorum satırını hocam Ctrl Shift C'ye bastığım zaman seçtiğim tüm yeri yorum satırı yapacaktır. Tamam mı dostlarım? Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Arkadaşlar ve hocam, Library Deployer diye bir paket var.
bu videodan önce basit data manipülasyonunu, veri manipülasyonunu öğrenmiş ya. Evet. Bunun bir de paketi var. Hocam bu deploy ile manipülasyona ait her şeyi hocalarım, arkadaşlarım yapabiliyoruz. Yani birçok fonksiyon var. Ben bugün en çok kullanılanları size göstereceğim. Ama internete gelip eğer daha da detayını öğrenmek istiyorsanız şu an size en yaygınları ben göstereceğim zaten. Şuraları kapatalım. Deploy yazarsanız deploy PDF yazalım. Bakın burada zaten CRAN, hatırlıyorsunuz CRAN'ı. CRAN gördüysek yani bakın burada deploy'ın kullanımına ait PDF'i zaten bulabilirsiniz dostlarım. Buradan istediğiniz indirip detaylıca öğrenebilirsiniz. Ben en yaygınları zaten hocam göstereceğim. Şimdi burada CRAN gördük. CRAN gördüğümüz zaman demek ki biz bu paketi nasıl indireceğiz? Install packages deploy. Bir paketimden indiriyorum. Bakın install komutuyla bende zaten olduğu için tekrar güncelleyeyim video. Evet demiyorum. Bir tık uzun sürebilir diye. Ama bu şekilde indirdiğimizi, şimdi yenileyecek onu zaten. Bu şekilde indirdiğimizi unutmayın. Neden? CRAN'da olduğu için install packages ile indirebiliyorum. Aktifleştirmek için ne yapıyoruz hocam? Library deploy yazdığımız gelecektir. Şu an paketim. Şu anda paketimiz zaten aktif. Sadece şey diyor 4. Şu an bakayım. Bir error message fade bir şeyler demiş. 0.63 kullan 4 kayıt package falan build. Diyor ki 4.3.2'de sen bunu kullanamazsın diyor. Tekrar söylüyorum, aynı hatayı veriyor. O zaman ne diyorum ben? Sen bana bu version'da kullanma izni vermiyorsan o zaman ben bunu tekrardan indireyim diyorum. Evet diyorum. Şimdi büyük ihtimalle benden sürmüşsek ama biz bunu bir şekilde kullanacağız. Sadece burada indirmesini bekleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi biz buraları kestik. Hızlıca zaten bakın ben bu şekilde indirdiğim zaman bana version hatası verdi. Ne yaptım? Tekrardan kurdum hocam. Install'ü kullandım. Neden? CRAN'a yani Ar'ın kendi repozitorysunda olan bir paket. Sonra şimdi library'yi çalıştırdığım zaman şu an paketim aktif. Dediğim gibi ne için kullanıyorduk hocam bu paketi? Basit data manipülasyon. Bir video önceden öğrenmiştik zaten. Böyle köşeli parantezlerle, call names'le vesaire şeyler yapıyoruz. Bunları deploy ile de yapabiliyoruz. Gösterdiğim gibi PDF'i okuyarak daha da fazla bilgi alabilirsiniz. Şimdi biz burada deploy içerisindeki filter fonksiyonunu, select fonksiyonunu ve rename fonksiyonunu öğreneceğiz. Nerede işinize yarayacak? Göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Çok karşınıza çıkacak. En çok da bunları kullanıyoruz. Hemen başlayalım. Hocam öncelikle bir tane paket buraya bir tane data frame yani bir tane data tablosu buraya import edelim. Ne olsun? Bizim data olsun. Ama data diye bir fonksiyon olduğu için burada ne olsun? Data 1 diyelim ki farklı bir şey olsun. Read şuradan bizim bakın zaten arkadaşlar da görebilecek. Şurada yine cinsiyet şeyini alalım. Burayı kapatıyorum. Arı açıyorum. Bunun ben bir tane ne olduğunu biliyorum hocam. Excel dosyası olduğunu biliyorum. O yüzden kütüphanemi aktifleştirmem lazım. Read Excel fonksiyonunu aktifleştiriyorum. Yine warning mesaj dediğimiz gibi sıkıntı değil. Read yaptıktan sonra hemen burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Evet yani büyük ihtimal herkes doğru cevap veriyordur. Read zaten fonksiyonum aktifleşmiş oluyor. İsmini yazıyorum. Uzantıyı unutmuyorum. Ekledim mi dosyam gelecek. Neden peki direktörü yazmadım? Çünkü aynı yerde çalışıyorum. Hem script'im R dersleri içerisinde hem de verim R dersleri içerisinde olduğu için bir tane set ya da bir tane yol belirtecek bir şey yazmama gerek yok. Yol pet diye de duyabilirsiniz. Verimi aldım. Şimdi hocam soru şu. Ben ilk başta cinsiyeti erkek olanları almak istiyorum desem. Bakın çok farklı bir şey ilk defa duyuyoruz. Doğru mu? Evet, seçeceğiz. Nasıl seçeceğiz? Filtre ne demek? Filtreleme. Evet. Dipler bize filtreleme özelliği veriyor. Biz bunu filtreleyerek sadece cinsiyeti erkek olan erkekler diyelim. Hangi dosya içerisinden? Data 1 içerisinden. Şimdi ilk defa görüyoruz. Bunu gördüğünüz zaman deploy fonksiyonu yani deploy paketi geliyor diyelim. Yüzde işareti, büyüktür işareti, yüzde işareti yani pipe olarak da adlandırılır. Ya da böyle yapmak istemiyorsanız Command Shift M'ye basarsanız da otomatikman command dediğim kontrol yani Windows'ta kontrol, Mac'te command olarak yaparsanız pipe otomatik yaparsınız. Zaten direkt enter'a bastığınız zaman bakın erkek yazdığınız yer direkt aşağısına gelir. Burada hata vermesinin sebebiyle devam etmedim ben. Yazmaya devam etmem lazım. Hangi fonksiyonu kullanacağım hocam? Filter, parantez varsa fonksiyon belirtecidir. Evet. Hemen yazıyorum. Filter. Neyi filtreleyeceğim ve nereden filtreleyeceğim? Nereden filtreleyeceğimi yazıyorum. Cinsiyetten. Doğru mudur? Cinsiyet yazınca bakın zaten çıkacaktır. Evet çıktı. Neden? Data 1 içerisinde olduğum için dostlarım.
Cinsiyet yazıyorum. Cinsiyeti nedir dedik? Erkeğe eşit olan. Yani neye? E'ye eşit olan. Nasıl yazarız? Eşittir'i öğrendik. Nasıl yapacağız hocam? Nasıl yapacağız hocam? Eşittir nasıl yapıyorduk? Eşittir'i biz normalde tek eşittirle yapıyoruz. Ancak normal atıyorum 1 eşittir 1 derken ya da atıyorum orada 2 eşittir kullanıyoruz. Bu da aynı. Burada da aynı. Çünkü niye? Benim bir verimin bir verisine eşit olma durumu var dostlarım, değil mi? Bir verinin bir veriye eşit olma durumu varsa bizim eşittir'i kullanıyoruz. Neye eşit olacak dedik? E'ye. Çalıştırdığımız zaman ne diyecek? Bulunamadı. E neden bulunamadı diyor. Acaba E'nin formatında mı bir sıkıntı var? Evet. Değil mi? Bir karakter olduğu için mi? Bakın şimdi çalıştı. Erkekleri seçtiğimiz zaman neyi görüyoruz? Bakın datada 2 tane kız vardı. Şimdi sadece erkekler var. Bu kadar. Neyi unutmayacağız? Bilerek bu hatayı görmemiz gerektiği için bunu almam gerekti. E ama nasıl E? E benim nedir? Karakter. Ha bilmiyorsak hangi formatta olduğunu ne yapıyorduk hocam? Class yazıyorduk. Doğru mudur? Class yazıyorduk. Hangi data 1 içerisindeki nerede? Cinsiyet. Karakter olduğunu bana zaten söylüyor. Evet. Süper. Buraya gelip data tipini kontrol etmek yazalım. Peki. Aslında hocam anladığım kadarıyla bu yüzde işareti, yüzde küçüktür işareti. Pipe işareti hocam. Yani bu aslında bizim istenmeyen verilerimizi mi siliyor yoksa istenen verileri mi çekiyor? Hocam şöyle, buradaki pipe işareti dostlarım bu paketin kullanmış olduğu bir işaret diyebiliriz. Bu pipe işaretiyle şunu yapıyor. Ben bu pipe'ı koyuyorum. Benim datam data 1'dir. Pipe de diyor ki benden önce datanın ismi var. Ben bu datanın içerisinde işlem yapacağım. O yüzden fark ettiyseniz filter'da nedir? Dipler içerisindeki bir fonksiyon. Anladım. Doğru mu? Filter'da nedir hocam? Dipler içerisindeki bir tane fonksiyondur. Fonksiyonu kullanıyorum ama dikkat ederseniz dostlarım gelip buraya data 1 dolar işareti cinsiyet yazmıyor. Niye? Pipe zaten bana diyor ki tamam ben şimdi data 1'in içerisinde ayıklayacağım senin için. O yüzden sadece kolon ismini yazman benim için yeterlidir. Bu şekilde yapıyoruz. Peki hocam bunu seçtik. Şimdi filtrelemeyi anladık. İstersek şunu da yapabiliriz. Sadece kızları seçebiliriz. Okul numarası 5'ten şöyle diyelim 3'ten büyük olanları filtreleyebilir miyiz? Filtreleyelim. Hadi filtreleyelim mi? Filtreleyelim. Bu sefer de şöyle diyelim. Filtre 1 yaptık. Yeni başka bir şey yapalım. Okul nu diyelim buna, tamam mı? Okul nu eşittir. Nereden yine data 1 içerisinden yapacağız. Pipe'ı koyuyoruz hocam. Ne yapacağız? Filtreliyoruz. Buraya kadar anlaşmayan bir şey yok. Her şeyin mantığını da anlattık. Neydi? Okul numarası. Bak bana ne diyor? Okul nu var ama dikkat edin. Bakın şurada okul nu dedi ki veridir. Şuradaki nedir? Datanın içerisinde. Data 1'in içerisinde. O yüzden bunu seçmem gerekiyor. Zaten onu alıyor. Ne dedik? Büyük ya da 3'e eşit olsun diyelim mi? Büyük ya da 3'e eşit olanları filtrele diyelim. Peki. Çalıştırdık hocam. Okulunu seçtik. Hangileri var? 3'ten büyük ve biz 3'ten küçük demiştik ama büyük aldık. Fark etmez. Data 3'ten büyükler 3, 4, 5 Ayşe, Mustafa, Merve. Okulunu Ayşe, Mustafa, Merve. Onları bizim için filtreledik. Bu kadar basit bir kullanım var ve çok mantıklı bir kullanım burada var. aslında fonksiyonu yapan filtre aslında. Evet filtre hocam. Bir de tabii pipe'i nasıl kullanacağız onu. Şimdi o çok önemli. Niye? Çünkü pipe nedir? Ayıklayacağım ben onun için. Rahat ol demek. Şimdi hocam gelelim şunu yapalım. Şimdi şu kısım düzenli olsun. Şu kısmı biz şu kısım için kullanmıştık. Doğru mu? Tamam. Şimdi hocam soru şu. Ben kolon 1 ile 2'yi seçmek istiyorum. Bunu biliyorduk. Bu videodan önce nasıl yapmıştık? Kolon 1 ve 2'yi nasıl seçiyorduk hocam? Kolon 1 ve 2'yi seçerken biz name. İsim değişmek için. Ama direkt kendisini alırken köşeli parantez 1,2 koyarsak. O simgeyi kullanıyoruz. Eğer şöyle yaparsak sadece 1 2 koyarsak yani diyelim atalım yani şu şekilde anlatayım görelim daha kolay olsun. Neydi? Data 1 içerisinde geldik. Şimdi 1,2 dersem neyi alır bana sadece? Sadece 1 ve 2. Yani ikinci kolonun birinci satırı. İkinci kolonun neredeyim? İkinci kolonun birinci satırı ne? E. Neyi aldı? Sadece onu aldı. E'yi aldı. Ama ben ne istiyorum? Biz sıralama yapacağımız için orada noktalı 2 nokta üst üste işaretini. Bunu büyük ihtimalle bir önceki videoda atlamışız hocam. Burada şöyle bir şey var. Eğer ben virgülden sonra bir şey koymayıp 1'den 2'ye dersem ne olur? Şu hocam 1 ile 2 yokluk tümlüğü belli eder. Yani 1 ile 2 dedim 1'den 2'ye olan hepsini alacaksın.
Yani çünkü tüm rolları seçmedik. Seçmediğiniz diyor ki herhangi bir şey seçmedin Ertuğrul hocam dediği gibi. Herhangi bir şey seçmediğiniz o zaman ben tüm satırı size vereyim. Bir şey yok. Boş, virgül, kolon sayısı derseniz ok kolonu 1 ile 2. ay tüm kolonu seçer. Bunu bu şekilde seçebiliyoruz. Ama dediğimiz gibi ya virgülden sonra bir şey koyacak mıydım koymayacak mıydım unutabiliyoruz. O yüzden bunu deployer, bunu da bir şey olarak buraya yazalım yine unutmayalım. Deployer bunu bizim için çok iyi yapıyor hocam. Nasıl yapıyor? Hemen göstereyim. Bu sefer de ne diyelim? Select data diyelim. Şöyle şuraya da küçük yazalım ki niye hocam? Hangi case'di bu? Sinek case'di. Doğru mu? Şimdi ne diyelim? Data 1 içerisinde işlem yapacağız. Data 1 içerisinde işlem yapacağız. Ne yapıyoruz? Deployer ile yapacağız. Select ne demek hocam İngilizce? Seçmek. Seçeceğiz. Neyi seçeceğiz? 1 ile 2 mi seçeceğiz? Çalıştırıyorum. Select data'ya bakıyorum. Verdi bize 1 ve 2. kolonları. Bu kadar basit dostlarım işte. Kolon 1 ile 2'yi sadece select fonksiyonunda kaçıncı kolon olduğunu. Zaten ne dedi? Pipe diyor ki ben data 1'i ayıkladım. Select sen ne istiyorsun? Ben de 1. 2. kolonu istiyorum diyor. Buyur. Veriyor ve çıktı olarak da istediğimizi alabiliyoruz. Peki bunu yaptık. Şimdi gelelim. Şurada hocam cinsiyet var ya cinsiyet. Evet hocam. Bunu ne yapalım? Küçük harfle cinsiyet mi yapalım? Yoksa? Daha önceki videoda değiştirmiştik. Evet nasıl değişmiştik onu? Name ile değişmiştik. Evet. Şimdi bunu deployer ile nasıl değişeceğimizi görelim. Niye deployer'ı anlatıyorum? Çünkü daha kolay ve daha nasıl söyleyeyim size sunduğu imkanlar daha fazla diye dostlarım deployer'ı anlatıyorum. Bu paketin önemini ilerleyen zaman R ile gelecekte daha da iyi anlayacaksınız. O yüzden deployer'ın başlangıcını şu an bu giriş seviyesi eğitimde veriyorum. Çok önemli olduğunu lütfen bana inanın. Gerekirse o pdf'i, dokümantasyonu okuyun. Çok daha önemli. Çünkü bunun içerisinde gather fonksiyonu var, summarize fonksiyonu var. Birçok fonksiyon var hocam. Peki. Şimdi gelelim burada isim değiştirelim. Evet. Şimdi names ile bunu köşeli parantezlerle değiştiriyorum. Şimdi rename var. Rename de daha kolay bir şekilde yapabileceğiz. Nasıl kullanıyoruz hocam? New name. Aslında daha önce de bir new name oluşturmuşuz hocam. Bunu new name 2 yapalım. Önceki çalışmalardan kaldı büyük ihtimalle. Hangi data? Data 1'de çalışıyorum. Pipe işaretini yapıştırıyorum. Hemen neydi? Rename. Şimdi hocam burada şöyle bir şey var. Bazen bu güncellemeler de değişebilir. Rename'de ilk şunu yazmamız gerekiyor. Nasıl değiştireceğiz? Hangi kolonu yazmaktansa hangi kolonu nasıl değiştireceğimizi önce yazacağız. Ardından gerçek kolonun ismini yazacağız. Buna burada dikkat edin. Rename'de böyle bir değişiklik var. Çünkü ilk başta rename yapacağım. Neyi değiştireceksin? Neye değiştireceksin? Neye değiştireceğim? Gender olarak değiştirelim. Bu gender neye eşit olacak? Benim datamın içerisindeki cinsiyet eşit olacak. Çalıştırıyorum. New name 2'ye girdiğim zaman ne görüyorum? Tak. Eskiden cinsiyetti. Şimdi onu tekrar bir gözden geçirebilir miyiz hocam? Tabii ki hemen bir daha anlatıyorum. Şimdi dostlarım biz bundan önceki videoda names sonra datamızın ismi köşeli parantezle kolonu belirleyip isim değiştiriyorduk. Bunu dipler çok kolay bir şekilde yapıyor. Onu da şu şekilde. Rename function'ın sayesinde yapıyor. İlk başta neye atacağımı yazıyorum. Sonra hangi data üzerine çalışacağım. Sonra pipe'ı koyuyorum. Pipe ne yapıyor? Ayrıştırıyor. Ayrıştırdıktan sonra tek tek verileri çıkarıyor. Rename'e diyor ki ne istiyorsun? Ne yapacaksın? Diyor ki ben senden gender olarak değişmeni istiyorum. Bak ona direkt gender olarak. Pipe de diyor ki ya neyi değiştireceksin? Cinsiyetten. Cinsiyet. Diyor ki cinsiyeti gender'a değiştirmek isteyeceğimiz şeyi önce yazıyoruz. Sonra eşittir'i koyup. Evet. Evet hocam. İlk başta değiştireceğimiz neyse onu eski formu yazıyoruz. Ve o şekilde sizin de gördüğünüz gibi komple değişiyor arkadaşlar. Ya bu şekilde çok kolay. Dediğim gibi bu kodların hepsini GitHub'da yine paylaşacağım. Oradan alabilirsiniz. Hocam bu videolukta buraya kadar bizi dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Varsa bir sorunuz hepsini ne yapıyoruz? Yorumlarda bekliyoruz. Bu videoda deployer paketini nasıl kuracağız? Sonrasında deployer paketinin içerisindeki fonksiyonları nasıl kullanacağız? Onları öğrendik. Evet. Devam eden videolarda da yine Hasan hocam. Yine bunun devamında hocam çok güzel bir konumuz var. Ertuğrul hocamın küçük bir işi çıktı dostlarım. O yüzden bugünkü videomuzda Python eğitimlerimizi de veren Mustafa hocam var. Hocam öncelikle katıldığınız için eğitimime çok teşekkür ederim. Hocam hiç hız kesmeden hemen arkadaşlarımızla biz 9. dersimizde kalmıştık. Hemen oradan başlıyoruz. Maşallah. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün
Hocam biz bir tabloyla çalışmayı öğrendik. Dostlarımız hepsi yeni kodlamaya başladı. Hocam basit data manipülasyonu yapabiliyorlar. Matematiksel operatörleri biliyorlar. Mantıksal operatörleri biliyorlar. Birçok şey yapabiliyor. Hatta kolon isimlerini mesela her şeyi değiştirebiliyorlar. Neden? Bir önceki videomuzda ve ondan önceki videolarımızda bunların hepsini göstermiştik. Şimdi ise hocam acaba Arda birden fazla tablo olursa nasıl bununla mücadele edebiliriz? Çünkü hocam biliyorsunuz gündelik hayatımızda da tamam bir tane tablo var ama diğer tablodan da bir veri çekmem gerekecek. Ben bu iki tabloyu nasıl birleştireceğim? Şimdi sıra bunu öğrenmekte. Hocam sizin de bildiğiniz gibi hepimizin R'la başlarken ya da R'la birden fazla dosya üzerinde çalışmamız gerekirken öğrendiğimiz bir fonksiyon vardı. Merge fonksiyonu. Nedir hocam İngilizce'de merge? Bilmiyorum. Birleştirmek gibi bir anlamı var hocam. Yani farklı birkaç şey var. Bunları match ediyoruz. Birbiriyle birleştiriyoruz. Ve ondan sonra hocam farklı kolonlardan veri alacağız merge öğrendikten sonra kolonlarımızla yeni bir data frame oluşturacağız. Sonra oluşturduğumuz bu yeni data frame'lerle şunları yapacağız. Bunların kolonlarını ayrı çekip yeni bir data yapabilir miyiz? Satırlarını çekip ayrı bir data yapabilir miyiz? Ve dostlarım benim şunu biliyorlar. Eğer ben data frame yapacaksam benim uzunluklarım, length'lerim aynı olmalı. Ya dosya uzunluklarım aynı değilse ama ben birleştirmek istiyorsam. İşte o zaman ne yapacağız? Bunu da öğreneceğiz. Hız kesmeden başlayalım. Hepinizin bildiği gibi öncelikle bir dataya ihtiyacımız var. Birden fazla tabloya ihtiyacımız var. Hocam dostlarım şunu da biliyor. Ben burada arkadaşlarım için gördüğünüz gibi verileri hazırladım. Dostlarım siz verileri nereden buluyordunuz? GitHub'ımızdan. O yüzden tekrar anlatmıyorum. Hocam ilk önce ad, cinsiyet, okul, kişisel bilgilerin olduğu bu dosyamızı import edeceğiz. İsmini kopyalıyorum. Excel dosyası olduğunu biliyorum. Nasıl Excel dosyasını buluyorduk? Mustafa hocam da bilmiyor. Yorumlarda hocam cevapları siz de bakarsınız. Dostlarım bunu da biliyor. Hemen arka kısmına geliyorum. Kişisel bilgiler diyorum. Kişisel bilgiler atama işi yapıyoruz hocam. Dostlarım bunun hepsini biliyor. Excel için ne kullanıyorduk? Onlar da biliyor. Mükemmel. Read. Şimdi benim dostlarım şimdi şunu gördüğü zaman hocam 2 nokta üst üste Excel. Yani diyor ki ben bu kütüphaneyi kurmadım. Sen bunu kurmadın diyor. Şu fonksiyonumu çağırmak istiyorsun. Bunu görünce benim dostlarım hemen anlıyor. Diyor ki kütüphaneyi unuttuk. Hemen ne yapıyoruz? Kütüphanemizi aktifleştiriyoruz. Nasıl aktifleştiriyoruz? Library fonksiyonunu kullanıyoruz. Kütüphanemiz read Excel zaten çıkıyor. Çalıştırıyoruz. Hızlı çalıştırmak için Ctrl Enter ya da Command Enter eğer Mac kullanıyorsanız. Warning mesajımızı her zaman hatırlıyorsunuz. Benim version'um şu an güncel değil. O yüzden böyle tekrar çalıştırdıktan sonra hocam zaten yine sıkıntısız çalışacaktır. Şimdi read yazıp Alt R'ye tıkladıktan sonra bütün fonksiyonlarım aktifleşiyor hocam. Evet. Ne yapıyorduk? İlk başta bir dosyamızın olduğu konumu gösteriyorduk. Evet. Ama bizim trikimiz vardı hocam. Dostlarım bunu da biliyorlar. Biz zaten şu an hem scriptimiz R dersleri içerisinde hem de kullanacağımız gördüğünüz ad, cinsiyet, okul numarası dosyamız aynı çalışma yerinde. O yüzden bir şey belirlemek ya da ekstradan bir path neydi dostlarım? Yol, konum belirlememize gerek yok dostlarım. Neyi unutmuyoruz? Şimdi ben bunu böyle çalıştırdım. Ne hatası aldım hocam? Path does not exist diyor. Dosyada bir sıkıntı var. Ne? Çünkü ben ara dedim ki dosyamın ismi bu. Ama hangi tür dosya? Dosya ismini belirtmek gerekiyor. Hem de uzantısıyla birlikte. Ve şu an hocam dosyamızı çektik. Gördüğünüz gibi ad soyad bu tabloyu daha önce de kullanmıştık. Cinsiyeti ve okul numarası. Nerede? Ben de varım orada. Evet. Hocam ben bunu oluştururken dedim ki ya isim bulamıyorum. Kimi yazsam sıkıntı çıkarmaz. Sen dedik hocam ben de sizi yazıyorum. Tabii emrinizi unuttuk. O da olsun hocam. Şimdi birden fazla tabloyla çalıştığımız için hemen ikinci tablomuzu da oluşturalım. İkinci tablomuzda hocam hangisi seçelim? Burada hobi, fobi, yemek dosyamız var. Hemen bunu seçelim. Buna data tablosu ya da data frame de diyebiliriz. Çünkü R bunları data frame olarak alacaktır. Hemen geliyorum. Aynı şeyleri yapın. Buraları hızlı anlatıyorum çünkü benim dostlarım buraları biliyorlar. Buraya da hobiler desek hocam nasıl olur? Olur. Mükemmel. Read. Bunun da Excel dosyası olduğunu ben biliyorum. Seçiyoruz. Yapıştırıyoruz. Bu sefer unutmuyoruz. Ve iki dosyayı çalıştırdık. Şimdi merge'e geçmeden önce dostlarım ve hocam şimdi biz merge'ü neden kullanacağız? Birleştirme. Neden birleştireyim dosyaları? Bir verilerimin içine bakayım. Şunu da hobileri açayım. Şimdi şunu ben isteyebilirim. Ya Ali Demirci cinsiyeti erkek okul numarası 1. Yahya Balcı cinsiyeti erkek okul numarası 2. Hobilere geldiğim zaman
Ali Demirci'nin aynı zamanda futbol oynamak hobisi, fobisi, farelerden korkuyor ve sevdiği yemekte pideler. Şimdi baktığınız zaman hocam, şimdi ben nasıl olacak da Ali Demirci'nin hem erkek olduğunu, hem bir numaralı olduğunu, hem de bu hobilerini aynı yere koyabileceğim. Farklı dosyadalar, aynı dosyada toplayabileceğim. Biz bunu SQL'de çok iyi yapabiliyoruz ama ay içinde bunu nasıl yapacağız? İşte burada hocam merge gelecek. Merge ile farklı bilgileri birbiriyle toplayacağız. Ama buradaki kilit noktamız ne? Fark ederseniz dostlarım, ad soyad her ikisinde de aynı. Her ikisinde de aynı. Aa. Peki neden? Çünkü ben hocam dosyaları birleştireceksem ve birbiriyle ilişkisiz dosyaları neden birleştireyim? Bir ilişkileri var. Peki bu ilişkileri neye temelli? Neye dayanıyor? Burada da isim soyismi. Hemen bunları birleştirelim. Yeni oluşturacağım dosyamda ne görmek istiyorum hocam? Cinsiyeti olacak. İsim, cinsiyet, okul numarası. 2 kere isim yazmayacak. Hobileri, fobileri ve sevdiği yemek olacak hocam. Burada da biz şunu diyelim mi? Merged, yani merge edilmiş dosya yazalım hocam. Ben sinek case kullanıyorum. Genelde dostlarım camel case, sinek case zaten biliyorlar. Fonksiyonum ne? Merge. Merge fonksiyonum. Bazen parantez çıkabilir, bazen çıkmayabilir. Biz ekler ama çıktıktan sonra hemen üstte bir uyarı. Eğer merge kullanıyorsan bir daha yapalım hocam. Göremedi belki bir arkadaşlarımız. Evet. X ile Y'yi söyle diyor bana. Tamam, X ile Y merge edeceğim. 2 şeyi merge edeceğim. Ben neleri merge ediyorum? Tablolarım. Bir tane tablo. Zaten tablolarımın birincisinin ismi ne hocam? Kişisel bilgiler. Doğru. S'yi vurgulamamız güzel. Türkçe karakter kullanmıyoruz. İkincisi ne hocam? Hobiler. Tamam. Şimdi buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama hocam söylediğim gibi, peki bunların aynı olan kısımları ne? Ben bunları hangi temele göre merge edeceğim? Şimdi biz bunu biliyoruz. Ad soyad. Ben size söylerken hocam gördüğünüz gibi ad soyada göre ben bunları merge edeceğim, birleştireceğim. Peki ara bunu nasıl söyleyeceğim? Diyeceğim ki ar bunları ad soyada göre merge edeceksen senin zaten benim ilk elemanım olan X gibi düşünerek buraya ben by nokta X yazarsam ne demektir bu? Sen birinci dosyanda X'i birinci eleman gibi düşünelim hocam. Birinci dosyanda nereyi temel alacaksın diyor bana. Nereyi temel alıyorduk hocam? Hangi kolonu? Ad soyad kolonunu. Bazen şimdi biz buraya bakarak hocam ad soyad diyoruz ama belki de sonunda boşluk var. Ha evet. O yüzden benim dostlarım şunu biliyor. Ben bir dosyanın call names'lerine, kolon isimlerine nasıl ulaşıyordum? Call names yazıyordum. Ondan sonra hangi dosya? Kişisel bilgiler dosyası. Hemen geliyorum. Çalıştırdıktan sonra aşağıda bakın bana ne geliyor? Hangi kolonda hocam? Ad soyad. Hemen şuradan olacak. Evet. Şurada şeyimiz açık. Oldu. Bravo. Kopyalayıp yapıştırıyorum. Bunun sebebi ne? Çünkü bana bu kolon yok, birleştiremezsin diyor. Şimdi hocam size bir soru sormak istiyorum. Evet. X ilk elemanımdı. İkinci elemanıma ne diyeceğim o zaman? Y. Y elemanı diyeceğim. X her zaman bu şekilde. Bravo hocam. By Y diyorum bu sefer de. Zaten bakın bana otomatik diyor ve dikkat edin. Merge data frame diyor. Nereyi birleştirip data frame oluşturacaksın? Zaten bana diyor ki evet doğru gidiyorsun. Bas enter'ına çekelim eşitleri. İkinci dosyamız neydi hocam? Hobiler. Hobilerin call names yapıyorum. Neden? Çünkü bir hata yapmak istemiyorum. Yapıştırıyorum, çalıştırıyorum. Call names'e de bakın ad soyad, ad soyad. Ama burada şuna dikkat edelim. Bunda ad soyad olması bir şans eseri şu an. İkisinde de ad soyad. Bunda ad soyad olabilirdi. İkincide isim soyisim olabilirdi. Mükemmelsiniz. İsim soyad isim olabilirdi. O yüzden veriyi çek edip hangi kolonun isminin altında olduğunu check etmemiz gerekiyor. Aksi halde arkadaşlarım yanlış olabilir. Ad soyad aynıydı zaten. Yapıştırınca ad soyad gelecektir. Şimdi bir beklentimizi konuşalım. Çıktığımız nasıl istiyorduk hocam biz? Şuradan bir örnek verirsek. Evet. Buradan örnek verirsek ad soyad olacak. Altında isimler yazacak. Sonrasında cinsiyetler yazacak. Sonrasında okul numarası. Sonrasında hobileri. Sonrasında da yemekler yazacak. Bu şekilde çıkmazsa zaten hocam büyük bir problem vardır. Varsa da bir sorunu birlikte görelim. Şimdi ne yapıyoruz? Şurayı bir düzeltelim dedik. Başlattık. Evet çok güzel. Ne diyor bize? Object add not one. Bu ad soyisim nasıl? Acaba call names'lerimin türü bir string ifade mi belirliyordu hocam bana? Ha, o zaman biz bunları tırnak işaretinin içine almamız lazım. Şöyle yaparsak bir sorun yok. Dostlarım arın içerisine string ifade yazıyorsak bir istisnamız var ve bunu geçen ders öğrenmiştik. Dplyr paketinde rename fonksiyonunda tırnak kullanmamıza gerek yok. Neden? Orada bir pipe vardı. Hemen pipe'ı gösterelim. Kısa yolu neydi dostlarım? Ctrl Shift M'ye bastık. Pipe çünkü hocam
ayıklıyor. Ayıklayarak bize verdiği için Pipe her şeyi biliyor. Diyor ki bana tırnağa gerek yok. Ama bunun dışındaki durumlarda dostlarım string yazıyorsanız tırnağa koyuyoruz. Python'da da öyledir hocam diye düşünüyorum. Şimdi beklentimizi siz söylemiştiniz. Merge dosyama bakıyorum. Yani ne görmüş olduk? Birden fazla dosyaları birleştirebiliyoruz. Küçük trik var. Aynı kolonları temel yapacağız. Evet. Aynı kolondan ziyade hocam şu aynı bilgileri içeren kolonu temele alıyoruz. Nasıl temele aldığımızda benim dostlarım anlamıştır diye düşünüyorum. Ve şimdi bir diğer konumuz, buna C-bind değil de C-bind diyelim biz. C-bind hocam kolon bind, yani İngilizce'de kolon bind'den gelir. Kolonları birleştirmekten gelir. Şimdi hocam şu soruyu soralım biz. Mesela diyelim ki cinsiyet kolonuyla hobi kolonunu alalım. Tamam. Hemen gelelim. Buna da ne diyelim? G-bind data diyelim. Tamam. Fonksiyonu ne? G-bind. Bazen çıktı zaten. Fonksiyon oldu belli. Şimdi ilk nereye alıyorduk dedik? Kişisel bilgiler içerisinden kolon alacağız. İçerisinden kolonun altındaki veriler. İçerisinden neydi bu dostlarım? Dolar. Dolar işaretiyle veriyor. Aynı zamanda hatırlarsanız hocam bir çekimde siz yine arka plandaydınız. Et işareti vardı. Bunu nerede kullanıyorduk? Hani böyle seurat objeleri listelerde bir listenin altında birden fazla row varsa o row'lara ulaşmak için et kullanıyorduk. Onu bir gösterememiştik. Diğer videoda gösterdik. Bunu dolara benzeyen diğer benzer fonksiyonda liste ve RDS'ler için hocam et işaretidir. Bunu da söylemişken oraya atıf yapalım. Buradaki cinsiyetle neyi birleştiriyorduk? Hobilerdeki, şu yazabilirsem, hobilerdeki yine hangisini alalım hocam? Yemeği mi alalım? Fobi alalım. Fobi'dekileri birleştiriyor. Çalıştır diyorum. Gbind'da bir dosya oluşturdum. Bir geliyorum bakıyorum ki hobilerin, kişisel bilgilerin istediğim kolonunu ve hobilerin istediğim kolonlarını aldı. Dikkat ederseniz Gbind yaptığımız için hepsini karakter formatında aldı ve bana şimdi altındaki verileri alıyor ya hocam. Hani köşeli parantez kullandığımızda kolonun bütününü alıyorduk. Şimdi biz dolar kullandığımız için altındaki veriler alıyor. Ve buna ne diyor? V1, V2 diyor. Niye? Ben bunları diyor senin için bir hücreye koydum ve hücrenin adı V1, V2. Bu hücrelerin isimlerini değiştirmeyi de zaten siz dostlarım biliyorsunuz, işlemiştik. Şimdi Gbind diyelim biz ona. Gbind ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Rbind'e geçelim ama Rbind'e geçmeden önce evet hocam bir sorunuz var mı? Benim bir sorum var. Şimdi hocam biz Gbind'la çok güzel birleştiriyoruz bunları ama bunları birleştirdiğimiz zaman kolon isimleri V1, V2 olarak görünüyor. Ben bunları V1, V2 olarak değil de bu kolon isimleriyle beraber çekmek istiyorum. Çok güzel. Bunu nasıl yapacağız? Çok güzel. Şimdi dostlar hocam çok güzel bir soru sordu. Biz bunun cevabını bir tık vermiş gibi olduk. Neden? Ne dedik biz? Dolar kullanırsak o kolonun altındaki verileri alırız. Ama köşeli parantez kullanırsak kolonun kendisini alırız. Deneyelim hocam sorduğunuz gibi. Şuraya 2 yaz, buraya 2 gelmiş. Bu büyük ihtimalle çalışmalarımızdan kalmıştır. Gelmişken bunu da gösterelim. Dostlarım burada siz her zaman liste formatında görüyorsunuz. Diyelim silmek istiyorsunuz bir şeyi. Şuradan delete özelliğini seçip silmek istediğine tıklayıp şuradaki süpürgeye basıp tak silebilirsiniz. Sonra tekrardan liste formatına geçebilirsiniz. Evet. Bunu da anlatmış olalım. Çok bunu biraz geç öğrenmiştik, hatırlıyor musunuz? Sıkıntı böyle. Şey yapıyor, komple sil environment'ı diyorduk gençler. Siliyorduk bir daha tekrar yeniden başla. Çok zor bir şey. Şimdi kişisel bilgilerdeki ne yapıyorduk? Köşeli parantez. Cinsiyet kaçıncı kolon? Hemen şurada bir check edelim. 2. 2'yi yazdım. Şimdi bunun farklı bir yöntemi daha var. Onu da gösterelim hocam hep birlikte. Sizin söylediğiniz hobilerden hangisiydi hocam? Yemek mi yoksa? Hangisini istiyorsunuz? Fobi. O da fobi 3. kolonumuz. Gelelim 3 yazalım. G şuraya bir neyse böyle olsun. Şu şekilde çalıştırıyorum. Hata var mı? Yok. Süper. G data 2 dedik. Tamam. Kolon isimleriyle de bu şekilde çekebiliyoruz. Hocam çok güzel. Ben ekstradan bir şey daha gösterebilir miyim izninizle? Şöyle bir şey var. Bunu o videoda köşeli parantezde anlatmadım. Köşeli parantezde şunu gösterdim. Diyelim ki hocam ben bu mesela diyelim ki benim 50 tane kolonum var. Teker sayacağım mı bunu yani? Mesela ben çok direkt ismini yazmak istiyorum yani. Mükemmelsiniz. Çok doğru soru. 100 tane gerçi kolon isimlerini şu şekilde geldiğiniz zaman şurada size gösterir. Ama yani imleç geldiği zaman ama haklısınız hocam. Tek bir daha 100 tane var değil. Biraz sona gideceksin 98 hangisi bulacak mısın? O yüzden bu şekilde çekiyoruz. Sayıyla bunu dostlarım siz biliyorsunuz. Bir de şu var. Hangi kolonda hocam ismi? Cinsiyet. Bakın dikkat edin string. Köşeli parantezdeyim halen. Neden? Tüm kolonu ismiyle alacağım. O yüzden dolar kullanmıyorum. Bu arada şuna dikkat edin.
Şuraya bakarsanız hepsini karakter olarak aldı. Evet. Neden? Dolarla çektim ama köşeli parantezine çekerseniz otomatikman data frame olarak alır. Mükemmelsiniz. Evet. Neydi hocam hobilerden istediğiniz? Fobi. Hangi? F'yi büyük mü yazmış? F'yi büyük yazdınız hocam sanırım. Yine aynısına kaydettik. Bakıyoruz. Çok güzel. Bu şekilde de çekebiliyoruz. Hocam sorunuz için teşekkürler. Peki ben dostlarım için şuraya bir kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Çünkü hocam bunları GitHub'da kodlarımızı tek tek alıp arkadaşlar görecek. Şurası neydi? Şuraya yanlış hatırlamıyorsam 2 ve 3 müydü? Peki hocam. Şuraya 2, şuraya da 3 yazıyorum. Böyle yazarsak olmayacağını hepimiz biliyoruz. Evet. Şuraya da dostlarım siz karıştırmayın diye 3 diye atıyorum. Şunu şu şekilde, şunu da şu şekilde çalıştırıp size göstermek istiyorum. Hocam o zaman bütün hızımızla Arbind'e geçiyoruz. Arbind nedir hocam? Roll bind gibi bir şey mi? Satır bağlama. Şimdi geliyoruz diyoruz ki bu sefer bazen hocam sözlerim kelimeler kayabiliyor. Biraz hızlı konuşuyorum kusura bakmayın. Arbind data diyelim hocam. Bu sefer de diyelim ki Arbind yapacağız. Neyle Arbind yapacağız? Fonksiyonumuz. Bu sefer yine kişisel bilgiler içinden yine aynı dolarla yapalım bu sefer. Sonra yine değiştiririz. Pardon. Neyi çekelim bu sefer? Okul numarasını çekelim. Virgül. Bak okul numarasını nasıl göster? Neden? Arasında boşluk var. Çünkü bunu belli etmezse küçük bir tek tırnakla 2 ile yapılıyordu. Yani shift ya da alt 2 ile yapılıyordu. Arasında boşluk var diyor. Onu belli etmek için bu şekilde bir atama yapıyor. Hobilerden neyi alalım diyelim hobilerden? Hocam? Yemek. Nasıl yemek? Okul numarasıyla yemek. Çok çalıştırıyoruz. Önemli. Ne görüyoruz? Bakın dikkat ederseniz. Şimdi şunu sorabilir arkadaşlarım hemen. Neden hocam hepsini ayrı ayrı kolon aldı? Çünkü biz neyi bağladık? Satır bağladık diyoruz. Satır bağladık. Yani row'ları bağladığımız için bunların her birini ayrı bir row'a koyuyor. İşte farkı da buradan geliyor. Şöyle bir ödev verelim mi? V1, V2, V3 görüyorum. İsim görmek istiyorum. Burayı da size bırakıyorum dostlarım. Güzel. YouTube'da yorumları da bu videonun altında belirleyin. Güzel bir ödev olacağını düşünüyorum. Şimdi asıl konumuzdan birine daha geliyoruz. Hocam şu. Ben data frame oluştururken dostlarım biliyor. X 1'den 5'e, Y'de atıyorum 1'den 5'e. Uzunlukları aynı olanları birleştiriyor. Birleştirmezsen bana ne diyor? Row sayısı tutmuyor vesaire. Ama benim elimde her zaman row sayısı aynı olan, kolon sayısı aynı olan şeyler olmayacak. Bunları nasıl birleştireceğim? Dplyr bize güzel bir fonksiyon sunuyor hocam. Bind. Bekleyin. Buna diyelim. Farklı row diyelim. Bind diyelim. Daha güzel çıksın. Row. Aslında istediğimizi veriyormuş. Şu an çıkarmıyor. Olsun. Biz fonksiyonumuzu koyalım. Buradan buyurun. Dplyr paketini şu an yaptınız mı? Şimdi onu göstereceğim size. Ne göreceğiz? Şimdi çalıştıralım. Bu sefer kişisel bilgilerle otomatikman tüm her şeyi bağlayalım. Hobileri bağlayacağımızı söyleyeyim. Bakalım bir hata alacak mıyız? Ne diyor? Bind rows fonksiyonu bulunamadı diyor. Hocam siz soruyu önceden cevapladınız. Şimdi fonksiyon yok. Ne yapıyoruz? Hiç tecrübeyle alakası yok. Ne eksik arkadaşlarım? Bana diyor ki sen bunu kullanacaksın ama size de söylediğim gibi orada bir trik ipucu vermeye çalıştım. Dplyr bize bind rows'u veriyor ama ben burada Dplyr aktifleştirmedim. Sadece readexcel aktif. Bu yüzden bakın ismi bile çıkmadı. Hatta şurayı kopyalıyorum sizin için tekrar yapıştıracağım. Şimdi şöyle yazalım bind. Bakın ne görüyoruz? Dplyr paketindedir. Evet, şimdi kullanabiliyoruz. Evet. Çok güzel. Bind rows diyorum. Kopyalıyorum, yapıştırıyorum ve çalıştırıyorum. Hata var mı? Yok. Dikkat ederseniz bir kolon vesaire seçmedim. Tüm datayı seçtim. Çünkü hocam uzunluğu beni ilgilendirmiyor. Çünkü bu ne yapıyor? Eğer boş yer varsa orayı n'e yatıyor. Ve n'e yatadı. Yani n ile dostlarım boş veri atıyor. O yüzden birleştirebiliyorsunuz. Ardından nasıl düzenleniyor hocam? Tıklayıp sıraladığınız zaman n'leri sona alıyorsunuz ve karşınıza sıralanmış bir tablo çıkıyor. Hemen biz ne demiştik hocam? Buna farklı row demiştik. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini ekliyor. Nasıl ekliyor? Dikkat edin. Evet. Direkt dosyaları alt alta ekliyor. Tekrarlıyor. Farkını anladık mı? İşe yarar mı? Çok yarar. Bravo. Burada kolay. Burayı da siz anladığınızı düşünüyorum. Ve şimdi şu. Hocam biz bu kadar dosya oluşturuyoruz. Bunları ben import etmeyi biliyorum bir şekilde. İlk başta. Nasıl export edeceğim? Çünkü ben bu dosyayı alıp yollayacağım. Nasıl export edeceğim?
Nasıl yapacağız? Dosyaları R'dan dışarıya nasıl aktarırız? İlk başta hocam write CSV yani CSV formatında bir dosya nasıl dışarıya çıkar? Neden ilk write CSV seçtim? Çünkü CSV neydi? R-base. R'ın kendi içerisinde. Hemen geliyorum. Diyorum ki write bakın CSV otomatikman çıkıyor. Şimdi neyi çıkaracaksın? Hocam hangisini çıkaralım? Farklı row'u çıkaralım. Farklı row'u çıkaralım. Sonra diyor ki bana bakın zaten yukarıda gösteriyor. Evet. Nasıl çıkarabileceğimizi yazıyor. File ismi ne olsun hocam? Farklı row neyi unutmuyoruz? CSV. Hatırlayın dostlar. Şimdi write CSV to fonksiyonu da var. Hani biz okuturken read CSV ile read CSV 2'nin farkını 3. videomuzda falan görmüştük. Hatırlamıyorsanız editör arkadaşımız buraya bir bilgi kartı koyar dostlarım, oraya gidersiniz. Şimdi şu hocam orada demiştim ki bir dosya write CSV ile yazdırılırsa read CSV ile okunursa çok güzel bir şekilde okunur. Ama read CSV 2 ile okunursa bu sefer header turu ya da atıyorum separation yani sep eşittir 2 tırnak virgül ya da noktalı virgül ya da tab özellikle koyuyor. belirtmek gerekiyor her seferinde. Kesinlikle hocam. O yüzden o buradan geliyor. Bakın 3. videonun açıklamasından bir tanesi de burada saklı. Bu şekilde nereye kaydedecektir hocam bunu? Şu an olduğumuz yere mi? Evet hocam. Nerede çalışıyorum? Nasıl çekelim? Ben her dakika mesela buradan çıkıyorum. Kaydetmiş mi? Bakın şurada farklı row'u görüyorum. Kaydetmiş. Her dakika aradan çıkmamıza gerek var mı? Yok. Dostlarım neyi biliyor? Files kısmına baktığımda da tüm files'ları görürüm. Şurada ne gördüm? Farklı rows. Farklı row'u CSV olarak yazdırdık. Export ettik. Şimdi write table. TXT formatında yazabilir miyiz? TXT formatlarında write table kullanıyoruz. Niye bunu seçtim? Bu da çünkü R-based bir fonksiyondur. Neydi dosyamızın adı? Farklı row virgül. Ne yapacağız adını? Farklı row nokta txt. Burada şu var. Bizim burada da çıkıyordur bakın. Row names'ini, header'larını vesaire böyle. Header burada yazmamış ama header çok önemli çünkü biz bunu okuttuğumuz zaman header true olarak belirteceğiz ki başlıklara ayrılsın. Tamam? Şimdi hemen bunu yaptık. Şurada dediğim gibi başlıklar bizim için burada önemli oluyor ama başlığı yazabilirsek daha da önemli başlık oluyor. dediğimiz hocam bu bizim şeyler kolon isimleri. Kolon isimleri. Tamam. Header true diyorum. Row names çıkıyor zaten. Row names'e de ne diyelim? Çünkü satır isimleri olacak. Bakıyorum satır isimleri bende yok. Bende kolon isimleri var şu an. O yüzden ben buna false diyebilirim. Çalıştırdığım zaman çok güzel. Bana ne diyor? Header, ya sen bunu kullanıyorsun ama böyle bir header vesaire yok. Okey. Ben de ne diyorum? Tamam. Belki de bu fonksiyonda bu şeyde yoktur. Demek ki mi vardır diyoruz. Read'de olabilir, okutmada olabilir. Bu da diyor ki bana ben bunu zaten başlıklarla alırım diyebiliyor bana. Çalıştırıyor. Okay. Tamam. Bazen bu da olabilir ama unutmayın. Hatırlarsın hocam bizim ilk başta bir dosya yazdırmamızda header'ı yazmamız gerekti. Unutmayın. Bazı durumlarda olmuyor. Evet hocam. Hocam burada sanki hani header yerine şey mi separation Separation hocam şu header başlık separation'da bunu nasıl ayırdı? Çünkü biz buna bu arada belirtilebilir dostlarım. Buraya gelip separation çıkar. Nasıl ayırmak istiyorsunuz bunu? Ben size nacizane tavsiyem eğer noktalı virgülle ya da virgülle ayırsanız daha iyi. Çünkü Excel'e de gittiği zaman daha iyi. Ama tabloda ayırabilirsiniz. Size kalmış. Bunu bu şekilde de seçip çıktı alabilirsiniz. Biz az önce hocam aldık. Bakalım farklı txt yakalamaya çalışıyoruz. Bizim nerede txt dosyamız? Bakın en sonda. Evet. TXT formatındaki dosyayı da çıktı alabildik hocam. Mükemmeliz. Şimdi Excel dosyası alalım. Ben neden Excel'i sona bırakmışımdır? Şimdi nedir Excel fonksiyonumuz? Write x as x diyelim. Şimdi çalıştıralım. Write. Evet süper. Bakalım var mı? Bakın yine ne görüyorum. Dostlarım, hocalar bunu da biliyorlar. 2 nokta üst üste 2 tane görüyorsam ne? Ben bunu bir paketten çağıracağım. Çünkü sende bu paket yok. Demek ki ne? Bunun bir paketi var. Write Excel'in ya XL ya XLSX'in bir paketi var. Nedir hocam o paket? Hemen arkadaşlar diyelim. Write XL miydi? Evet. Excel. Çalıştırıyorum, aktifleşiyor. Şimdi geliyorum, koyuyoruz. Tak. Şimdi okutabiliyorum. Gerisi de arkadaşlarım şurasıyla aynı. Şu CSV ile aynı zaten. Biliyorsunuz bilgisayarlarımız CSV ve Excel'i aynı yerden açıyor zaten. Excel dosyalarını. Şunu pardon. Şunu da bir aşağı çekelim. Bunu CSV olarak da yazdırtabilirsiniz. Ancak bizim formatımız şu an için bu. Write Excel'de farklı X'e bakıyoruz. Farklı
Geldi mi Evet, hocam? geldi. Geldi. Peki küçük bir özet geçelim. Ne öğrendik? Biz farklı tabloları birbiriyle nasıl birleştiririz? Farklı tablo ama içerilerinde benzer bilgiler var. Ben bir daha gidip atıyorum 10.000 tane verim var. 10.000 tane veri tek tek elimden girmektense tek bir merge komutuyla nasıl birleştireceğim? Öğrendim. Kolonlarımızı zaten biliyorduk. Ardından istediğim kolonları nasıl bağlarım? Mustafa hocamın sormuş olduğu soru sayesinde de bunu dolarla da yapıyoruz. Hatta ben buraya bunu dolarla da yapmıştık ya hocam. Gbind. Onu da hocam burada Gbind Data. Pardon, Gbind data 1 diye buraya yazdıralım. Çünkü biz bunu ne yapmıştık? Aynı zamanda da şimdi burada zaten çok hızlı yazabilirsiniz. Kişisel bilgiler, dolar demiştik, cinsiyet demiştik, virgül koyuyorum. Bakın burada çok hızlı yazabiliyoruz. Dediğim gibi enter'ları ne yazacağımızı hızlı bilirsek hocam çok hızlı bir şekilde olur. Hatta bunu da çalıştırabiliriz. Bunu çalıştırdıktan sonra zaten dostlarım bunu GitHub'tan baktığı zaman bütün alternatif çözümleri bulabileceklerdir. İçerisine geldiğimiz zaman tırnak içerisine yazmamız gereken hocamızın sorusu sayesinde öğrenmiş olduk. Satırları nasıl bağlayacağımızı öğrenmiş olduk. Neydi hocam? Bind rows. Birden fazla. Bravo hocam. Bazen şey oluyor. Ben hocam bana mı diyorsunuz? Bana mı soruyorsunuz, oraya mı soruyorsunuz? Bind row neydi? Birbirinden farklı uzunluklardaki dosyaları da birleştiriyordum. Sistem nasıl çalışıyor? Deployer'la paket olmadan göremiyoruz. Ardından oluşturduğumuz dosyaları da ardından nasıl çalışma dizinimize export edeceğimizi görmüş olduk dostlarım. Hemen başlıyoruz. Kodlarımıza GitHub'tan ulaşabilirsiniz. Sizin için dosyayı oluşturduk zaten. Başlıyoruz. İlk başta hocam bir veri oluşturalım. Çünkü neden? Koşulları, if else yapılarını ve şeyleri öğrenmek için elimizde bizim bir veri olacak. Veri olmadan neyi döndüreceğiz? Veri dediğimiz aslında çok basit bir şey. Gelin bir tane x atayalım. Atama operatörümüzü koyalım. Birden ne diyelim hocam? 5'e kadar olsun diyelim. Y'de de atama operatörümüz değil 5'ten değil de 6'dan başlayalım. 6, 7, 8, 9, 10. 6'dan 10'a kadar yapalım. Uzunluklar aynı olması için uğraşıyorum. Çalıştırdım. Peki. İlk önce if nasıl kullanılır? Şimdi dostlarım biz diyoruz ki Mustafa hocam siz bana bu videoda yardımcı olursanız video çok güzel olur. Şimdi buradaki koşul ne? Yanımda olmanız. Yanımda olduğunuz zaman çıktı ne? Videonun güzel olması. O zaman iki durum var. Bir koşul, iki çıktı. Arda da aynı. Arda'la iletişimimizde de bu böyle. İlk başta if'i yazıyorum. Koşulumu belirteceğim. Koşul belirtmek nedir? Parantez içerisindedir. Çünkü niye? Açıklama yapacağım. Ardından çıktıyı vereceğim. Çıktı ne olacak hocam? Bir kod olacak. Genelde bir kod parçasıdır. Süslü parantez her zaman hocam kod yazmak için bir aralık oluşturur. O yüzden süslü parantezimi koyuyorum. Neden? Süslü parantezin içerisinde kod yazacağım. Şimdi koşulum ne olsun? Şöyle diyelim mi hocam? Eğer koşulumu belirleyelim ve çıktığımı belirleyelim. Çıktığı belirleyelim. Çıktığımız şöyle diyelim hocam. Keşke ben belirleyeydim. Peki hocam çıktığımı belirleyelim, koşulumu belirleyelim. Çıktığı belirleyelim. Tamam hocam. Teşekkürler. Çıktığımız hocam print ne yazsın? İlk if döngü değil mi? İlk if bağlacımı kullandım desin. Koşulumuz ne olsun? Şöyle diyelim. X'i düşünelim. 3 X'in içindeyse diyeceğim. S'sa if'ten geliyor içindeyse. Şimdi hangi operatörü kullanacağım? 3. video, 4. videoda anlattık. Hangi operatör in? İçinde anlamı katar. In. Nasıl kullanıyorduk? In. Neyin içinde? X'in. Ne dedim şu an? Şimdi hocam X'i size anlatayım. Eğer 3 X'in içindeyse bana ilk if bağlacımı kullandım desin. If 3 koşulum çıktı. Çalıştırıyorum. Şuraları bir temizleyeyim hocam. If'e geldim. Bastım. Ne görüyorum? İlk if bağlacımı kullandım. Bağlacımı kullandım. Biraz yanlış yazmış olabilirim. Bağlacımı kullandım. Bu ne demek? If diyor ki koşulum benim için true. İçerisi true olduğu için buraya çalıştırdım. False olsa çalıştırdım. Şimdi şöyle yapalım. Peki şuradaki 3 X'in içinde olmayan bir veri olsaydı. Şimdi dedik ya false olunca çalışmaz. 8 olsun. Değil. Çalıştırırsak çalıştığını gösterir ama bizim if'ten beklentimiz ne?
function'dır mı? Fonksiyona girdi verdik açıkta yok. Evet. Yani bu ne demektir? Çalışmadı. Neden? Diyor ki bana false değer verdi. O yüzden bunu yazdırmıyorum. Peki bir fonksiyon, bir if bağlacı daha doğrusu true değer de alabilir, false değer de alabilir. Bu bana ne diyor biliyor musunuz şu anda? Ya ben çalışırım çalışmasına da bana anti olay, olumsuz olayda ne yapacağımı söylemedin. Çok doğru. Doğru. O zaman biz de diyelim ki tamam sen hiç bozuntuya verme. 3 içindeyse bunu yazdır. Ancak ya değilse ya da ekstra koş else diğer durumlarda bana ne yap diyeceğiz? Süslü parantezimizi açacağız. Çünkü bu da bir şekilde niye? Kod yazacağız buraya. Ama neden koşul belirtmiyorum? Çünkü koşulumu zaten if'te belirttim. Eğer koşul buysa bu, diğer bütün koşullarda else'in içerisindekini çalıştı. Evet. Else İngilizceden gelir. O da ne demektir? Diğerleri gibi düşünebilirsin. Ya da extra gibi düşünebilirsin. Burada da diyelim ki eleman x içerisinde değil yazsın. Doğru mudur? 3'ü çalıştırıyorum. Yine aynı. 3'ü çalıştırıp ilk if bağlacını kullandım. 8 yazıyorum. Bak bu sefer yazdırdı evet. Eleman x içerisinde. Çünkü neden hocam? Artık if diyor ki ardın içindeki olumsuzda anti durumda ne yapacağımı söyledin. Al bu da senin olumsuz için oluşturmuş olduğun cevap. Bunu daha çok nerede kullanıyoruz biliyor musun hocam? Eğer uygulama vesaire geliştirdiğiniz zaman hata mesajları verdirtiyoruz. Atıyorum çektiğimiz veride boş veri yoksa şu fonksiyonu çalıştır. Boş veri varsa boş veri tespit edildi de. Niye ben ne göreceğim? Boş veri hatası var. Bunu check etmek için safety security yani güvenlik koruması anlamında özellikle Kotlin'de vesaire bunlar kullanılabilir hocam. Şimdi if else yapısında burada anlaşılmayan bir şey var mı? Şöyle bir soru soracaksınız diye düşündüm. Hocam sadece bir tane bir şart olabilir. Evet, bir tane var. Birden fazla şart olursa ne yapacağım? Peki şöyle düşünelim. Buraya yazmış olduğum elemanın x'in içerisinde olma durumu olsun. Ben söyleyeyim hocam. Söyleyin. Ya mesela örnek veriyorum. Şimdi diyelim ki eğer ki 3x'in içindeyse tamam. Bunu yazdır. Tamam. Ama diyelim ki 8x'in içerisindeyse yok. Başkasına geçsin ama bu sefer şeyi kontrol etsin. Mesela y'nin içerisinde 8 var mı? Tamam. Şöyle yapalım. Şunu diyelim. Anladım sizin demek istediğinizi. Şimdi buraya gelelim. Şimdi de burada hocam ekstra koşullar için else if var hocam. Else if nedir arkadaşlar? Tamam sen ekstra yine yeni bir durum diyorsun ama yeni durumun koşul içerecek. Koşul içerdiği için ekstradan if kullanıyoruz. Hata almamızın sebebi bir koşul yazacağız ve çıktığı için bir tane de kod yazacağız. Doğru mudur arkadaşlar? Evet. Şimdi buraya gelelim. Şurayı kapatalım. Şu an koşul belirtmedik. Şimdi bizim koşulumuz neydi hocam? 8 eğer ki y'nin içerisindeyse. 8 verisi ne diyelim in y'de ise doğru mudur? Evet. Ne yazsın hocam? Ne çıktı sağsın? Eleman y'nin içerisindedir yazsın. Eleman y'nin içerisindedir. Aksi durumlarda ne yapsın hocam? Eleman hiçbir yerde değildir yazdırsın. Eleman hiçbir yerde değildir yazdırsın. Eleman hiçbir yerde değildir yazdırsın. Bize şu an burada bir hata veriyor. Şu an açıkçası ben de hatanın net olduğunu bilmiyorum. O yüzden bir çalıştırayım. Güzel. Şöyle bir şey diyor ki bize burada else diyorsun ama else sen bunu burada bu şekilde nasıl kullanabilirsin? Ben de diyorum ya ben bunu niye bu şekilde kullanıyorum? Ben bunu bir çalıştırayım. Bakayım aynı hatayı alacak mıyım? Bir dakika ilk başta nerede? Ama şu an 3. Peki buraya 8 girsem şu an 3 için çalıştı mı fonksiyon? Çalıştı. 8 girsem eleman y içerisindedir. Şu an fark ettiyseniz gitti. Bazen arkadaşlarım nasıl söyleyeyim? Bu da sonuçta bir yazılım olduğu için. İnsan yapımı. İnsan yapımı hatalar olabilir. Siz kendinize güveniyorsanız sıkıntı yok. Bakın ben ne dedim? Ya bu hatalı ama bence bu doğru. Ben bir çalıştırayım. Error hata verecekse de görürüm düzeltirim. Nasıl olsa errorla mücadeleydi. Biliyoruz. Mükemmeliz hocam. 8 yazdık. 8 içinde çalıştı mı? Şimdi hocam ne istiyorum? 10 yazarsam ne olacak? Bu arada ikisine de mesela buna da 3 yazalım mesela. Else'i mi çıkartacağız? Ama hocam burada şöyle bir durum var. Bizdeki az önceki hatanın sebebi neymiş? Şu an şunu görmüş oldum. Diyor ki bana sen bunun içerisine koymadın. Yani diyor ki bu burada değil. Şimdi check ediyoruz hemen.
Ben if bağlacımı kullandım. If'i yazdım. Neyin içerisine koymadın? Çünkü diyor ki mesela şöyle çalıştırdığımızı düşünün. Onu. Beklediğimiz nedir bizim burada çıktığımız? Eleman hiçbir yerde değildir olması lazım. Çünkü neden? Koşulumuza bakalım. Evet. Burada 8 y'nin içerisinde değil mi hocam? Evet. O zaman bu çalışıyor. O zaman else inemiyor. Evet, olmaz mı? Evet, onu söylüyorum. Else çalışmaz. Çünkü else çalışmıyor burada. Demek ki else şu an fonksiyonsuz kaldı. Şimdi burada hemen hatayı bakmamız gerekiyor. Şimdi ne var burada? Şimdi gençler şöyle bir şey var. Şu an cidden ben de bu hatayı bilerek almadım. Ben de bu hatayı yeni görüyorum. Nasıl kurtaracağız? Hemen check ediyoruz. Ki burada kontrol aşamalarımızda bulun. If'e geliyorum. Koşulumu belirttim. Ve aynı zamanda da şurayı yani ne yapacağını da belirttim. Ondan sonra ekstradan bir koşul söyledim. Ekstradan söyledim. Else if'le söylüyorum. Önce else if'i kontrol edelim. Acaba else if miydi yoksa farklı bir şey miydi? Bakıyorum else if zaten fonksiyon. Arda var çünkü bak hem rengi değişti hem de fonksiyonu yazabildim. Diyorum ki ama diğer bütün koşullarda budur. Peki şöyle bir çalıştırayım hepsini. Belki bende bir sıkıntı vardır. Yine bir sıkıntı çıkmadı. Çünkü ama benim 10 yazdıktan sonra ama dikkat edelim. Şuradan şöyle çalıştıralım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki hocam. Belki siz gördünüz. Hocam şimdi else'e ulaşması için bizim else if'i de yanlış vermemiz gerektiği için normalde y8'in içinde. Bunu mesela 3 yaparsak sanırım else görüntüsünü almaz mıyız o zaman? Bir deneyelim. İkisinde de hata verdirirsek. Evet. Böyle mi oldu? Bize ne diyor şimdi burada? Şimdi biz bu fonksiyonu yazdık. Şu an benim gördüğüm şey şu hocam. Bana diyor ki ya sen kardeşim buraya true değerini atıyorsun sizin de söylediğiniz gibi. Ya ikisi de true zaten. Şimdi baktığımız zaman şuraya gelelim. Az önce neyi görüyorum? 8'di. Ya 8. Diyor ki tamam sen bunu yazdırıyorsun. Sizde 8 true zaten. O true olduğu için ötekine geçemiyor o zaman kapanıyor mu? Kapanıyor. Niye? Çünkü bu true. Şimdi dostlarım ilk başta nasıl yapıyor? False oldu mu geçersiz. Hani hatırlıyor musunuz? İlk başta yazdığım zaman false olduğu zaman bir çıktı veremedi bize. Neden? Çünkü yanlış yaptığımızın karşılığında ne olacağını söylememiştik. Şimdi diyoruz ki ya ilk fonksiyonumuz yani ilk if bağlacımız yanlış. İkinciye bakıyoruz. True. Niye bu tarafa geçsin? Geçmez. Geçmez. Çünkü bu taraf doğru. Koşullara dikkat edin. Gördüğünüz gibi benim de gözümden kaçıyor. Görmeyebiliyoruz. Evet, doğru. Ama bir şekilde göreceğiz dostlarım. Çünkü yapıdan eminiz ama bak şu an hata da vermemesine rağmen bak bir yerde bir sorun var. Çünkü ben else'den bir çıktı bekliyorum. Onun için ne diyorum? 8 değil de buraya atıyorum 3 yazıyorum. Çünkü neden? 3 böyle olursa o zaman false mu? False değere dönecek hocam. Çalıştığınızda eleman hiçbir yerde değildir. Çıkacaktır. Umarım bir sorun yoktur hocam. Var mı kafanıza takılan başka bir soru burada şu an için? Şu an burada başka bir şey var mı? Mesela hocam ben sadece onu değil de iki tane şeyi kontrol etmek istiyorum. Hem 10 hem de diyelim ki 3. Şimdi ben İkisinin içerisinde var. Evet. Şimdi biz şunu yapabiliyorduk. İstersek hocam şöyle yapabiliriz bunu. İki türlü göstereyim benim aklıma gelen. Ekstradan bir else if açabilir miyiz? Açabiliriz. İsterseniz 100 tane else if açın. 100 tane condition belirleyin. Bir de acaba biz V bağlacını öğrendik mi? Acaba ben gelip şuraya deniyorum. Daha önce bu soruyu zaten soracağınızı da bilmiyordum. Deniyorum. V neydi? Peki ben gelip buraya şöyle bir V atarsam. Pardon böyle V atayamayız. V bağlacımız buydu. Mesela hocam diğer koşul ne olsun? Şurayı true yaptım. İlk bağlacımı kullandım olsun. Mesela 3 diyelim mi? Evet 3 olsun. 3 içindedir. X'in olsun mesela. Tamam, aynısını yapacağız. Söylemek istediğiniz ini yazalım mı? İni yazalım. X. Yani diyoruz ki şimdi V bağlacı kullandık. Diyoruz ki V bağlacındaki hocam true nedir? Her ikisi de true olacak ki şurayı çalıştırsın. O zaman true yazsın. Şimdi 10x'in içinde mi? Hayır. Değil. O zaman hocam şuraya bir yazsam olur mu? Olur. Şimdi bir çalışma. Beklentim nedir? Şurayı çalıştırırız. Evet. Çalıştırıyoruz. Görüntü almamız. Aldık. Sorunuz bu muydu hocam? Evet buydu. Cevabı bu muydu? Evet. Buydu hocam. Teşekkür ederim. Ve şuna dikkat edin. Hocam şu an sorduğu soru bizim ta 2. eğitim videomuzda. Evet. Belki de eğer bu videonun hocam tüm halinde çıkacağımız için belki de şu an siz videonun atıyorum 1,5. saatindesiniz. Belki de 20. dakikasındaki bir bilgiydi. Teşekkürler. Çok güzel soruydu. Bu şekilde ekstradan içeriye V bağlacı koyarak da yazabiliriz. Başka sorunuz var mıdır hocam burada? Hocam. O zaman geçiyorum. Şunu unutmayın. Buraya 20 tane de else if yazabilirsiniz. Ama sonunu lütfen else'de kapatın. Hem jargon böyledir hem de hiç hata almazsınız. Şimdi gelelim if else yapısına. Aynı şey. If else yapısını biz hocam en çok nerede kullanıyoruz genel olarak? Yani şu şey diyebilir miyiz? Else ile if'i ayrı ayrı yazmaktansa tek bir yerde yazalım. Tek bir satırda
kullanalım. Genelde bunda kullanıyoruz. Ve bunun normal bir şeyini değil de size biraz daha nasıl diyeyim profesyonel bir şeyini göstereceğim. Peki hocam şuraya bir data import edelim birlikte. Herhangi bir data olabilir. Nasıl diyelim? Data 1 diyorum. Import ediyorum. Zaten bakın şurada files kısmına geliyorum. Files kısmında ben burada datalarımı görebiliyorum. Mesela hangisini alalım? Küçükten ad cinsiyet okul numarası nasıl olur? Şöyle gelelim. Read çıkmıyor Excel. Neden? Artık açıklamamıza gerek yok gibi. Sanki arkadaşlarımız zaten orada yazıyor read xl diye. Onu yükle diye. Evet. Warning mesajın artık ne olduğunu burada biliyoruz. Read şimdi xl koyduğumuz zaman gelecektir. Neydi? Ad soyad ad cinsiyet ad cinsiyet altire okul nu. Okul Türkçemiz güzel, Türkçemiz xls x mi hocam? Okuttuğumuz zaman dosyamız geldi mi? Evet, çok güzel okundu. Geldi. Şimdi ben şunu soruyorum. Ben buraya yeni bir kolon oluşturmak istiyorum. Bakın bir daha gidip Excel'den kolon yazmaktan bahsetmiyorum. Yeni bir kolon oluşturmak istiyorum ve bu kolonun yanına da ne yazsın hocam? Şimdi hocam eğer cinsiyet erkekse mavi yazsın, kızsa da pembe yazsın diyelim ve bu kolona da renk ismini versin. Kolonumuzun ismi renk olacak. Erkekse mavi gelecek karşısına, kızsa pembe gelecek karşısına. Şimdi bunu nasıl yaparız? Şimdi gidip eğer dostlarım Excel'e gidip tekrardan bu dosyayı bul. Excel'den açın. Renk kızların yanına pembe, erkeklerin yanına mavi yazarsanız bu bizim ara yapmış olduğumuz bir ihanet olur. Yani açıkçası. Bunu ardından çok kolay tek satır bir kodla yapıyoruz. Sadece algoritmik düşünüyoruz. Geliyorum. Datayı import ettik. Şimdi gelelim. Yeni kolonumun ismi ne olacak dedim? Renkler. Renk diyelim. Şimdi şöyle bir şey var burada. Data 1 içerisinde olacak değil mi? Data 1 hocam içerisine bir kolon açacağım. Yeni bir kolon açacağım. Nerede bak söylüyorum. İçerisinde yeni kolon açacağım. İsmi? Renkler. Şimdi diyeceksiniz ki ya Hasan hocam ama biz data bu arada bu bizim data 1 ile aynı data 1 değil bakıyorum. Çünkü neden? Şimdi şöyle geliyorum. Şuraya şöyle geliyorum. Çünkü dolar koyduğum zaman bana hocam içindekileri gösteriyor diye öğretmiştiniz. Evet. Doğru. İçindekileri gösteriyor. Aynı zamanda da bu içerisinde demek değil miydi? Ben bunu içerisinde anlamında kullanacağım. Olmayan bir kolon ismi yazıyorum. Buna da R ne diyor biliyor musunuz? Yeni bir kolon oluşturacak. Onun hazırlığını yapıyor. İşte bu triki bilgiyi unutmayalım. Şimdi geliyorum. Ne demiştik? If else. Bakın if else yapımız geldi. Şimdi şu. Zaten bakın bana ne diyor? Test. Yani neyi test edeceksin? Yes mi no mu? Yani çıktın ne olacak? Ben ne demiştim? Benim cinsiyet değil mi? Cinsiyet. Şimdi peki ama neredeki cinsiyet olduğunu belirleyelim. Evet. Data bir içerisindeki cinsiyetim eşittir. Değil mi? Bakın eşitleri tek yapmıyoruz. Eşittir neydi? E ise. Karakter olduğu için. E yazıyorum. Ne yazacaktı? Mavi. Bunu bir daha anlatacağım üstüne geçeceğim. Aksi halde zaten diğeri kız. Pembe. Çalıştırıyorum. Bir hata yok diyor. Renkler kolonu oluşmasını bekliyorum. Data 1'e geliyorum. Ve ne görüyorum? Erkeklerin karşısına mavi. Kızların karşısına da pembe yazıyor. Hocam bu çok güzel bir fonksiyondur. Evet. Ve bu ciddi söylüyorum genelde ileri seviyedeki bir öğrencinin yapabileceği bir şeydir. Ama bizim dostlarımız şimdiden neden yapmasın? Trikiyi gördünüz mü? Hem yeni kolon açıyoruz. Yeni kolon açma trikisi neydi? İçinde değilse ama demek ki içinde bir şey oluşturacağının sinyali bu. Ardından if else yapısıyla da geliyor ki şimdi söylediğimi arlaştırıyorum diyelim. Ar diline çeviriyorum. Ne dedim hocam size? Eğer cinsiyet E ise if else, if SSA katar. Eğer data 1 içerisindeki cinsiyet E'ye eşitse mavi. Aksi durumlarda yukarıda öğrendik. Else'de yani else aksi durumda ise pembe. Aksi durumda nedir? K'dir. Kızdır zaten. String koymayı unutmayalım. Bunlar da string olduğu için her zaman tırnak içerisine alıyorum. Bence hocam burayı da arkadaşlarım öğrenmiştir. Şimdi gelelim for'a. Çok güzel. For da şudur hocam. Bir döngü oluşturacağız. Diyelim benim elimde bir tablo var ve ben bu tablonun içerisinde birden fazla işlem yapacağım. Her biri için tek tek veri mi tek kod mu yazacağım? Yok. Hayır. R diyor ki gerek yok.
Döngü kullan. For kullan. Ben senin için bunu oluşturayım. Hadi şöyle bir şey yapalım hocam. Biz merhaba diyelim. Merhaba diye bir veri oluşturacağız. Tamam mı? Düşünün ki ben bu verinin içerisine birden 10'a kadar gelen sayıları yazacağım. Tamam. Ya da şimdi küçük yapalım. Birden 10'a değil de bu birden 1 milyona kadar da olabilir. Tek tek gelip merhaba C. Birden 100'e kadar olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böyle tek tek 100'e kadar yazabilecek miyiz? Çok zaman kaybı. Ne gerek var diyoruz. Ve diyoruz ki ben bunu for'la yaparım. Ama for bizden ne isteyecek? Ardından çok güzel bir özelliği var. For yazıyoruz. Direkt enter'a basıyoruz. Ve bize yapısını çıkarıyor. Diyor ki öncelikle bana bir değişken ver. Bu değişkeni ben senin belli ettiğin vektör içerisine. Vektör ne hocam? Bizim belirttiğimiz atıyorum şu an buradaki merhaba verisi. Ben bu vektör içerisine senin yazmış olduğun değişkeni döndüreyim. Onun içerisinde ben bunu koşturayım ve senin istediğini ben ona göre ne kadar istiyorsan yapayım. Ben de diyorum genelde jargonda nedir hocam burası? İyidir. Diyorum ki nerede döndüreceğim ben bunu? Merhaba içerisinde ama şu an merhabanın içerisinde şöyle bir şey var. Ne kadar sorusuna cevap veremiyorum. Evet. Benim vektörüm bir sayısal ifade olması lazım. Yani i'yi ben kaç kere döndüreceğim? Buraya işte o yüzden kaç kerenin cevabını vereceğiz. Kaç kere hocam? Diyoruz ki biz birden 10'a kadar. Yani i'yi birden başlat. 1, 2, 3, 4, 10'a kadar git. Çünkü ben değişkenime i dediysem kaç kere olduğunu gösterdiysem ne yapacak hocam? Birinci eleman burada neyse i eşittir 1 olacak. İkinci eleman i eşittir 2 olacak. Üçüncü eleman i eşittir 3. 10'a kadar böyle gidecek. Ama ben ne istiyorum? Diyorum ki tamam ben yukarıda merhaba oluştururum. Benim için merhaba şudur. C merhabanın içerisine ben bunları ekleyeceğim. Neyi içerisine ekleyeceğim merhabanın? İyi ekleyeceğim. Şu an çalıştırdığı zaman merhaba içerisine birden 10'a kadar olan sayıları görmeyi arzuluyorum. Çalıştırıyorum ve merhaba içerisine şu şekilde kontrol edelim. Şu an bir data frame oluşturmadık. Biz ne oluşturduk hocam? İçerisinde veri olan bir vektör oluşturduk. Ne yapabiliriz? Geliriz şu konsol kısmımıza merhaba yapıştırırız ve cevabımızı 1, 2, 3 istediğimiz arzuladığımızı bu şekilde görebiliriz dostlarım. Bu çok güzel bir fonksiyondur. Şimdi zaten gördüğünüz gibi biz buraya birden 10'a kadar dediğimiz için birden 10'a kadar olan verileri gösterdi. Şimdi şurada da gördüğünüz gibi i10l var. Ben bunu açıkçası eskiden 10 uzunluğundadır. Length'in l'si olarak biliyordum ama burada genelde son veri neyse onu gösteriyor. Hatta burada i yazdırırsanız da göreceksinizdir ki onu gösterecek. Peki neden? Çünkü hocam biz ne dedik? For döngüsünde sırasıyla i eşittir 1, i eşittir 2, i eşittir 3, son eleman ne? 10 mu? i eşittir 10. i yazdırırsam ne kaldı sona? i eşittir 10. Döngü bittiği için en son kalan veri i'ye eşit oluyor artık. Evet, ona eşit oluyor. Ben de bunu eskiden length olarak biliyordum ama hocam düşününce ve çıktıya bakınca evet. Çünkü en son i ona eşit. O yüzden 10 olarak gösteriyor. 10 last diyebiliriz. Last son İngilizceden geliyor. Olabilir. Şimdi dostlarım burada şöyle bir şey var. Zaten biz bu eğitimin sonunda hocam bir fonksiyonu vereceğiz. Dostlarım kendi fonksiyonlarını yazacak. Biraz şaşırtıcı değil mi? Çünkü daha başlangıç seviyesi sıfırdan öğreniyoruz. Nasıl fonksiyon yazabiliyor? Şu an ben fonksiyon yazıyorum. Düşünün fonksiyon projeleri. Tabi biraz daha detaylı oluyor. Ama dostlarım da yazabilecek. Şimdi hocam for ile ilgili basitçe her şey genelde bu şekilde oluyor. Kompleks yapıları var mı? Tabii ki de var. Bu size bağlı. Ne kadar kompleks bir şey isterseniz o kadar kompleks bir şey oluşturursunuz. Şimdi while'a gelin. Diğer bir döngümüz de while. Şimdi soru şu. Genel olarak ben bunu çoğu videoda hocalarımız bazen anlatmayabiliyor. While ile for'un ya da if'in farkı ne? Gördüğümüz gibi hocam if koşula bağlıdır. For ile if'in farkı dersek for bir şeyi ek kare yani ek kadar döndürür. While de aslında bir loop'tur. Ama for'dan farkı nedir? Yazarak gösterelim mi hocam? Gösterelim hocam. Gelelim. Yine aynı şeyi yapalım. Mesela bu sefer DM ne diyelim hocam? Bir tane normal bir şey söyleyin. İsmimiz olsun. DMRC. DMRC diyelim. DMRC dedik. DMRC nedir? Benim soy ismim Demirci arkadaşlar. Büyük ihtimalle oradan aklına gelmiştir. DMRC diyelim. Yine boş bir tane oluşturalım mı hocam? Evet. Oluşturduk. Gelelim. While diyelim. Evet. Direkt bize cevabı verdi mi? Bakın for dediğimiz zaman ne diyordu hocam burası? Variable, vektör. Şimdi ne? Condition. Fark burada.
While condition usulü çalışır. Şurası nasıl if'te nasıl true olduğu zaman if'in o kısmı çalışırsa while'da da diyor ki burası true olduğu sürece kardeşim ben çalışırım. Şimdi ben bir şey yapıyorum, siz bunu denemeyin isterseniz. Evde denemeyin. Yani niye? Şimdi sonsuz bir üretim yapacağız. Hazır mısınız? Ben dedim ki 10 eşittir 10. 10 eşittir 10 ise print merhaba. Şimdi başlatmadan önce şunu söyleyelim. Şurada bir condition vardı. Doğru mudur dostlarım? Condition true'ysa while sürekli çalışır. Bakalım sürekli çalışacak mı? Gençler gördüğünüz gibi şu an kapatıyorum. Bakın. Şu an bilgisayardan da sesi duyabilirsiniz. Hep merhaba hep yazmaya başladı. Neden? Çünkü diyor ki bana ya kardeşim ben true'yum. Ben true'yum. Yani nasıl yapacaksın? Ben de diyorum ki nasıl durdurabilirim? Peki şöyle dersen. Mesela DMRC'nin içerisine hocam 10 tane merhaba yazısı yazdıralım. Ama 10 tane olacak. Şimdi ilk başta şurada gelelim. Diyelim ki DMRC tamam mı? Yine atadık. Bizim DMRC yukarı DMRC ile aynı zaten. C diyelim. Printle şimdi işimiz yok. Ne yapıyorduk? DMRC'nin içerisine ne yazacağız hocam? Merhaba. Şimdi bunu bu şekilde başlatırsak ya atıyorum 10 eşittir 10 diye başlatırsak yine condition olacak. Doğru olacak. DMRC içerisinde merhaba bir sürü merhaba gelecek. Peki o zaman biz sonlandırıcı şey yapmamız lazım. Mesela sonuçta merhaba her bir merhaba bir eleman mı olur hocam? Evet. Peki ben 10 eleman istiyorum değil mi? O zaman 10'da duracak şekilde ayarlamam lazım bir şekilde. Peki ben bu şöyle desem length değil mi? Yani uzunluk bunu biliyorsunuz. Aha. Length DMRC desem hocam. Desem ki küçük ya da eşitse 10'a. Yani nedir? 10'a da eşit olduğu zaman 11 olursa burasının 11 olduğunu düşünün. Length'in 11 olduğunu düşünün DMRC için. Condition nedir? False. Yanlış. Ne yapacaktık? Durdum. Çalıştıralım mı hocam? Çalıştıralım hocam. Bir şeyler oldu şu an. DMRC'ye bakacağız şimdi. Çalıştı mı? Çalışmadı mı? Geliyorum. Kaç tane görüyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakalım 1 eşittir. Şimdi 10 eşittir de olduğu için 10'da bir daha döndürecek. Sıfırdan. Evet çünkü sıfırdan başlayacak. 10'da bir daha döndüreceği için onu 11 tane oldu. Yani istediğimiz aslında bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi hocam küçük bir özet geçelim hemen. Kafa karışmasın. Ben dostlarımdan buraları iyi öğrenmelerini istiyorum. Burayı iyi öğrenirse hocam. Ya siz de kestirebiliyorsunuz. Bu kadar basit anlatıyoruz. Aslında kompleks şeyleri çok basit anlatıyoruz. Şurada şu mantığı öğrendikçe hocam ileride bu arkadaşlarımız neler yapabileceğini bir düşünür müsünüz? Evet. Özellikle sanırım bu for ve while ya bu kadar önemli basit. Yani geliyor çünkü genellikle böyle şeyler kodda çok oluyor. Aha. Ben de Python'da çok görüyorum ama tabii R çok farklı. Yani hocam iyi öğrenince, temeli iyi atınca güzel oluyor. Şimdi küçük temeli hemen özetliyoruz burayı. If koşul belirtir. For'dan farkı nedir? If'le yaptığınız şeyler tek sefer döner. For'da yaptığınız şeyleri birden fazla kez döndürürsünüz. Ama zaten for'da bir değişkeniniz vardır. Ne kadar döndüreceğini söylersiniz. While'da ise yine döngü vardır ama while'da if'e benzer olarak condition belirlenir. Bu condition true olduğu sürece bunu döndürür. False olduğu zaman da break dediğimiz keser, kırar, bırakır. İstediğimiz yerde bunu yapmamız gerekir. While genelde nerede kullanılıyor biliyor musun hocam? Atıyorum kullanıcı şifre girdi. Ya da bir numara girmesini istediniz. Doğru numaraya girerek her zaman numara gir. Ne zaman? Ta ki cevap 10 olana dek. Ne zaman cevap 10'sa döngüyü o zaman bitir. Yani ne deriz? Atıyorum x false'a düşüyor. Der ki while x eşittir 10 ne kadar oluyor zaten? Print atıyorum nedir deriz hocam? Yeniden deneriz. Bu gibi uygulamalarda kullanılır. Python'da da hatta hatırlarsanız böyle bir şey kullanmıştık biz. Böyle diyerekten de zaten biz dersimizi burada bitirelim. Çok iyi öğrendiğiniz eminim. Bir video sonra ya da 2 video sonra çok güzel bir ödev bizi bekliyor. Bu kullandığımız tüm bilgiler hatta ikinci derste öğrendiğimiz kodlar da içerisinde olmak üzere tüm kodları kullanmamız gereken bir ödev bizi bekliyor diyelim. Dostlarım bizim GitHub'ımıza gidip bu repository yani bu klasörü indirdikten sonra zaten aynı yerleri göreceksiniz.
Ne yapmamız gerekiyor? Ödevlere tıklıyoruz. Burayı takip edin. Zaten hocam ödevin bu kısmında ben zaten onu script'te de yazdım gösterir. Ödev 1'e tıklıyoruz. Bakın burada ne var? Kullanacağımız datalarımızın, data table'larımızın hepsi burada ve cevabımız da burada ama şu an kodlar tabii yazılı değil, yazacağım. Yazdığımız gibi merhaba yazılım GitHub profiline gidiyoruz. Merhaba yazılım 01 diye aratabilirsiniz. Bunu göstermiştim. Giriş seviyesi eğitimlerine tıklıyoruz. Ondan sonra ödevler az önce gösterdiğim gibi. Ondan sonra ödev 1'e tıklıyoruz ve karşımıza çıkan 3 tane dosyayı bulup indiriyoruz. Zaten önümüzde var. Bu dosyaları indirmek için de yeni bir script oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi ben oluşturdum zaten. Ondan sonra bunları import ediyoruz. Sırayla yapalım mı hocam? Import edin diyor. Bir import edelim. Şuraya gelelim. Hatta şöyle yapmamız nasıl olur hocam? Import neredeydi? Gözüm görmüyor hiç. Script import edin. Gelelim bu maddenin altına dosyalarımızı import edelim ki siz de görmüş olun. Hemen files kısmında zaten ne olduklarını yine görebiliyorum. Geliyorum. Excel olduklarını görüyorum. Bu sefer tabii ki arkadaşlarım öğrendiği için baştan yapıyorum. Direkt hızlı bir şekilde Enter'a basıp kütüphaneye aktım. Warning mesela. Warning bunu dostlar biliyorum. Aynı hatayı eğitim boyunca aldık. Hemen burada ilk başta ne diyelim? Kişisel, zaten onu söylemiş miyim? Kişisel bilgiler. Bakın burada zaten bunu da yazmışız. Hatta gelelim bunu kopyalayıp şu maddeyi bu tarafa yapıştıralım. Çünkü aynısını yapıyoruz ya. Kişi bilgisi. Üst kısımda kalsın. Kişisel bilgiler. Hocam arada kelimelerimle şey oluyor. Hemen dalga geçiyorsunuz. Hemen dalga geçiyorsunuz. Hoca size yapmam lazım. Şimdi YouTube yorumları konuşamayanları buraya getirmişsiniz. Bir saniye. Yandakiyi yakaladı. Peki. Hemen devam edelim hızımızı kesmeden. Neydi hocam bu read? Excel dosya. Bu arada Excel'le de okutabiliriz ama ben genelde bunu kullanıyorum. Neydi dosyamın adı? Bakın orada pet seçeneğine çıkıyor. İster belirtebilirsiniz, ister belirtmeniz gerekiyor. Çünkü neden? Aynı pet üzerinde çalışıyoruz. Zaten aynı çalışma yerindeyiz. Neydi hocam? Ad, cinsiyet. Okullu. Ne yaptım hocam? Daha önce bunu söylememiştik. Dostlarım. Çünkü aynı dizinde olduğunuz zaman, aynı çalışma yerinde olduğunuz zaman ad, cinsiyet yazıp zaten baktığınız zaman başka öyle bir dosyam yok. Taba basıyorsunuz. Taba bastıktan sonra o kendisi otomatikman tamamlıyor. Bu videoya kadar bunu sakladım hocam. Çok zorlandım. Hep taba basmaya gittim ama basmadım. Tek tek yazdım. Bu videoda artık biliyorsunuz bu da bu videoyu izleyenlere hediyemiz olsun hocam. Mükemmel. Çalıştırdık. Dosyamız bir geldi. Hemen hızlı diğerlerini atıyorum. Neymiş? Hobi bilgisi diyormuş. Burayı kopyalayıp yapıştırıyorum. Geliyorum buraya hemen. Atama operatörümüzü koyuyoruz. Read Excel'imizi yapıştıracağız ama nerede olmadan önce bir alt koyduğumuz zaman hemen gelir. Yapıyorum. Neydi bu? Hobi bilmem bir şey. Taba basıyorum. Yapıştırıyoruz. Ondan sonra boy bilgisi geldi. Bu tabloyu ilk defa görüyoruz. Buna da boy bilgisi diyor. Biz yazalım buraya. Boy bilgisi. Burada küçük bir trik yaptık tabi. Bunun ne olduğunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz zaten dostlarım. Hemen XLS bizim formata geliyorum. Neydi? Boy yazdığım zaman taba basıyorum. Tamamlıyor. Geldi. İmport ettim mi dosyaları? Evet. Ettim. Bir içlerine bakalım mı ne var? Kişisel bilgiler. Bildiğimiz yine hobi bilgisi yemek ama yeni bir şey var. Ali Demir 190 santim boyu varmış. 200 santim. Tamam. Güzel. Kaydedelim. Şimdi hemen diğer maddelerimiz. Bu 3 tablo kullanılarak New Data adında yeni bir data frame oluşturacağız. New Data adında bir şey oluşturuyoruz. Atamayı yaptım. Sonra ne diyor? Hemen bu da ad, cinsiyet. Hocam şunu şuraya alalım. Çünkü neden? Burada bizden yine bununla ilgili bir şey istiyor. Ne istiyor hocam? Okuyoruz. New Data içerisinde ad, soyad, cinsiyet, okul numarası, hobi, fobi, boy, metre cinsinden adlı kolonlar bulunacak. Bana diyor ki sen bu 3 dosyayı birleştireceksin. Ama dikkat et, boy bilgisi santim, bunu metreye çevireceksin. Metre cinsinden yazacak. Bunu biliyor muyuz? Şimdi kullandığımız bilgiler, birden fazla işlem yapacak. İfers yapısını öğrenmiştim. Bölme çıkarmayı daha ilk videoda metre, 100'e bölsem bir şeyler biliyorum. Oraya gelene kadar düşünmeye devam edelim. Beynimizde bu dönsün. Şimdi biz ilk başta kolayları yapalım. Hocam birleştirme diyor. Birden fazla dosya var. Cevap? Merge hocam. Bravo. Hemen geliyoruz. Merge yapıyoruz. İlk başta şöyle yapalım. Merge hem x, y alıyor. İlk bir dosyayı birleştirelim. Ondan sonra hocam 3. dosyayı birleştirelim. İlk başta kişisel bilgileri alalım mı? Evet. Kişisel bilgileri aldık. Dikkat ederseniz burada merge'i kullanacağımız diğer türlü başka bir yolda nasıl anlarız? Bakın. Ad, soyad. Aynı. Ad, soyad. Aynı. Ama burada
İsim soyisim ama yine aynı isimler. Yani birbirleriyle bağlantılı tablolar bunlar. O yüzden merge yapabiliyorum. Tamam mıdır? Ama lütfen bu çözüm videosu belki biraz geç kaldı ama ilk başta siz çözmeye çalışın. Çünkü bu ödev, siz bunu yapabilirseniz ya da belli bir yere kadar yapabilirseniz bu ne demektir hocam? Biz iyi şeyler öğrendik demektir. Hemen kalıyorum. Kişisel bilgiler ve neydi hocam? Hobi bilgisi deyip yine taba basıyorum. Yapabilirsiniz. Bay buraları öğrendik. Bay X neydi ismi? Ad. Düz. Ama soyad neydi? Normalde biz burada ne yapıyorduk? Kolon isimlerini falan çekiyorduk. Altta kol neymiş yazıyorduk. Taba yazıyorduk. bassak olur mu? Hocam burada tabu olmaz. Neden? Çünkü string'de ben her şeyi yazabilirim. Değişkenlik var. Net bir şey olmadığı için bakın basıyorum taba. No match deyip sadece tab boşluğu oluşturuyor. Anladım. Olmuyormuş. Olmuyor evet. Tamam. By nokta y diyoruz. Neydi diğerde? Diğerinde de aynıydı hocam. Yani hobilerde. Evet, ad soyad normal bildiğimiz aynı şekilde. Orada da öyleydi. Geliyorum. Hocam. Tabii buyurun. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi hocam bunların ikisinin de kolon ismi aynı. Ad tire soyad. Aha. Ben her seferinde bunu by.x, by.y diye yazmak zorunda mıyım? Değilsiniz hocam. Buraya bir kolon 1 istiyorsanız 1 de yazabilirsiniz. Bir deneyelim mi? Ya da sonradan mı deneyelim? Sonradan mı şey yapalım? Şimdi deneyelim hocam. Tamam, yok sıkıntı yok. İlk başta şöyle bir yapalım. Bir merge olup olmadığına bir bakalım. Hobi mobi geldi. Evet çok güzel merge olmuş. Geldi. Şimdi hocam bir de şöyle deneyebilir miyiz? Ben bilmiyorum. Sadece şöyle diyeyim. Birinci kolon. Deneyelim. Belki de olmayacak değil mi? Bir de birinci kolon deyip bir daha merge yapalım. Merge yaptığımız data var mı sıkıntı? Aynı data. Yani kolonun kaçıncı kolon olduğunu merge fonksiyonu zaten diyor ki sen bu verileri yazıyorsun. By x zaten o veri. O verinin içerisinde birinci kolon. Zaten sen bana kolon isimlerini yazıyorsun. Birinci de o zaman birinci kolon demek olacaktır. O yüzden her defasında isim yazıp hocam sizin de dediğiniz gibi kelime hatası yapıp zaman kaybı yapmaktansa kaçıncı kolon olduklarını sayı olarak da yazabilirsiniz. Böyle yaparak da bu şekilde birleştirebilir hocam. Peki hocam mesela diyelim ki burada ad soyad birinci kolondaydı. Evet. Ama ötekinde diyelim ki ad soyad 5. kolonda ama bilmiyoruz yani çok uzaklarda 27. kolonda. Biz ama bunun ikisinin de ad soyad isminde bir kolon ismi olduğunu biliyoruz. Tamam. Ad soyad ikisi de eğer isimler aynıysa isimleri normal yazabiliriz yine. By.x, by.y şeklinde. Evet yazabiliriz. İstiyorsanız ya da by olarak da direkt burada bir fonksiyon var. Şu şekilde. Direkt by diyelim mesela. By eşittir desek ne olur? Mesela olur şöyle diyelim. Deneyelim yine. Ad neydi hocam? Ad soyad neydi? Soyad mı? Soyad. Evet. Şimdi. Tekrar bakalım mı? Var mı bir sıkıntı? Evet, tamam şimdi olmuş. Yine bir sıkıntı yok. Hocamın sorduğu soruyu başta zaten anladım ama şunu göstermemiz gerekiyor hocam. Buraya isim de yazılabilir. Kolon isimleri, kolon sayısı, kolon sırası da yazılabilir. İkisi de aynı isimse bu da yazılabilir. Neden göstermediğimi açıklayayım. Çünkü hocam bazen şöyle oluyor. Bizim beynimiz biraz daha şey oluyor hocam. Tembelliğe daha alışık olduğu için. Yani kontrol edeceğimi yani anladım. Dediğim gibi ya bir boşluk varsa. Anladım. Çünkü size gelen veriler şu an bu verileri biz oluşturduk. Evet. Size gelen veriler her zaman sizin oluşturduğunuz veriler mi? Muhtemelen indirdiğiniz veriler olacak. Ya arada boşluk varsa bilmiyorsunuz. O yüzden şu fonksiyonu kullanabilmemiz için sadece by fonksiyonunu kullanabilmemiz için %100 eminsiniz. İkisi de aynı by fonksiyonunu kullanalım. Emin değilseniz sayıları yazabilirsiniz ya da isimleri yazabilirsiniz. İki türlü de olur. Hocam her ikisini de ben buraya ekleyeyim mi dostlarım için? Olur evet. Kullanırlar. 2 tane yapıyorum. Biri by neydi? Şurası aynısıdır. Şuraya sadece nokta x ekliyorum. Doğru mudur hocam? Ki yani alternatif yolları da görelim ki çünkü biz yaptık. Şimdi siz arkanızda yaslanıp bizi güzelce dinlediğiniz için şu an not almanıza gerek yok ama bu videodan sonra ne yapacaksınız? Bu scriptleri indirip bakacaksınız. Hem de bu ödevi zaten kendiniz çözüyor olmanız lazım şu an. Hocam buraya ne demiştik? Yine aynı. Şimdi şunu kopyalayalım hocam. Şunun yerine bunu yapıştıralım. X değil de neydi? İkisinin de birinci kolon olduğunu biliyorum. Doğru mudur? Şu şekilde yapıştıralım deyip bu şekilde hocam sorduğunuz soruda öğrendiğiniz bilgi için tekrar hocama teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir bilgi. Cevaplayabildiğimi ben de çok sevindim açıkçası. Hemen geliyoruz. Şimdi hocam dediğimiz gibi yaptık ama şöyle bir şey var. Bu veride ne yok hocam? Nerede bizim new data? Boy bilgisi yok. Hemen ne yapıyoruz? Sorun var mı? Yok. Şu an şunu kopyalayalım. Diyelim ki ya da şu an mesela hocamın dediğinde boy bilgisini de ekleyeceğiz ya şimdi. Ama boy bilgisi isim soyisim. Şu an by yapamayacağız. Ama ne yapabiliriz? En azından sırasını biliyoruz. Şu an 2 taneyi ekledik. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kopyaladık yapıştırdık ya.
Şimdi ben bir daha şuraya dikkat edin. Kişisel bilgilerle hobi bilgisini değil. Şimdi zaten new data içerisine bir ekleme yapacağım hocam. Hepsini new data'da toplayacağım. O zaman ne diyorum? New data ile boy bilgisini birleştirip boy bilgisinin de birincisini alıyorum. Tamam. Birincisi. Çalıştırıyorum ve boy bilgisi karşıma gelmiyor hocam. Ha hocam. Gençler. Hobi bilgisi yazmışız. Biz boy bilgisinden çekmemiz gerekiyor. Çok güzel oldu. Sıkıntı yok. Boy bilgisi diyoruz. Şu an yaparsak bakalım o eski datayı silip geliştirecek. Boy bilgisi geldi ama dikkat edin. İlk başta merge yapmıştık ya. O yüzden gençler hemen şöyle yapalım hiç uğraşmadan. Hızlıca, çok hızlıca hemen hepsini okutuyoruz. Birleştirdik, bir daha aynılarını yapmıyorum zaten. Geliyorum new data'ya bakıyorum ve boy bilgileri geldi. Az önce dediğim gibi küçük hatalar olabiliyor hocam. Evet. Bakın aslında bir hata yok ortada. İstediğim neydi, o kadar da kendime güvendim, boy gelecek dedim. Bir girdik, ortada bir şey yok. Böyle küçük hatalar olabiliyor. Sıkıntı yok. Boy bilgisiyle new'i birleştirdik. Burada anlaşılmaya mantıksal bir hata var mı? Yok. Peki bitti mi? Hayır. Ne yazıyor şurada? Bitmedi. Ha, metre cinsinden. Metre cinsinden istiyor. Nasıl olacak da burayı metre cinsinden yapacağız? Şimdi şunu biliyorum. Santimetre tamam, ben 100'e böleceğim. 100'e böleceğim. Peki şöyle bir şey yaparsam hocam. Şöyle düşünün, bu görevi ben de ilk defa çözüyorum hocam. Şöyle bir şey yaparsam. Neydi datamın ismi? New data. New data. New data içinde neydi? Boy. Boydu. Eşittir desem. Bakın hiçbir şey bilmiyorum. New data içerisindeki boy. Ben bunu nasıl değiştireceğim? Yine new data'nın içerisindekileri hiç bilmiyorum. Diyorum ki boyu 100'e böleceğim, santimetre. 100'e bölsem. Şöyle bir şey yapsam. Hocam. Ne olur hocam? Bunda sıkıntı çıkabilir mi? Bilmiyorum hocam. Deneyelim mi? Deneyelim ama deneyelim. Denedik. Ne diyor? Aha. Binary operator. Yani diyor ki sen bunu yapıyorsun ama neyle neyi bölüyorsun? Bunlar nümerik değil. Ya nasıl nümerik değil ya? Ben bakıyorum 190 santim. Allah Allah. O zaman geliyorum diyorum ki ya ben bir klasına bakayım. Klasımı hemen check ediyorum. Neydi? Nereye bakıyordum? New data. İçerisindeki. Şimdi boy. hocam fark ediyorsanız hata geliyor. Çözüm yolu için check ediyorum. Kontrolüm var. Ya kontrol ediyorum. Ama şimdi sorabilirsiniz. İlk derslerde biz dediğiniz. Arkadaşlar bunları biliyor. Biliyorlar hocam. Hepsini anlattık. Maşallah. Neydi? Boya geliyoruz. Karakter. Haydi. Karakteri nasıl böleceğiz? Karakteri 100'e nasıl böleceğiz? Bölemeyiz. Peki Evet. ben şunu da biliyorum. Data tiplerini birbirine dönüştürmeyi biliyoruz. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Neredeydik? New data içerisindeki boy desek ki as numerik. Değil mi? Bunu biliyorum. Tamam. Nedir? Yine aynısı. Şurayı alsam yapıştırıp çalıştırsam. Aha. Ne diyor? Şimdi hocam ne hatası diyor bize? NAS'lar uygulandı. Yani eneyler, yani eney var diyor. Eney introduced by Koreş. Eneylerde bir sıkıntı var. Ula diyorum tamam sıkıntı yok. Ben bunu warning ya bir daha çalış. Hah çalıştı diyor. Hemen bakıyoruz. Şimdi hocam bir baktık ki burada eneyleri aldık. Sebebi ne? 190 santim yazıyordu. Ben dedim ki numeriye çevir. O da bana dedi ki ya tamam sen bunu çevireceksin ya senin verinin yarısı, sayı yarısı karakter, santim var. Nasıl bu olacak? Burada dostlarım şimdi başlamadan önce bu new data'yı tekrar oluşturmamız gerekiyor. Neden? Çünkü şu an bozuldu. Hemen bir daha tekrar oluşturup sadece bu kısımları siz de hemen hızlı geçebilirsiniz. Umarım 2 kere new data'yı. Tamam hiçbir şey olmadı. Hemen 3. geliyoruz. Geldiğimiz yer aynı. Class karakter. New data'ya bakıyorum. Tamam. Şimdi bizim burada hocam string manipülasyonu yapmamız lazım. Santimleri kaldırmamız lazım ki bunu sayı olarak belli edelim. Şimdi hocam ben arkadaşlarıma string manipülasyonunu anlatmadım. Neden? Çünkü dostlarım string manipülasyon biraz detaylı bir iş. Sayı yani bu harflerle oynama. Atıyorum Hasan Can Demirci düşünün. H'yi sil B koy yerine vesaire vesaire. Veya Can'ı sil Hasan Can Demirci. Aslında bunlar da bir manipülasyon ama string manipülasyonu yani kelimeleri değiştirme diye ben bunu orta seviyenin ilk ders olarak arkadaşlarıma anlatacağım. Şimdi burada karşımıza çıktı. Bu benim hatam. Burada 190 santim koymak yerine boy parantez santimetre desem dostlarım için daha kolay olacaktır. Evet. Ama burada videoyu kapatıp gidip Excel'de düzeltip tekrardan başlamak yok. Hata çıktıysa çözümü de
Yine biz de yapmamız gerekiyor. Doğru. Çözümü gösteriyorum. Çok güzel bir fonksiyon öğreteyim. Bu da bu videoyu izleyenlere ikinci hediyemiz olsun. Hemen dostlarım ne dedik? Ben buradan santimi alacağım. Boşlukla değiştireceğim. Geliyorum. Diyorum ki new data içerisindeki boy. Şimdi burada ben gsub fonksiyonum var hocam. Gsub yazıyorum. Bu gsub fonksiyonu şu. Get sub. Yani al alt kümeleri. Al alt kümeleri. Yani şu. Sen buraya ne yazarsan ben onu alacağım oradan. Kümemde duruyor. Nasıl değiştireceğini yaz. Ona göre değiştirip tekrar koyayım ya da tekrar koymayayım diyeceğiz. Yani şu şekilde. Gsub neyi değiştireceğim? Santimi değil mi? Bak cm'leri al diyorum. Diyor ki bana alacağım tamam da neyle değiştireyim? Boşlukla. Boşlukla evet. Boşlukla değiştir. Peki nereden değiştireyim? New data boy. New data boy hocam. Arkadaşlar bunu buraya bir not düşelim. Bakın gsub function diye ben buraya not düşüyorum. Bunlar string manipülasyonudur. Orta seviyenin ilk eğitimde, ilk dersimizde bunu size en detaylı şekilde zaten göstermiş olacağım. Şu an dediğim gibi geldiyse yine neden öğrenmeyelim? Tamam mıdır? Mükemmelsiniz. İçinizde hiç şey kalmasın ama biz bunu bilmiyoruz. Öğreniyorsunuz. Burada bunu öğrenin. Zaten gsub'ın bütün mantığı hocam bu şekilde çalışır ve burada da gsub'ı öğrenmiş oldular. Farkında değiller ama sub fonksiyonunu da öğrenmiş oldular. Şimdi ben burada ne dedim? Bir kodla bir konuşayım. Biliyorsunuz hocam ben kodla konuşuyorum. R'la konuşuyorum. Dedim ki R new data boy içerisine gidiyorsun. Gsub bir şeyleri alacaksın. Santimi alacaksın. Neden? Burada santim benim işimi bozuyor. NA olarak atıyor az önce gördüğünüz gibi. Bunu boşlukla çevir. Nereden? Buradan. Şimdi çalıştırıyorum hocam. Beklentimiz nedir? CM'lerin silinmesi. Tak. Dostlarım CM yok. R'la konuşmayı öğrendiğimiz zaman R da sizle konuşmayı öğrenecektir ve işlerimizi çözecektir. Kesinlikle R'la sohbet. Biliyorsunuz ben daha önceki eğitimlerde, yüz yüze eğitimlerimde de hocam hep ne diyorum? R'la konuşmayı öğretmek istiyorum. Ben R'la konuşmayı çok şükür bir şekilde öğrendim. Şimdi de R'la konuşmayı öğreteceğiz. Evet. Kodu değil, R'la konuşmayı, R'ın dilini öğreteceğiz. Başlıyoruz yine. Bu sefer şimdi hocam az önce demiştik ya klasa. Tekrar bir klas kontrolü yapalım mı? Hala karakter. Peki şimdi numerik yaparsam ve tekrar klası kontrol edersem numerik oldu. Bravo. Peki şimdi numerik datayı 100'e bölebilir miyim? Neden bölemeyeyim? Ve bitmiştir. Tak. 190 santim. 100'e bölersek 1.90. Yani 1.9 metre olacaktır. Ve şu an boyları da metre olarak buldum. Bu ödevin zaten en zor kısmı buraydı. Aslında hocam ben bunu koyarken dedim ki ya bunu gsub yani bu şekilde bir fonksiyon olmadan yapabilir miyiz? Açıkçası ben dedim ki ya ben hocam şunu sevmiyorum. Bir ödev verdim. Ödevi çözerek gelmektense ya burada interaktif olarak canlı çözeyim. Varsa da bir hatayı da göstereyim. Hatanın nasıl çözüleceğini de görelim. O yüzden ben de bunu burada çözeceğim. Fark ettim ama sorun değil. Arkadaşlarım hatayla ya da istekleriyle nasıl mücadele edecek, nereden bulacaklarını biliyorlar. Geldiniz, baktınız santim hata çıkarıyor. Burada önemli olan aslında gsub fonksiyonunu bilmek değil. Santimin hata çıkardığını anlayabilmek. Santimin size hata çıkardığını anlayabildikten sonra şunu diyebilirsiniz. How to remove atıyorum a string from the value ya da Türkçesini translate'lemiştim. Türkçesini yazın, İngilizcesini ya da İngilizcesini yazın, Türkçe çevirin. Aratın, isteklerinizi bulun ve uygulayın. Burada da çözüm bu şekilde yaptık. Şimdi hocam ödeve geliyoruz. Boyu metre cinsinden de yazdık mı? Yazdık. Tamam. Şimdi nedir? Düzenlemelerin bitmesinin ardından. Bitti mi? Bitti. Kolon isimlerinin sırasıyla ad soyad, E-K numara bir de kolon isimleri çevirin. Şimdi dostlarım kolon isimlerini değiştirmeyi biliyorsunuz. Names'le çeviriyorduk. Peki topluca hangisiyle çeviriyorduk? Call names'le çeviriyorduk. Peki bu bizim için kolay. Şu an hocam 2. video, 3. video, 4. 5. 6. belki de bu videoya kadar gerekli olan tüm bilgileri biz diğer videolarda söyledik. Bütün videoları neredeyse izleyin. Hepsini güzelce öğrenmek gerekiyor. Bu ödevi yapabilmek için. Call names diyorum hocam. Neyin call names'i? New data. Değil mi? Evet. Eşitliyorum. Sırasıyla. İlk başta ne diyor? Ad soyad mı? Tamam. Evet. Ha bu arada başlamadan önce bir check edelim. Neydi? Ad soyad cinsiyet farklıydı hepsi. Fark ettiyseniz. Şimdi bir şu. Şimdi burada ben bir hata alayım bakayım. Hatanın neden geldiğini çözebilecek miyiz? Virgül koyuyorum. Fark ediyorsanız sırayla ama dikkat edelim. Ben bir hata aldım.
Unexpected token virgül. Virgülü ben tanımadım. Bu virgül ne? Diyor ki bana kardeşim sen sıralıyorsun sıralamasına da bana bunun sıralı elemanlar olduğunu bana neden söylemiyorsun? Yoksa ben bu virgüle hata derim. Evet. Birden fazla veri giriyorsun. C'yi yani kombinasyonu kullan ki umarım C kombinasyonudur. Her videoda söylüyorum. Ben öyle kullanıyorum. Ki ben seni birden fazla veriyi call names, new data'ya atıp yaptığını anlayayım. Peki bunu da zaten çözüme söyle. Diğeri numara. Burada dikkat edin direkt sırasıyla yazıyorum. Çünkü sırasıyla değişecek. Numara sevdiği. Sevdiği, sevmediği. Yani Türkçe karakter. Kullanmayalım hocam sıkıntı çıkmasın. Sonra sevmediği var. Sevmediğini zaten şöyle alabilirim hemen hızlıca. Virgül diyorum. Süper. Ondan sonra başka var mı? Bir de boy. Bakın burada metre demişim. Keşke bunu hazırlarken de bu şekilde yapsaymışız. Neyse sorun yok. Dostlarım o çözümü de bildi. Bir böyle çalış. Bir böyle çalıştıralım bakalım tire yanacağız. Tamam. Çalıştırıyoruz dostlarım. Bakıyoruz new data'ya. Var mı sıkıntı yok. Ama işte hocam ne gördük burada? Bir tane hocam, atlamışız. Evet. Boy metre diyor ama yanlış yerde şu an. Evet. Neden? Çünkü demek ki bir yerde atlamışız ve yetmemiş. Atladığımızda yazmadığımız için kolon ismi yok olmuş. Hatayı gördük. Hemen düzeltelim. Pide yani burası ne? Büyük ihtimalle yemekti değil mi hocam? Diyelim ki buraya da yemek yazalım. Yemek yazdık. Tire koyduk. Virgül bir şey de buraya attık. Şimdi çalıştıralım. Şimdi bakalım. Evet. Şimdi oldu. İstediğimiz şekilde yapabildik. Dediğimiz gibi sorun var. Hemen depresyona girmiyoruz. Sinirlenmiyoruz. Sorun varsa çözümü de vardır. Sıkıntı yok. Son kısma bakıyoruz. En son tüm düzenlemeler bittikten sonra dosyayı CSV formatında adı ödev 1 olacak şekilde yazdır diyor. Nasıl yazdırıyorduk? Right. CSV. Hangi dosyayı? New datayı yazdırıyoruz. İsmi ne demişiz? Ödev 1 olacak demişiz. Neyi unutmuyoruz? CSV olarak. Bu sefer de CSV 2 kullanalım mı hocam? Kullanalım. Peki ama neyse burayı bırakalım. Burası CSV 2 olarak kalsın bakalım yazdıracak mı? CSV 2 olarak yazdırır. Peki bitti mi? Bir gelelim bakalım. CSV 2 ne? Abo o ne? Şu an burada sıkıntı var. CSV 2 dosyası yaptı. Çünkü neden? CSV 2 formatında yazdırmanız zaten size bir tane CSV dosyası oluşturacaktı. O yüzden bunun uzantısı zaten CSV'dir. Fark nerede? Import ederken CSV 2 olarak import etmek gerekecektir. O yüzden şu şekilde çıktığı alırsanız bakın hemen tablolaştı zaten. Gelin bir kontrol edelim. Bir üstündeki herhalde. Bir üstündeki olacak şimdi hocam. Bakın zaten dosyamız gerçekleşti. Burayı silelim. Burayı silelim zaten hemen atalım. Şöyle atalım. Var mıdır bir sorunuz hocam? Görevi bu şekilde başarıyla bitirebilirsiniz. Zaten cidden görevi bitirenler varsa yorumlara yazsınlar. Evet. Biz bir tebrik edelim. Çünkü bu görevi yapabilmek demek bizim önceki tüm videolarımız ar hakkında izlenmiş, öğrenilmiş ve uygulamaya da geçilebiliyor. Var mıdır hocam bir sorunuz? Hocam ben şeyi çok merak ediyorum. Siz söylemeden bunu daha önce yapıp Google'da araştırıp G-sub'ı bulup oradaki santimetreyi silip sonrasında 1.90'a çevirebilen kişi lütfen sen yoruma yazar mısın? Teşekkürler. Eğer cidden öyle biri varsa biz bir hediye veririz hocam. Bir belli etsin bize kendini. Biz bir hediye verebiliriz o arkadaşa. Yaptıysa cidden baştan beri mantığı çok iyi anlamıştır. Yapmadıysa da dediğim gibi sizlik bir sorun yok. Benlik bir sorun var burada. Bunu zaten söylemem gerekiyordu. Ama o zaman zaten çözdük. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Umarım hepiniz ödevi rahatlıkla yapmışsınızdır. Eksik olan, çalışmayan, sıkıntı çıkan yerleri nereye bildiriyoruz? Yorumlar kısmına bildiriyoruz. Biz yorumlardan onları cevabını elimizden geldiğince vermeye çalışacağız. Yokken biz çok şeyler öğrendik. Arkadaşlarımıza ilk ödevlerimizi de verdik ve ilk ödevimiz biraz zor olsa da artık birden fazla datayla nasıl çalışılır, nasıl mantıksal operatörler kullanılır ve bunlarla birlikte nasıl projeler yapılır dostlarımıza gösterdik. Şimdi ise hocam şu küçük hatırlatmayı da yapalım. Çünkü biliyorsunuz ekran görüntümde de gördüğünüz gibi ben kodları kaydediyorum, kodları yazıyorum ve size her zaman şunu diyorum. Arkanıza yaslanın, bizi izleyin. Yazılımın mantığını öğrenin. En sonunda da zaten arın kendisini öğrenmiş olacaksınız. Nereden ulaşacaksınız? Zaten videolarımızın başında her zaman söylüyoruz. GitHub üzerinden. Teşekkürler hocam. Tabii unutmamışsınız. Çok mutlu oldum. GitHub üzerinden GitHub'a giriş yaptıktan sonra hemen burada bir arama sekmesini görüyorsunuz. Merhaba yazılım ile 01 yazıp arattıktan sonra
karşınıza zaten users bir tane çıkacak, zaten repository'lerimizde çıkıyor. Buraya gelip hemen ara eğitimlerimize basıyoruz. Mesela hocam siz yokken biz ne yapmıştık? Gördüğünüz gibi ilk ödevimizi çözmüştük dostlarımla. Hemen bakalım. Ödev 1 ve burada zaten yazdığımız kod 11. ödev diye. Bakın yazdığımız kodlarımızın hepsini burada arkadaşlarımız görebiliyor. Ne yapmıştık, neler uygulamıştık, her şeyi görebiliyorlar. Bu repository, yani bu depoyu indirip bütün kodlara ulaşabilirsiniz diyerek bugünkü konumuza geçelim. Hocam şimdi biz şöyle düşündük. Şu ana kadar her zaman elimizde bir tablo vardı ve tablomuzun içinde veriler vardı. Peki hocam biz R'la bir uygulama yaparken her zaman elimizde hazır veri olacak mı? Her zaman olmaz. Olmayacak. Bazen de kullanıcılardan veri alacağız. Sizden bir veri alacağız ve o veriyi işleyeceğiz. Peki kullanıcıdan veriyi nasıl alırız? Hemen onu gösterelim. Şu an 12. dersteyiz. Gördüğünüz gibi buraya da notumuzu düştük. İnteraktif veri alınması. Hocam öncelikle ben size nasıl şunu anlatıyorsam biz bir şekilde kullanıcıdan veri alacağız. Kullanıcıdan veri almak kelimesi bizim aklımıza ortada bir interaktiflik olacak ve ben bu veriyi alabileceğim. Peki ben bunu ara nasıl anlatabilirim? Hocam bunu ara anlatmak için de örnek veriyorum. Ben bir tane x değişkeni oluşturacağım. Normalde biz bunu her zaman ne dedik? X eşittir. Yani x atama operatörü 1 ve x'in 1 olduğunu söylemiştik. Evet. Peki bunu kullanıcı 1 olduğunu söyleyecekse ne yapıyoruz? Diyoruz ki öncelikle bir read diyelim. Read okuma. Evet. Kullanıcı bir şey okuyacak. Kullanıcı ne okuyacak? Readline fonksiyonu hocam. Dostlarım, readline fonksiyonuyla konsola bir soru ya da herhangi bir istek bildiriyoruz. Kullanıcı bu okuyor. Kullanıcı bunu okuduktan sonra adı üstüne read okumak, line çizgiyi okuma, satırı okuma işlemini gerçekleştirdiği için readline adını alıyor fonksiyonumuz. Tabi dikkat ederseniz bakın burada diyor ki bana bir tane prompt ver. Prompt dediğini bana bir söz ver. Ne sorayım? Ne sorarak bu veriyi alayım diyor. Hemen diyoruz ki prompt zaten çıkacaktır. Şunu söyleyelim. X için verinizi giriniz dedik. Hatta 2 nokta üst üste koyalım. Ve hocam bunu çalıştıralım şimdi. Bakın herkes lütfen konsola odaklansın. Konsol kısmımıza gelelim. Ne gördük? X için verinizi giriniz ve benden imlecim yanıt sunuyor. Benden bir veri bekliyor hocam. Diyelim ki X verim benim Hasan olsun. Çalıştıralım. Enter'a basalım. Ve hemen environment kısmında ne görüyoruz? X için değerim ne oldu? Hasan. Bunu doğrulamak için şu şekilde yapalım. Gelelim X'i buraya yazalım, çalıştıralım. Neymiş X? Hasan. Hasan'mış dostlarım. Bu şekilde kullanıcıdan integer alabiliriz, string alabiliriz. Diğer bütün veri tiplerinden örnekleri alıp bir kümede kolaylıkla toplayabiliriz. Peki hocam bunlar ne işimize yarayacak? Benim anladığım kadarıyla hocam bunlar bundan sonraki yazacağınız kodlarda X'in aslında Hasan olduğunu siz buraya tanıttınız. Ama X'in Hasan olacağını ben mi söyledim yoksa kullanıcıdan mı bunu aldım? Kullanıcı aslında bunu belirledi. Tabii şu an ben yazdım ama ben kullanıcıya ne olmasını istersin diyorum. Bana bir veri veriyor ve ben o veriyi alıyorum. O veriyi kullanacağım. Peki buraya kadar bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum hocam. Buralar kolay. Dostlarım burayı çok iyi anlayacağını düşünüyorum. Şimdi hocam bu alınan verinin türünü ben nasıl belirlerim? Mesela şöyle diyelim. Neden? Hemen şuraya bir tane hashtag açalım. Diyelim ki alınan verinin belirlenmesi diyelim. Şimdi hocam biz hatırlarsanız sizle birlikte 2. ya da 3. videoda şöyle bir şey öğrendik. Veri tiplerinin birbirine dönüşmesi. Dostlarım da hatırlıyordur. Hatta şu an bir string veriyi integer'a, numerik veriye nasıl çeviririm? Hangi fonksiyona çeviririm? Hemen cevabı bilen zaten yoruma yazmıştır diye düşünüyorum. Biz oradan check ederiz. Bir bakarız kim doğru biliyor, kim 2. videoyu hatırlıyor. Ne yapıyorduk hocam? Diyelim elimizde şu an şöyle bir veri var. Biz kullanıcıdan hemen bir hikaye oluşturalım. Biz kullanıcıdan hocam bir rakam alacağız. Evet. Şimdi sisteme bu rakamın string mi, rakam mı ya da sayısal bir ifade olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Belirtmezsek kişi isterse normal 1 yazabilir. Hatırlarsanız şöyle bir örnek vermiştik. Demiştik ki bu 1 ile öbür direkt yazılan 1 arasında bir fark var. Çünkü biri karakter, biri numerik. Ama bizim diyelim hocam bir fonksiyon yazacağız, bir uygulama yazacağız ve bizim uygulamamız numerik isteyecek ama kullanıcı buna 1 diyebilecek, string diyebilecek. Ne oldu? Uygulama çöktü. Evet. Bu yüzden veri tipinin uygun bir şekilde alınması bizim için çok önemli. Biz zaten bunu biliyoruz. Burada farklı bir şey yapmayacağız. Aynı şekilde bakın geliyorum burayı şu kısmı kopyalıyorum. Yine kullanıcıdan bir veri alacağız. Geliyoruz. Bu sefer y için bir değer ver diyelim. Tamam mıdır? Diyelim ki bu sefer
Neydi hocam bizim fonksiyonumuz? Numerik olarak alacağız. As numerik fonksiyon. Ne yapıyordu bu? Bir şeyi numerik olarak al. Hatta bunu siz açıklamışsınız. As olarak anlamı gelir. Evet. Numerik olarak al. Dostlarım bunu ikinci, üçüncü. Bu bir fonksiyon. Tabii evet hocam bu bir fonksiyondur. Şimdi şöyle düşünelim. Ben geldim buraya bu sefer bunu çalıştırdım. Konsolda ne çıkmasını bekliyorum benim için. Y'den bir istek oluşturacak. Çalıştırdık. Ne diyor? Y için verinizi giriniz. Şimdi dikkat edelim. Ben buraya örnek veriyorum. Tekrardan Ertuğrul yazdım hocam. Çalıştırdım. Ne yazıyor? Aslında bulunamadı gibi bir şey. Bulunamadı. Çünkü diyor ki ya sen bana veriyi numerik olarak vermiştin ama buraya biri harf yazıyor. Olmaz diyor. İşte hocam safety. Güvenliklerimizi bu şekilde alıyoruz. Nasıl güvenlikleri? Biz şimdi oraya şunu hatırlarsınız. Şifre girme yeri gelir sadece önünüze rakamların olduğu bir yer çıkar. Neden bunu bu şekilde yaparlar? Çünkü siz o kısma rakamlardan başka bir şey girerseniz uygulama çöker. Bizim istediğimiz neyse biz kullanıcıdan o tip veriyi almak için bunları yapıyoruz. O yüzden diyor ki bana eğer yazacaksan bunu lütfen çalıştır ve bana bir rakam ver. Şimdi çalıştırdıktan sonra ne oldu hocam? Y 1'e geldi. Peki hemen sınıfını kontrol edelim mi? Biz bunu numerik olarak istiyorduk. Bize gelecek numerik olarak verecektir. Veri tipini de kullanıcıdan alırken verimizi bu şekilde belirleyebiliyoruz. Evet. Var mıdır hocam buraya kadar bir sorunuz? Süper. Peki hocam şimdi ilk başlardan beri şunu söylüyorduk. Paketlerimiz var, fonksiyonlarımız var. Birçok fonksiyon bir paket içerisinde toplanır ve biz bu fonksiyonları kullanırız. Peki soru şu. Biz şu an bu seviyede bir fonksiyon yazabilir miyiz? Bence yazabiliriz hocam. Artık dostlarım emin olun ki çok hazırsınız. Siz de kendi fonksiyonlarınızı şu an yazabilirsiniz. Biliyorum bu biraz ileri seviye gibi bir şey geliyor. Çünkü fonksiyon yazmak, paket yapmak falan evet çok ileri seviyede. Hatta şu an bile ben de bir paket yapıyorum ama mantığını öğrendikten sonra kolay. İlk videodan buraya kadar hocam biz hep mantığı anlattık size dostlarım. Mantığı öğrendiğiniz için her şey çok kolay. Hadi gelin şu an fonksiyon yapısını öğrenelim ve bir sonraki videoda da fonksiyonda ilk ödevimizi verelim. Bakın ne kadar kolay olduğunu hep birlikte görelim. Hocam şimdi biz Mustafa hocamla bundan 2 video öncesinde döngüleri, koşulları vesaire öğrenmiştik. Koşulların kendine göre bir kalıbı vardır. Atıyorum if yazdık, parantez koyup condition dediğimiz görmüştük orada. Şart çıkıyor. Süslü parantez koyuyoruz. Ardından da kod yazmak için bir yer oluşturuyorduk dedik. For'da ise bir tane değişkenimiz vardı. Hangi vektörde olacağıydı ve ardından kod. While'da condition yine aynı şart yazıp gibi şeylerimiz vardı. Bunu dostlarım biliyor. Function'da da, fonksiyonda da o şekilde hocam. Ama öncelikle şunu bilelim. Bir fonksiyon nasıl oluşturulur? Başlayalım şu şekilde yazmaya. Fun yazdığımız zaman dikkat ederseniz base'de zaten hemen function geliyor. Enter'a basıyorum. Bana ne geldi hocam? Hemen bir parantez açın. Neden? Biz hep ne diyorduk? Atıyorum print yazdık. Print'in yanına parantez varsa o parantez ne olduğu anlamına geliyordu hocam? Fonksiyon olduğu anlamına geliyordu. Neden fonksiyonu kendisinde parantez olmasın? Çünkü o da bir fonksiyon. Hocam şimdi buraya dikkat edelim. Ben şuraya bir hashtag açayım. Fonksiyon oluşturma temeli diye. Tamam? Hocam parantezin içerisine bu fonksiyonumuzun çalışması için gerekli olan veriler nelerdir? Bunları yazabiliriz. Atalım. Diyelim ki function için yani function İngilizceden yine hocam benim oluşturduğum fonksiyonumda x ve y değerleri olmalı. Mesela şu şekilde x virgül y dersem ben bu fonksiyonu kullanmak için bu fonksiyona bir x ve bir de y değeri vermem lazım. Aksi halde çalışmayacaktır. Demek için oluşturduğumuz bir parantezdir. Ancak içi dolu olmak zorunda mı hocam? Değil. Neden? Çünkü ben bu değerleri dışarıda da belli edebilirim, içeride de belli edebilirim. Ve hocam şurada küçük bir soru geliyor. Şimdi bu fonksiyonum çalışacak ya benim. Bu fonksiyonun kendi içerisinde kodlar döndürecek. Doğru mu? Evet. Arkadaşlarım kodları döndürürken bir kod yazacaksak ara kod yazacağımızı nasıl söylüyorduk hocam? Bir önceki videolarımızda söyledik. Süslü parantez açıyoruz her zaman. Çünkü süslü parantez bana şunu der. Art bunu anlıyor. Diyor ki evet Hasan hocam sen süslü parantez koyun. Ha demek ki içerisine kod yazacaksın. Ve ben bu kodu senin için çalıştıracağım demektir hocam. Mesela şöyle bir şey yapalım mı sizinle? Bir tane fonksiyonumuz olsun. Basit bir fonksiyonumuz olsun. Diyelim ki print her zamanki gibi yukarıda bir x ve y değeri almıştık ya hocam. Alacağız ya daha doğrusu. Evet. X artı y diyelim mi buna? Bu bize x artı y'nin cevabını versin. Bu fonksiyonumuza da bir isim verelim mi? Mesela ilk fonksiyon diyelim mi? İlk fonksiyonumuz diyelim.
ve bunu atayalım. Şimdi benim ilk fonksiyon adında bir tane fonksiyonum var ve bu fonksiyonun x ve y değişkenlerini toplayacak. X ve y değişkenlerini gördüğünüz gibi burada belirttim. İstiyorsanız içeride de belirtebilirsiniz. Size kalmış. Hadi bir çalıştıralım bakalım. Öncelikle bir x değerini gelelim. X değerimiz hocam rastgele 3 yazalım. Yine y değerimizi çalıştıralım. Bu sefer bakalım bir hata alacak mıyız? Çünkü dikkat edeceğiz. Burada bir sıkıntı var şu an. Bilmiyorum arkadaşlarım fark etti mi? Fark etmediyseniz şuna dikkat edin. 4'ü integer olarak aldı ama 3'ün yanında tırnaklar karakter var. olarak gördüğü için büyük ihtimal bir hata olacak. Karakter olduğunu nereden anladınız hocam? Tırnaktan hocam. Tırnaklar var. Tırnaklar varsa aynı anlıyordu hocam. Harf, string, karakter nasıl ifadelendiriyorsanız o şekilde. Bir numarayla tarih gibi düşünebiliriz. Kesinlikle hocam. Kesinlikle çok güzel bir tabir oldu. Doğru. O yüzden ne yapıyorum? Aynı burada yaptığımı geliyorum. Burada yapıyorum. Çalıştırıyorum. Tekrardan buraya 3 yazıyorum. Zaten y 4'ü. Şu an ikisi de integer. Doğru mudur? Şimdi ben ilk fonksiyonumu aktifleştiriyorum. Şu an gördüğünüz gibi hemen environment kısmında sağ tarafta function oluşturdun diyor bana. Senin bir tane fonksiyonun var diyor. Ama bu fonksiyonu fark ederseniz şu an bir cevap verdim. X artı y'yi toplayıp 3 artı 4'ten 7'yi yazdırdım. Hayır. Yazdırmadım. Neden? Bu bir fonksiyon. Ben şu an bir fonksiyon oluşturdum. Benim fonksiyonumun adı ne hocam? İlk fonksiyon. Gelelim bakalım işte öyle bir fonksiyon var mı? İlk fonksiyon. Ne çıktı yanında? Siz bir fonksiyon oluşturdunuz. Evet. Yanında ne çıktı? Daha önce hiç böyle bir şey görmüş müydük hocam biz? Hayır. Bizim oluşturduğumuz... göre bu bir fonksiyon. Biz şu an kendi fonksiyonumuzu oluşturduk. Şimdi bir fonksiyonu çalıştıralım bakalım ne olacak. Dediğiniz gibi de basitmiş Hasan hocam. Cevap ne çıkıyor? 7 çıkıyor. Çünkü bizim fonksiyonumuz ne yapıyordu? Girilen x ve y değerini toplama fonksiyonuydu. Ve cevabım ilk fonksiyonumuzu çalıştırdıktan sonra dikkat edin. Şunu gördüğünüz zaman siz artık kendi fonksiyonunuzu oluşturdunuz. Büyük bir başarı şu an için tebrik ediyorum. Evet. Ve çalıştırınca x ve y değerimiz neyse bize onu veriyor. Hatta şöyle yapalım mı hocam? Dostlarım için daha güzel gözükür belki. Gelelim bunu buraya. Bunu da fonksiyonun içerisine yazalım. Her şey sanki tekmiş gibi yapalım. Ve sadece şu kısmı bir çalıştıralım. Şimdi dikkat ederseniz hiçbir şey oldu mu? Yok. Hayır. Herhangi bir x değeri yazdık mı? Hayır. Y değeri yazdık mı? Hayır. Neden hocam? Çünkü bunlar artık benim fonksiyonumun içerisinde. Diyorum ki ben o zaman fonksiyonumu bir çalıştırayım. Dikkat edin. Çalıştırmak için neye basıyorduk hocam? Ne sordu bana ilk? 5. Yani 5 sormadı tabii ki. X verisini girin dedi. Biz 5 yazıyoruz. Hemen sırasında ne sordu? Y için veri girin. 9 dedim ve tak 14 cevabını verdi. Cevabı bize verdi. Eğer verilerimizi fonksiyonumuzun içerisine yazarsak hocam gördüğünüz gibi bir döngüye koyardım. Bir algoritmik sıra vardır. Tek tek sorar ve bu şekilde sizin de gördüğünüz gibi daha profesyonel olur. Hatta isterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Şuraya bir tırnak koyarsınız. Sonucunuz dersiniz. Bir boşluk koyarsınız. Bir tırnak koyup şuraya şöyle kapatırsınız. Mesela şöyle çalıştırdığımızı farz edelim. Fonksiyonumuzu aktifleştirdik. Bizim sonucumuzun 14 olduğunu söyleyen. Mesela bu sefer 5 diyelim. 3 ve 5, 8 oldu. Şimdi dikkat edelim. Ne yazdı? Burada bir eksik var hocam. Neyi yazdıramadık şu an? Burada neyi yazdıramadık? Sonucu yazdıramadık. Aslında sonucunuzu dediğimiz şeyi yazdırdık ama evet. Sonucun ne olduğunu yazdıramadık hocam. Evet. Şu an dikkat edin. Ben aslında çok mantıklı olarak buraya sonucunuz dedim. Yani virgül koydum. X ile Y'yi de yazdırmak istedim. Parantez veyahut da bir şey atlamış olabilirsiniz hocam. Burada ne olmuş olabilir? Hocam ben dostlarıma şu an güveniyorum. Buradaki sorunu çok rahatlıkla çözebileceklerdir. Şöyle yapalım mı? Biz buranın çözümünü yorumlara arkadaşlara bırakalım. Dostlarım buradaki sorun ne ki şimdi bu çalışmada? Bunu çok rahat çözeceğiz. Çünkü benzer hataları önceki videolarımızda aldık. Yorumlarda bekliyoruz. Kim çözerse bir bakalım. Yani tebrik ederiz. Bir şey yaparız. Ben de mutlu olurum. Çünkü hiç bilmeyen biri gelip bu seviyeye kadar bu problemi çözebilirse ben tebrik ediyoruz. Hocam gördüğünüz gibi bu dersimizde kullanıcıdan verileri aldık. Veri tipini değiştirmenin önemini anladık. Nasıl değiştireceğimizi tekrar etmiş olduk ve ilk fonksiyonumuzu yazdık. Nasıl yazılır? Verileri içerisine yazarsak ne olur? Dışarısına yazarsak ne olur? Fonksiyonu yazdık ama fonksiyonun aktifleşmesi için her fonksiyon gibi print de bir fonksiyondur. Mesela print yazdıktan koyduktan sonra hemen yanımıza bu geliyor. Ne farkı var bunun? Bu print yazdırıyor. Bu ilk fonksiyon x ile y'yi topluyor. Şu ana kadar kendi fonksiyonunuzu yazmış öğrendiniz. Hocam bu videodan sonra şimdi fonksiyonlarla ilk ödevimizi diğer videoda anlatıp çözmeye çalışacağız. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Evet. Fonksiyon oluşturmak için
yaptığımız kurallardan biri de aslında süslü parantez değil mi? Tabii ki evet. Yani süslü parantezi kullanarak biz bir fonksiyon oluşturduk aslında. Fonksiyon içinde fonksiyon oluşturduk. Şimdi hocam fonksiyon içerisinde fonksiyon demek ne kadar doğru tartışılır. Ya da fonksiyon oluşturmak diyebiliriz buna. Evet, genel olarak fonksiyon oluşturmak. Çünkü süslü parantezin amacı ne demiştik? Ara içerisinde kod yazacağım ve bu kodları çalıştıracağız. Bir önceki isme göre function'ın içerisine bu kodları aktifleştirip koyacaksın demek olduğunu söylemiştik hocam. Bu yüzden yani iç içe fonksiyon demeyelim de yani çalışması için gerekli olan yapılardan biridir diyebiliriz. Var mıdır hocam başka sorunuz, anlamadığınız bir şey? Yok. Bir önceki videomuzda fonksiyonu tanımladık, kullanıcıdan veriler aldık. Şimdi dostlarım artık eğitim setimizi neredeyse bitirdik diyebiliriz. Artık bir tık daha profesyonel işler yapalım mı? Yapalım hocam. Şimdi ilk fonksiyon ödevimizi verelim mi? Verelim. Hatta ödevimizi şu mentalitede verelim mi? Hocam hayal edin. Bir tablonuz var, bir veriniz var. Ve kullanıcı sizin uygulamanıza bir tane daha veri giriyor. Girdiği bu veride dostlarım, bu verinin meyve mi yoksa sebze mi olduğunu öğrenmek istiyor. Bunu check eden, bunu kontrol eden bir uygulama yapacağız şimdi. Ve bunu ARI ile yapacağız. Baktığınız zaman çok ilginç. Yapabilir miyiz? Niye yapamayalım? Öncelikle dostlarım ödevimizi nereden buluyoruz? GitHub'ımızdan indirdiniz zaten. Ödevlere basıyoruz. Ödev 2'deyiz. Fonksiyon ödevi 1'deyiz. Geldiğimiz zaman tablomuz burada zaten var. Hemen aramızı, scriptimizi açıyoruz daha doğrusu. Evet. Ödevimizi açıkladık. Ne yazıyor? Veri tablosu içinde GitHub'a vesaire gidiyoruz. Alınan vesaire anlattığı gibi kullanıcıdan bir veri alacağız. Bu veri meyve ise girmiş olduğunuz veri ya da girmiş olduğunuz isim bir meyveye aittir ya da bir sebzeye aittir ya da hiçbirine ait değildir. Tamam mı? O yüzden öncelikle bizim neye ihtiyacımız var? Veri. Yani biz bunu önce veriyi aktarmamız gerekiyor. Çünkü nerede sorgulayacağız? Şimdi sorgulamamız için önce bunun meyve sebze olduğunu önce ara öğretmemiz lazım. Kesin hocam. Siz de arada konuşmaya başladınız. Mükemmelsiniz. Bak mükemmelsiniz. Hemen buraya HTML açıyorum. Data import diyorum. Neydi benim data importum? Buraya meyve ismini verelim hocam. Hocam şimdi ben burada bırakıyorum klavyeye size meyve sebze dosyasını import ederseniz çok iyi olur. Evet. Bunu ben peki daha önce de konumdan yapmıştık aslında dosyayı açıp ama buradan bu şekilde daha önce hiç yaptığımı hatırlamıyorum. Hocam bildiğiniz gibi dosyayı görüntüleyelim hocam. Peki ne olacak? Deneyin hocam. Ya bildiğiniz yoldan da yapabiliriz. Import dataset diyor. Direkt buna tıklarsak olur mu peki hocam? Çok güzel. Evet. Bundan sonrası. Burayı biz hiç göstermedik. Yok ben hatırlamıyorum. Çünkü bakın tamam hocam ben alayım. Şimdi dostlarım istiyor iseniz bu şekilde datayı hemen aşağıda basarsanız import edecektir. Çok basit bir şekilde. Bu şekilde de import eder. Tamam, ama hocam. Dikkat edin. Şimdi burada meyve sebze olarak kendi otomatikman import etti. Diyelim siz bu projeyi hocam bir üstünüze vermeniz gerekiyor. Ya da bir şirket için yaptınız vermeniz gerekiyor. Şirket sizin meyve sebzeyi bu şekilde import ettiğinizi bilemez. Şirketi siz kodlarınızda neyi import ettiğinizi göstermeniz lazım. Yani konumunu, dosyanın konumunu. Sen neyi import etti kardeşim diyecek sana. Nasıl açıklayacağız? Açıklayamayız. O yüzden bu şekilde import etmek yerine hemen burayı nasıl sildiğimizi dostlarımız biliyor. Hocam neydi fonksiyonumuz? Excel dosyası var. Evet, read Excel. Daha önceden biz bu fonksiyonu çalıştırıp indirdiğimiz için normalde bizim bunun için kütüphanemiz var. Kütüphaneden okutmamız gerekiyor. Bravo. Hemen geliyoruz. Excel dosyası çalıştır. Şu anda böyle çalıştırsak olmaz. Evet şu an çalıştırdık. Read Excel. Şimdi hocam buraya normalde bir SEPBD ile önceden bir çalışma alanı belirliyorduk. Ta 2. 3. videoda bahsettik. Ama şu anda zaten siz o dosyadasınız hocam. O yüzden çalışma alanında. O yüzden direkt meyve yazdım. Hocam dikkat edin. Direkt verdi hocam. Biliyor dostlarım biz bunu hocam siz yokken anlatmıştık. Zaten aynı dizinde olduğunuz için benzer bir kelime yazıp taba bastığınızda gerisini tamamlar. Hemen enter'lıyoruz, çalıştırıyoruz. Bakın meyve dosyamız elimize ulaşmış oldu. Şimdi bakıyorum içerisinde 10 tane meyve girmişiz. Tabi bu hocam normal atıyorum bir manavın listesinde bundan belki de 1000 tane vardır. Biz şimdi örnek için küçük bir veri tasarlamak istedik. Evet. Meyve ve sebze var. Şimdi hocam mantığımız şu. Kullanıcı bir veri girecek, bir isim girecek. Girdiği bu isim meyve mi sebze mi check edeceğiz. Eğer değilse de girmiş olduğunuz isim veri tabanı atıyorum kayıtlarımızda bulunamamıştır desin. Öncelikle hocam kullanıcıdan veri alacağız. Doğru mudur? Kullanıcıdan sorgu için veri alma diye. Tamam. Yine bizim bildiğimiz bir fonksiyon var. Bir önceki derste işlediğimiz. Evet. Ama öncelikle bunu neye atayalım hocam? X'e atayalım mı yine? Tamam. X'e atayalım diyelim. Neydi hocam bu? Nereye atacağım? Bir veri alacağım. Hangi fonksiyona veri alıyorduk? Evet. Bu
fonksiyonun adı read. Readline. Readline. Doğru. Mükemmelsin. Oldu. Yavaş yavaş. Şimdi biz buradan kullanıcıdan bir şey alacağız. Burada prompt diyorduk. Ne? Lütfen araştırmak istediğiniz ürün ismini giriniz diyelim hocam. Tamam. Ve buraya 2 nokta üst üste koyalım. Şimdi hocam sizce ben bunun data tipini belli edeyim mi etmeyeyim mi? Bunun data tipini gerek var mı hocam? Hocam hayır. Büyük ihtimalle zaten string alacaktır. Ama ben yine de her ihtimale karşı bunu... Siz yapın hocam. Şuraya bir boşluk bırakalım. String diyelim. Boşluk bırakalım da. Tabii. Şimdi şöyle karakterdi ya. Aynı zamanda da. String'i biz kendimiz söylüyoruz ama nedir bu? Genelde biz karakter diyorduk zaten. Karakter. String diyor. Karakter olarak bunu yazarsanız karakter olarak alacaktır. Tamam. Parantez içinde parantez görüyorum hocam ben onu. Parantez içerisinde parantez olma sebebi s karakter bir fonksiyondur ya hocam. Bu fonksiyonun içerisinde evet o fonksiyonun içerisinde başka bir fonksiyonun parantezi de var. O yüzden 2 tane parantez var. Peki. Bizim fonksiyonumuz x'i ne yapacak? Kontrol edecek. Kontrol edilen bir fonksiyon yazacağız. Hadi gelelim stock control diyelim. Tamam mı? Tamam. Function'ımın ismi stock control olsun. Tamam. Function oluşturacaksam yani fonksiyon oluşturacaksam neydi benim kullanacağım fonksiyonum? Fonksiyon. Biz buna girdi olarak herhangi bir şey yazmaya gerek istiyorsanız x yazabilirsiniz. X yazarsanız x diye bir şey oluşturmanız gerekir ki bu fonksiyon çalışsın. Biz boş bırakalım. Zaten verimiz yukarıda. Var. Şimdi kod yazacağım. Kod yazacağım ara nasıl bildiriyordum? Süslü parantez açıyorum. Şimdi buraya diyorum ki şimdi hocam burayı düşünelim. Kullanıcı bir girdi alıyor. Hı hı. Bu girdinin meyve mi sebze mi olduğunu check edecek. Check. Evet yani check kontrolü nasıl? If ile yapabiliriz. Şunu diyebiliriz. If'i nasıl oluşturuyorduk? If koşulumuz vardı. Koşulumuzdan sonra bir tane de kod yazıyorduk. Kod içinde bunu oluşturuyoruz. Koşulu nedir? Şimdi x girecek. Eğer x meyve dersem anlar mı? Yoksa benim yukarıda meyve diye kaydettiğim yer var ya hocam. Evet. Meyve tablomun içerisindeki meyve de eşitse ya da eşitten ziyade eşit derse çalışmaz. Şu şekilde eğer onun içerisindeyse bu bir meyvedir yazacak. Doğru mudur? Doğru. Çok basit. Benim oluşturduğum dosyamın içerisindeki meyve kolonunun içerisinde x var ise bu bir meyve olacaktır. Ben de aynı o şekilde yazıyorum. Hocam burada öğretmediğimiz, göstermediğimiz bir şey var mı? Hayır. Şu init ta mantıksal kontrol operatörlerinde görmüştük. 4. 3. derste görmüştük. Ne yazacaktı hocam? Print bu bir meyvedir yazacak. Tamam. Onu nokta. Peki diğer koşul ne? Şimdi not yani else. Else if. Çünkü niye hocam? 3 koşullu ya bizimki. Yani biri öyleyse veya öyle değilse demek istiyoruz değil mi hocam? Evet hocam. Tamam. Şimdi yine else if'ten yani ekstra diğer condition, diğer şartım şunu yapıyorum. Yine aynı şekilde açıyorum. Neydi? Şurayı kopyalıyoruz. Ya da yazalım hocam, kopyalamayalım. X bu sefer neyin içindeyse diyelim ki eğer X sebze meyvede meyvede sebze içerisindeyse print yani ne olacaktır? Bu bir sebzedir. Bu bir sebzedir diyecek. Bitti mi? Bitmedi. En son if'i kapatıyorum. Else diğer koşullarda en son hani hiçbiri değilse ne diyecek? O evet ama fark ederseniz else'de bir şey vardı. Hem if'te hem de else if'te hocam bir condition belirlemek için parantez açıyorduk. Ama else neydi sizin söylediğiniz gibi? Diğer kalan koşullarda. O yüzden hocam bir koşul vermemize gerek yok. Diğer bu koşulların dışında kalan tüm koşullar için zaten else'i çalıştıracak. O yüzden direkt süslü parantezimi koyabiliyorum. Burada ne yazacak? Print count farklı bir şey. Print dedik. Kayıtlarımızda girmiş olduğunuz ürün bilgisi yoktur diyelim ve ünlem koyalım mı sonra koyalım. Şimdi hocam ama aynı zamanda x'i soracağı için şu an fark ettiyseniz benim x fonksiyonumun dışında. Yani bu x'i ayrı çalıştırıp sonra böyle yapmaktansa daha profesyonel gözüksün. Buradan keselim. Fonksiyonumun içerisine x'i de ekleyeyim. Ve şimdi hocam buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir soru var mı? Her şey gayet açık. Evet. Mükemmel.
Fonksiyonumu çalıştırıyorum ve hemen bakıyorum bir fonksiyonum oluşturuyor. Benim fonksiyonumun ismi neymiş? Stop kontrol. Şimdi şurada güzel gözüksün diye şurayı kapatıyorum. Bravo. Geldik. Şimdi stop kontrol fonksiyonu. Çalıştırdım. Ama hocam şurayı temizleyelim de daha net görsün arkadaşlar. Peki. Evet. Ne geliyor? Lütfen araştırmak istediğiniz ürün ismini giriniz. Hocam elma mı araştıralım? Elmayı araştıralım. Elma nedir? Bir meyvedir. Basıyoruz. Bu bir meyvedir. Bu bir meyvedir. Kayıtlarımıza bakıyoruz. Elma nerede? Bakın tam da burada. O yüzden elma bir meyvedir diyor. Hemen fonksiyonumuzu bir daha çalıştıralım hocam. Şimdi başka bir şey için bakalım. Bu sefer biber ne diyelim? Hocam. Biberi gördünüz mü? Meyvede var mıydı? Biber diyelim hocam. Çalıştıralım. Bu bir sebzedir. Bu bir sebzedir. Kayıtlarımızda biber nerede? Sebzenin altında. Başka bir şekilde fonksiyonumuzu çalıştıralım. Ne diyelim? Bu sefer çilek diyelim. Çilek diyelim. Bu bir meyvedir diyor. Bakalım doğru mu? Çilek bu bir meyvedir. Doğru. Bakalım bu sefer ne diyelim hocam? Mesela avokado diyelim. Tam bir meyvedir ama kayıtlarda yok. Kayıtlarımızda girmiş olduğumuz ürün bilgisi yoktur. Çünkü neden? Bizim stok bilgimizde avokado ile ilgili bir bilgi yok ve o yüzden ne diyor? Kayıtlarımızda böyle bir şey yoktur. Şimdi buraya gelip kullanıcı mesela bir girin araba. Kayıtlarımıza girmiş yoktur. Bu kadar basit. Ödev başta hocam duyunca atıyorum bir tablo olacak, stok kontrolü yapacağız. Onu yazdığı zaman bu olacak, şunu yazdığı zaman bu olacak diye biraz kompleks geliyor ama hocam ve dostlarım çok basit. Gördüğünüz gibi. Birkaç satırda hallettik aslında. Çünkü hocam şudur. Algoritmik bilgi, algoritmik düşünme. Yapacağım. Ben genelde hocam kodlarımı şöyle yazarım. Diyelim bir algoritma oluşturacaksam öncelikle kağıdımı alırım. Kağıdıma sırasıyla ne olacak? İlk başta şunu yapacağız. Bunu yapınca bu buna bağlı, şuna bağlı diye kağıtta yazarım. Algoritmamı oluştururum. Sonra kod yazmak zaten en kolay kısım. Önemli olan algoritmik olarak bunu düşünebilmek. Düşündükten sonra gerisi çok kolay olacaktır dostlarım sizin için. Böylece de ilk fonksiyonunuzu değil şu an ikinci fonksiyonunuzu da oluşturup hatta fonksiyonu yapıp kullanmayı ve cidden gündelik hayatta da kullanılabilen bir fonksiyon oluşturmayı başardınız. Eğer yapamadıysanız zaten tekrar edeceğiniz için öğreneceksinizdir. Şimdi bu videodan sonra hocam bir ödev daha vereceğiz ama bu sefer ne yapacağız? R'da hesap makinesi yapacağız. Hesap makinesi olacak bir fonksiyon yapacağız. Umarım buraya kadar hiçbir sorun yoktur. Fonksiyonlarla ilgili son ödevimizi de verelim. Dostlarım fonksiyonu artık %100 neredeyse öğrenmiş olun ve orta seviye eğitimlerimize geçmeye hazır olalım diyelim ve hemen başlayalım Ertuğrul Hocam. Bildiğiniz gibi bir ders öncesinde stok kontrolü yapan bir fonksiyon yapmıştık. Şimdiki videomuzda ne yapacağımızı bir video önceden söyledik. Şimdi ise R'da hesap makinesi yapacağız hocam. Hemen geliyoruz. Ödevlerdeyiz. Ödev 2'deyiz. Fonksiyon ödev 2 ve 14. dersimizdeyiz. Şimdi hocam buraya gelmişken şunu anlatalım. Ya bu kadar hızlı mı anlatılır ya da 14 videoda cidden temel öğrenilir mi? Evet öğrenilir. Her şey öğrenilir. Neden? Çünkü dostlarım mantığını anlatıp ve en çok kullanılan şeyleri verdiğimiz için zaten çok güzel bir temeliniz olacak. Orta seviye eğitime geldiğiniz zaman o kadar rahat bir şekilde bu bilgileri daha iyi özümseyeceksiniz ki. Tabii şu var. Tüm her şeyi anlatıyor muyum? Tüm her şeyi anlatamayız. Mesela hocam max var, min var, atıyorum x birden 10'a kadar olan sayıları düşünün. Max x yazdığınız zaman size 10'u verir. Min yazdığınız zaman min parantezi x yazdığınız 1'i verir. Bunu anlatmadık. Neden? Çok basit. Bunu dostlarım ihtiyaç olduğu durumda araştırıp zaten görebilir. Biz temellerini öğrendik. Biz temellerini ve kafa karıştırabilecek olan yerleri daha çok göstermeye çalışıyoruz. Diyerekten basit hesap makinemizi yapalım. Hocam bir hesap makinesi nasıl çalışır özünde? Hocam önce toplama işlemini, çarpma işlemini, çıkarma işlemini ve bölme işlemini yapması gerekiyor. Bu fonksiyonlara sahipse eğer hesap makinesi diyebiliriz. Peki hocam şöyle bir şey yapalım mı biz? Kullanıcıdan 2 sayı alalım. Bir x sayısı, bir y sayısı. Kullanıcı tercihi ve kullanıcıya bir seçenekler sunalım. Kullanıcı eğer toplama yapmak istiyorsa toplamayı seçsin. Yani toplama yapsın, çarpmaysa çarpmaya da diğer işlemi seçsin. Seçmiş olduğu işleme göre de biz o işlemi yapıp sonucunu yazdıralım. Yani bir hesap makinesi yapalım. Fonksiyon bize desin ki önce x'i giriniz, sonra y'yi giriniz. Sonra bunu ne yapmak istiyorsunuz? Bölmek mi istiyorsunuz? Çarpmak mı istiyorsunuz? Kesinlikle. Vesaire. Ondan sonra bize sonucu verin. Hesap makinesini yapmış olalım. Hemen başlayalım. Bu sefer veriyi dışarıya yine ben hep şöyle yapıyorum. İlk veriyi dışarı yani alacağım girdiği dışarıya yazıyorum. Sonra fonksiyonun içerisine alıyorum. Bir tane x değeri alacağım. Şu an hızlıca geçiyorum. X değerini nasıl alacağım? Numerik olarak alacağım. Doğru mudur? Dedik. Neydi fonksiyonumuz? Hemen readline'dı. Readline evet. Buraya bir tane ne yazacağımızı belli etmek için prompt açıyorduk.
X sayınızı giriniz deyip 2 nokta üst üste koydum. Bunu aynısını Y için de yapalım hocam. Hemen hocam geliyoruz. Aşağıya hızlı olsun. Kopyalıyoruz. Dediğiniz gibi daha öncesinden biz algoritmamızı oluşturduk kafamızda. Kesinlikle Şimdi kodları hocam. yazmak aslında çocuk oyuncağı. O yüzden hocam başlarken ne dedim? Hocam hesap makinesi nedir? Siz bana hesap makinesinin mantığını anlattınız. Algoritma bu şekilde çalışıyor. Şimdi o algoritmaya göre tasarlamak, sonra zaten kod kendinden geliyor. O şekilde zaten biz de şimdi kodumuzu yazıyoruz. Şu an X için ve Y için birer tane değer aldık. Şimdi geliyorum. Hesap makinen olsun. Tamam mı? Bu bir fonksiyon yapacağız. Bu şekilde de oluşabilir. Bakın fan derseniz zaten hızlı bir şekilde size bir tane function öğretir. Function gösterir. Hatta for'da da bunu şu şekilde yapabiliyorduk ya. Geliyorduk mesela for yazdık mı direkt böyle bize yapısı çıkıyordu. İsterseniz direkt tekrardan gösterelim dostlarıma. Buraya fan yazıp koyarsanız zaten size fonksiyonun temellerini öğretir. Bir tane isim alır der. Buraya da değişkeninizi yazmanız gerek. Hani dedik ya buraya x ve y değişkeni alabilirsiniz. Mesela biz bunları zaten içeride yazıyoruz. Name'imiz neydi hocam? Basit yok. Hesap makinesi diyelim. Çünkü basit değil cidden hesap makinesi. Hesap makinesi diyelim. Ne diyorduk? Verilerimi. Ben kendi elimle gireceğim. Evet geliyorum. Şimdi şöyle de bir şey yapalım mı? İşlem tercihi diyelim buraya. Tamam mı? Yani kişi bir işlem tercihi yapsın. Bu işlem tercihi read line ile tekrardan alalım. Promptumuzu yazalım ve şunu diyelim. Siz bana ne demiştiniz? Hangi işlemi yapmak istersiniz diye bir soru soralım. Tamam mı? Bunu da aldık. Şimdi bu verilerimizi buraya yazalım hemen zaten. Doğru mudur? Tüm verilerim hazır. Şimdi bunları buradan silebilirim. Şuraya o zaman bir boşlukla buraya bırakalım. Tamam geldik. Şimdi diyelim ki hemen if'imizi oluşturuyoruz. Diyoruz ki işlem tercihi eşit neye? Mesela kişi burada yazı yazacak. Toplama ise burada sorulara gelir. Ya büyük harfle toplama yaptım, küçük harfle toplama yazdım derse arkadaşlar büyük harf küçük harf uyumuna göre de ayarlayabilirsiniz. Hızlı olsun. Direkt küçük harfle toplama yazmış olduğunu düşünelim. Diğer türlü uppercase ya da uppercase olmayan anti uppercase de bunları düzeltebilirsiniz tabii ki. Biz diyelim ki eğer kullanıcı işlem tercihi yani toplama yazdığı toplama istiyor ise ne yapacağız hocam? Print değil mi? Print'te ne yapacağız? X artı Y diyeceğiz. Aynen. X artı Y diyeceğiz. Bu kadar basit. Diğer olasılığımız ne? Else if değil mi? Koşulum değişiyor. Else dersem sadece zaten bütün koşulları belli ettin. Artık kalan koşullarda şunu yap demekti. Ama benim şu an belli etmek istediğim bir koşulum daha var. O yüzden else if kullanıyorum. Parantezimi açıyorum. İşlem tercihi şuraya topluyorum. Kopyalıyorum. Eğer işlem tercihi ne olsun hocam bu sefer? C ile yazalım. Çıkarmaysa gelecek ne yapacak? Şuraya yazmamız daha güzel olacak. Print x eksi y yapacağız. Teşekkürler. Bu kadar basit hocam. Print x eksi yok. X eksi y yapacaktır. Şimdi bitti mi benim koşullarım? Hayır bir koşulum daha var. Hatırlarsanız koşullarda döngülerde şunu söyledik if için. İstiyorsanız 100 tane else if kullanın. 100 koşullu bir şeyiniz olabilir. Yapabilirsiniz. Yazın. Biz de yazıyoruz. Else if dedik. Parantezimizi açtık. Yapıştırdık. Bu sefer işlem tercihi C ile çarpma olursa ne yapacağız dedik hocam? X çarpı y. Print. Peki x çarpı y kullanıcılar acaba hatırlar mı? Bence hatırlarlar hocam. X çarpı y diyelim. Peki hocam şöyle diyelim mi? Üst almayı da hesap makinemize ekleyelim mi? Ekleyelim dostlarımız için. Peki şöyle gelelim. Bu sefer devam ediyorum bitmedi. Daha bölme işlemim var doğru mu? Else if diyorum. Açıyorum. Yapıştırıyorum. O ile yapalım. Bölme ise ne yapıyoruz? Print x'i mi y'yi mi x'i y'ye bölelim mi? Y'yi x'e. Yani sizde kalmış hangisini istiyorsunuz? X bölü y. Tamam x bölü y diyelim. Bitti mi koşulum? Bitmedi. Şimdi toplama çıkarma, bölme çarpma. Bir de ne demiştik hocam? Bir de üst alalım. Doğru mudur? Else if diyelim. Koşulumuzu belirleyelim. Üst alma. Şöyle diyelim hocam. Tamam yazalım. Üst alma diyelim. Eğer kişi bunu seçerse ne yapacağız?
X mi üssü olsun, Y mi üssü olsun hocam? Siz tercih edin. X üzeri Y olsun. Tamam, ne diyelim? X 2 tane çarpma işareti Y. Yani 2 tane yıldız. Bu şekilde yaparsak zaten ne olacaktı? Boşlukları yani bir gereksinim olmaz gerek ama diyelim yani anti durumlarda, diğer tüm koşullarda ne yapsın? İşleminiz hatalıdır. Şöyle diyelim. Print diyeceğiz tabii ki. Çünkü ne yapacağını söylememiz gerekiyor. Print. Ne yapacak printteki? Seçiminizi evet, bir de yazabilirsen seçiminizi gerçekleştiremiyoruz diyelim. Biraz yanlış yazdık ama olsun, önemli değil. Seçiminizi gerçekleştiremiyoruz deyip ünlem verelim. Bitti. Var mı hocam şu an bir eksik? Bakıyorum. Bir eksik yok. Denemeden o zaman bir deneyeceğiz hocam. Bakın çok uzun mu? Hayır. Hesap makinesi bu kadar kolay ama çalışacak mı? Çalıştır. Sağ tarafta environment'ta hesap makinesi şu an aktif. Hadi bir de hesap makinesini kullanalım. Önce bir tabii. Bir fonksiyonu olduğu için hesap makinemizi başlatıyoruz. Şurayı hemen temizleyeyim ki net bir şekilde görelim. Şimdi bir hesap makinemi hocam çalıştırdım hocam. Evet. Şimdi şurayı açalım. İlk sayımızı girelim. Hocam ne girelim? 5 diyelim hocam. 5. Ne geldi? Y sayısını girelim. 4 diyelim hocam. 4 diyelim. Hangi işlemi yapmak istersiniz? Tabii toplama diyelim hocam. Çünkü sıraya göre gidelim. Tamam hocam. Toplama dedik. Cevap 9 oldu belki. 9 oldu dostlarım. Çünkü toplama işlemini yaptı. Şimdi diyelim ki tamam, şimdi ben bunu başka bir işlem yapmak istiyorum. Hadi üst almayı ekleyelim. Zaten toplamada yaptıysa hepsini yapacaktır da. Çalıştıralım. İlk sayımız bu sefer hocam 6 olsun. 8 olsun. İşlem ne diyelim? Üst alma diyelim. Çalıştıralım. Bayağı büyük bir şey. Bu kadar basit bir şekilde dostlarım. Fonksiyonun mantığını öğrenerekten kendinize bir hesap makinesi yapabilirsiniz. Bu sadece şöyle de olabilir. Bir sürü veri alırsınız. Eğer ders notu 50'nin üzerindeyse şu olsun, 50'nin altındaysa şu olsun, 50'ye eşittir şu olsun, 50 ile 60 arasındaysa harf notu şudur. Her şeyi artık yapabilirsiniz. Çünkü niye? Iflasla mümkün aslında. İflastan ziyade hocam artık dostlarım fonksiyon yazmayı biliyorlar. Artık siz R'da her şeyi yapabilirsiniz. Çok mu zor geliyor bir şey size? Kendi kolayınızı bulun, kendi fonksiyonunuzu oluşturun, kendiniz yapın. Aslında programlamanın çoğunun değil de aslında orta seviyeye kadar gelecek olan kısmını öğrendiler. Hocam hatta bu fonksiyonu iyi anlarsa benim dostlarım büyük ihtimalle hocam çok iyi yerlere geleceklerdir. Şimdi hocam bu bizim eğitim setimizin son videosuydu. Başlangıç seviyesi için. Eğer buraya kadar hiç sıkıntınız yoksa, arada birkaç videoda birkaç konuda sıkıntı olabilir, daha detay öğrenmek isterseniz gibi şeylerde bize yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Biz sizin için çok daha detaylı bir şekilde videolar oluşturabiliriz. Ama bana lütfen güvenin, başlangıç için çok güzel bir başlangıç. Şu an orta seviyeye çok hazırsınız. Eğer hakkıyla çalıştıysanız, ödevleri cidden ilk başta kendiniz deneyip sonradan hatalarınızı da düzeltip sonradan %100 başarıyla bitirdiyseniz şu an orta seviye hazırsınız. Orta seviye eğitimlerimiz de yakında gelecektir. Hatta belki de şu an videoyu yüklemiş de olabiliriz. Ne videosuyla başlayacağız? Hatırlarsınız bir ara o G-sub ile santimi biz almamız, ayıklamamız gerekiyordu. Bu bir string manipülasyonuydu. Ama ben dostlarıma ne dedim? Başlangıç seviyesi için karışık olabilir, kafanız karışabilir diye anlatmıyorum. Nerede başlıyoruz? String manipülasyonuna der. Yani harflerle oynamaya der. Her şeyi orta seviyemizin ilk videosunda dostlarımızla paylaşmış olacağız diyerekten İnşallah. Şu ana kadar buraya gelen tüm dostlarımı tebrik ediyorum. Orta seviye eğitimlerimizde görüşmek üzere diyelim hocam. Kendinize iyi bakın.